Herkese merhaba dostlar. Nasılsınız? Ben bomba gibi geldim bu videoya. Niye bomba gibi geldim? Niye enerjik geldim? Çünkü 3-4 saat boyunca size LGS matematiği tümüyle anlatacağım hocam. LGS matematikteki önemli konuları, pratik noktaları ve bilmeniz gereken her şey bu videoda mevcut hocam. Yeni nesil soruları koymaya çalıştım. Çünkü LGS yeni nesil sorulardan geliyor, tamam mı? 10 numara size sorular ve konu özeti hazırladım hocam. Uyarı yapayım. Sakın bu videoyu tek partta izlemeye çalışmayın. Önerim size 1.5x'e ya da 2x almanızdır. Hızlı bir şekilde bitirmeniz için. Çünkü 4 saat çok uzun bir süre ya da 3 saat ne kadar olacağını tahmin edemiyorum şu an. Ama sizin çok vaktinizi almak istemiyorum. Dediğim gibi sakın bu videoyu tek seferde izlemeye çalışma hocam. Sadece son gün ya da sondan bir önceki gündeysen LGS'nin anca o zaman izle, tamam mı? Kendini yorma. Çayını kahveni al. Çikolatalını mikotanı her şeyini al. Gel hocam izle bu videoyu. Hazırsanız ben videoma ve soru çözümüme geçiyorum hocam. Evet, bu uzun süreçte ilk konumuz bir pozitif tam sayının pozitif çarpanları. İlk konumuz buydu hocam. Gel ilk konumuzda bu uzun serüvene başlayalım. Sen ne anlatıyorsun be abla, gözünü seveyim be abi. Böyle mi olduk abi şimdi ya? Ne diyor? Her pozitif tam sayı iki pozitif tam sayının çarpımı olarak yazılacakmış. Allah Allah. Ciddi misin oğlum? Bu iki pozitif tam sayıdan her birine o sayının çarpanı böleni deniliyor hocam. Bak ne diyor? 36'yı neye yapmış? 1 çarpı 36, 2 çarpı 18, 3 çarpı 12, 4 çarpı 9, 6 çarpı 6 yazmış. Pozitif bölenlerini, pozitif tam sayının pozitif çarpanlarını bulmuş hocam. Mesela biz 24 üzerinden yapalım hemen. Gel bakalım 1 çarpı 24. Aynı şekilde gidiyorum bak. Sıkıntı yok. 2 çarpı 12, 3 çarpı 8. Geldim buraya 4 çarpı 6. Farkında mısın bak, tekrar edecek 6 çarpı 4. Sonrasında işte yine aynı şekilde 8 çarpı 3 diye gidecek. Yani bunun pozitif tam çarpanları buymuş hocam. Ne yapıyorsun? Teker teker yazıyorsun. Pozitif bölenlerini bu şekilde buluyorduk. Hatırlatmamızı yaptık. Bundan sonra neyi bilmemiz lazımdı? Asal sayıları hocam. Bak buraya ne yapmışız? 1'den 100'e kadar olan asal sayıları koymuşum hocam. Bir tekrar et bak, 2, 3, 5, 7 bizim en çok kullandığımız bunlardı. Ne diyor? Asal sayıyı bir tanıyalım. 1 ve kendisinden başka böleni olmayan birden büyük doğal sayılara asal sayı deniyordu. Bak unutma, 1 asal sayı değildi hocam. 2, 3, 5, 7 bunlar asal sayıydı. Tamam mı? Asal sayılarda bir de en bilinmesi gereken konu neydi hocam? Asal çarpanlara ayırmaydı. Nasıl yapıyorduk? Örneğin 180'i vermiş burada. 180'e 2 yapıyorduk 90, 2 yapıyorduk 45, 3 yapıyorduk 15. Bu şekilde bölüyorduk değil mi? 180, 2 yaptım 90 bak, 2 yaptım 45. Bunu buna bölüyordum. Tamam, sıkıntı yok. Gel biz de farklı bir sayı üzerinden yapalım. Örneğin 72. 2'ye böldüm hocam 36. 2'ye böldüm hocam 18. 2'ye böldüm 9. 3'e böldüm 3. 3'e böldüm 1. Ben 72'yi nasıl yazıyordum? Hemen hatırlayalım. 2 üzeri 3 çarpı 3 üzeri 2 şeklinde ifade edebiliyordum. Bunu da hatırladıktan sonra hemen örnek şeylerle devam edelim. Pozitif tam sayı çarpanlarını bulunuz diyor. Hemen bulalım. Bak 12'nin hemen bulayım hocam. 12 geldim yazıyorum. 1 çarpı 12. 2 çarpı neydi? 6. 3 çarpı 4. Bak farkında mısın? 4 çarpı bir şey. O zaman bitirdin. Yani bunun kaç tane pozitif böleni varmış hocam? 6 tane. Geldim 42'ye. Yazıyorum. Üşenmeden yazıyorum. 2 çarpı 21. 3 var mı hocam? Evet var. 3 çarpı 14. 4 var mı hocam? Yok. 5 var mı? Yok. 6. Bak 6 kere 7. 42 idi. Farkında mısın? 7'ye geçeceğim. Yine 6 gelecek. Tekrar edecek. Bunun da kaç tane varmış? 8 tane pozitif tam sayı çarpanı varmış hocam. Bak 72'yi biz yukarıda yapmıştık ama yine de yapalım. 1 çarpı 72. Bak bunun bir sürü var. 2 çarpı 36. 3 çarpı ne geldi? 30 desek olmaz. 20 desek 24. Evet. 4 çarpı neydi hocam? 72 hemen 4'e böl. 18 mi etti? Evet. 5 olur mu? Olmaz. 6 olur. 6 ile 12. 7 olur mu hocam? Olmaz. 8 bak, 8 çarpı 9. Farkında mısın? Şimdi 9 çarpı 8 yazacağım. O zaman başa döndü hocam. Bak 6 burada var. 6 burada var. 12 tane pozitif
çarpanı var. Hemen sizin zamanınızı almak istemiyorum. Hızlı bir şekilde geçmek istiyorum. Zamanınız kısıtlı. Bu videoyu ne zaman izliyorsunuz bilmiyorum ama çok kısıtlı bir zamanınız var. Hemen bizim 8. sınıf konularını, LGS konularını bitirmemiz lazım hocam. Gel. Etkinlikte ne diyor? Kenar uzunlukları santimetre cinsinden tam sayı ve alanı 56 metrekare olan dikdörtgenin kısa kenar uzunluğunun santimetre cinsinden alabilecek kaç farklı değer var? Bak geldim. Hemen yapıyorum. Kısa kenar burası olsun. Uzun kenar da burası olsun. 56'ymış. Yani bana diyor ki pozitif çarpanlarını bul. Kaç tane farklı değer alabilir diye. Bak diyor. 1 çarpı 56. Bak 1 olabilir. Doğru muyum? Cepte. 2 çarpı 28 olabilir. 2'yi aldım mı? Aldım hocam. 3'e bölünüyor mu? Bölünmüyor. Ne yapıyorduk? 5 6 topladık. 11. 3'e bölünmediği için alamıyordum. Geldim 4 var mı hocam? 4 tabii ki var. 40 artı 16 idi. Yani bu 4 çarpı ne hocam? 14. 5 var mı? Yok. 6 var mı? Bakıyorum yok. 7 var mı? 7 çarpı 8. 7'den sonra bak 8'e geçeceğim. Yani bunun kaç tane kısa kenar olabiliyormuş? 4 tane hocam. Bilmediğim şey yok. Lanet olsun bu kafaya ya. Hemen diğer sorumuza geçelim hocam. Soru işareti gösteren yere hangi sayı gelebilir diyor. Bak 2'ye bölmüş 45. Değil mi? 3 ile 5 bak çarp 15. Buraya ne geldi? 3. Soru işaretimiz 3 oldu hocam. Kısa bir soruydu. Hızlı geçelim. Ne diyor? Asal çarpanları 2, 3 ve 5 olan en büyük iki basamaklı sayıyı bulun diyor. Hemen sizle beraber yapalım. En büyük iki basamaklı sayı ne olabilir? Mesela 5 ile 3'ü al. Bak bunlar var. 5'ten 2 tane aldım 25. Değil mi? 25 ile 3'ü çarpayım 75. Bak 75'i buldum. 5 ile 2'yi aldım 10. Değil mi? 10 ile 3'ü çarptım 30. Bir daha 3'e çarptım 90. Bak 90 en büyük sayım benim. Daha fazlasını üretemem hocam. Ya da şöyle yapalım. 75 aynen 90. 90'dan fazla üretemem. En küçük 3 basamaklı sayıyı bul diyor. Şimdi 5, 3, 2'yi çarptım ne oldu? 30. 30'u 5 ile çarparsam 150 eder. 32 ile çarptım. Bir daha 2 ile çarptım. 120'yi buldum. Ama doğru mu diye bir daha kontrol edesim var benim. 15 bak 5 ile 3'ü çarp. 15'i buldum. 5 buna ne yaparsın? 3 ile çarparsın. 45. Bir daha 3 ile çarp hocam. Ne oldu? 120, 135 bak. Olmadı. Daha farklı şeyler deneyelim. 2 ile 3 çarptım 6. Değil mi? Bir daha 3 ile çarptım 18. Bir daha çarptım 54. 2 ile çarptım 108. Yani benim en küçüğüm 108'miş. Daha küçüğünü bulamam hocam. Bunu da bu şekilde deneyerek yapıyoruz. Hemen diğer sorumuza geçelim. Ne diyor? Yukarıdaki tahtada yazılı sayılardan hangisinin asal çarpanlarının sayısı diğerlerinden fazladır? Asal çarpanları diyor. Geldim. Hemen ne yapıyorduk? 30'u 2'ye böldüm 15. 2'ye bölemem. 3'e böldüm 5. 5'e böldüm 1. Asal çarpanlarının sayısı diyor. Bak asal çarpanlarının sayısı. Bunun 3 tane var. 48'e geldim hocam. 2 yaptım 24. 2 yaptım 12. 2 yaptım 6. 2 yaptım 3. 3 yaptım 1. Bak bunun 2 tane var. 243'e geldim hocam. 243. Bu 3'e bölünüyor mu? Evet 81. 3'e böldüm. Ne oldu? 27. Pardon 27. Şunu 3'e böldüm. Bir daha 3'e böldüm hocam. 9. 3. Karıştırdım ama sıkıntı yok. Şunu 3 yapacaktık. Şu 81. 3 yaptım 27. 3 yaptım 9. 3 yaptım 1. Bu full 3 oldu. O zaman bu bir tane var. 64'e geldim. 64 neydi? 8 çarpı 8. Yani bu da full 2'den oluşur. Bunda bir tane var. Hocam 30'muş cevabı. İşaretledim. Arkama bile bakmadım. Yapıştır geç. Hızlan. Hızlan. LGS'yi bitirmemiz lazım. Aşağıda birim kareli, bir karelik zeminlerden fasafiso geç hocam. Örneğin diyor ki 12 tane yapışkan kağıt bu şekilde oluşturuyormuş. Yani neymiş? Yine pozitifle alakalı, pozitif bölenle alakalı bir şey. Anladım. Hemen geçiyorum soruma. 30 tane yapışkan varsa kaç farklı dikdörtgen elde edilebilirmiş? 30'a geldim. 1 çarpı 30'u elde edebilir miyim? Bak 30 tane birim var mı? Hayır. 2 çarpı 15'lik. 15'lik var mı? 2, 4, 6, 8, 10. Yok. 3 çarpı 10'luk var mı hocam? Var. Evet 10 tane var. 3 tane olabilir. Geldim aldım. 4'e geldim var mı? Yok. 5 çarpı 6'lık var mı hocam? 5, 6 var. İşaretledim. 6 çarpı 5'lik var mı hocam? Farklı olur mu? 5, 6, 6, 5 olmadı. 2'yi işaretledim. Arkama bile bakmadan geçtim hocam. Hızlan, hızlan. Daha hızlı ilerlememiz lazım. Bak hemen bir konuyu bitirdim bile. Pozitif çarpanlar, asallar bunları bitirdin hocam. Gel EBOB'a gelelim. En sıkıntılı, en leş konu. Hadi teker teker okuyalım. En büyük ortak bölen de hocam EBOB. 18'in bölenleri bak 1, 2, 3, 6, 9, 18. 24'ün bölenlerini yazmışız. Ne diyor? Bu bölenlerin en büyüğü 6. Bak 18 ile 24'ün arasında en büyük bölenler ne? 6. O zaman EBOB'um hocam 6'ymış. Bak burada ne yapmışız? 18, 24. İkisini de 2 bölüyor demişiz. Sonra bak
Bunu 2'ye bölmeye devam ettim. Bunu sabit bıraktım. 2 2 bak ikisi eninde sonunda 3'e bölündü. 2 ile 3'ü çarptım. EBOB'unu buldum. EBOB. Tamam, EBOB buydu. Kısaca hatırladık mı? Hatırladık hocam, sıkıntı yok. EKOK'a geç. Tamam, geçtim EKOK'a. EKOK neydi? En küçük ortak kat. Mesela 2 ile 3 yaptım. En küçük ortak kat ne? 6. Farkında mısın? 3 4 4 5 bunların EKOK'ları neydi? İkisinin çarpımıydı. Yani ard arda tam sayılar olursa, doğal sayılar olursa ne yapıyordum? İkisini çarpıyordum. Ekok'um benim oydu. Haydi. 3 evetle uğurladık onu o tarafa. Ne diyor? İki sayının ekoku aşağıdakilerden hangisi bulunabilir diyor. Bak bu şekilde bulunuyormuş. 6 8. Ekoku neydi? En küçük ortak katı yani. Bunlar neyde birleşir hocam? 24'te birleşir. Bak bunu 4 ile çarptım. Bunu 3 ile çarptım. 24'te birleşti hocam. Gel. Diğer sorumuza geçelim. Ya da konu anlatımımıza geçelim. Ne diyor? 16'nın bölenleri yazdım. 1 böler mi böler? 2, 3, 4 böldü. 5, 6, 8 böldü. 16 böldü. 24'ün bölenleri ne? 1, 2, 3 var, 4 var, 6 var, 8 var, 12 var, 24 var. EBOB'unu soruyor. EBOB'u neydi? En büyük ortak bölendi. Bak ikisinde de olan ne var? 8 var mı? 8 var. Bak 8'i yapıştırdım, geçtim. 12 ile 30 diyor. 2'ye bölerim bak 6, 15. 3'e bölerim. Bunu 3'e bölersem ne olur hocam? 2. Bunu 3'e bölersem 5. Daha bölebilir miyim? Hayır. O zaman 6'ymış EBOB'um. Yapıştırdım, geçtim. Arkama bile bakmıyorum. Çok hızlı olmam lazım. LGS'yi bitirmem lazım. İçinden geçmem lazım hocam. Kusura bakma, içinden geçmem lazım dedim ama harbiden bunun içinden geçmek lazım hocam. Gel hadi diğer sorumuzla devam edelim. EBOB'unu bul diyor. EBOB'u nasıl buluyordum? Bak 2'ye böldüm. 60. Bu ne oldu? 81. 3'e bölünür mü? Bölünür. 3, 20, 27. Bu da neye bölünür ortak bir şekilde düşünüyorum. 2'ye bölünür mü? 3'e hayır. 9 hayır. O zaman bunun EBOB'u neymiş hocam? 6'ymış. Yapıştırdım, geçtim hocam. Teker teker yap diyor. Tamam mı? EBOB'unu bul diyor. Bak farkında mısın? Artık hızlı olalım. 10 çarpı 6 idi. 10 çarpı 10'du. Değil mi? Bak bu iki çarpanı buraya attım. 20 çarpı 3. 20 çarpı 5. Farkında mısın? İkisinin de en büyük ortak böleni 20. Yapıştırdım, geçtim. Teker teker yazmaya uğraşmıyorum hocam. EBOB'a geldim. Bak aynı taktiği uyguladım. 49 çarpı 2. Buraya geldim. 2 çarpı 70. Buradan buraya dağıtabilir miyim? 7 var. Evet. 7 çarpı 7 de 7 çarpı 14 olarak yazdım. 7 ile bak onu buraya attım. 20 çarpı ne yaptım? Dur. Şöyle yapalım. Bekle. Buraya 10 tam 7 çarpı 20 yaptık. Değil mi? Şu an en büyük ortak böleni ne bunların? Dur şuraya bir 2 atayım. Tamam mı? 2 attım buraya. 14, 7. Buraya 2 atayım. 10'a 14. Değil mi? 14'ler bak en büyük ortak bölenmiş. Buldum, geçtim. Şamarlıyorum soruları. Sıkıntı yok. Gel bak ne diyor burada. Buna göre bir parçanın uzunluğu en fazla kaç santimetre? Soruyu okuyalım. 60 santime 96 santim uzunluğunda 2 tane tahta çubuğumuz varmış. Hiç artmayacak şekilde eşit uzunlukta parçalara ayrılacakmış. Bak taktiğe bak. Şimdi 6'ya bölünüyor mu bunlar? Evet bölünüyor bak. Bunu 10 tane parça ayırsam 6'dan 6 parçalık. Geldim bunu. Bu ne oldu? Bak şuraya gel. 6 çarpı 10 yaptım. 6 çarpı 16 yaptım. Bak hala farkında mısın? Bunu 2'ye bölebilirim. 2'yi buraya attım. 12 çarpı 5. Bak bunu da 2'ye bölebilirim. 2'yi buraya attım. 12 çarpı 8. Daha 2'ye bölebiliyor muyum? Bak şunlara bak. Hayır. Demek ki benim en uzun santim 12 santim olabilirmiş. İstersen 60, 96 yapıp 2, 30, 48, 2, 15, 24, 3'e böldüm. Ne oldu? 5, 12. Daha var mı? Yok. 3, 6 ile çarptım. 6 çarpı 12'den 12'yi buldum. İstersen bu şekilde de bul. Geç hocam. Acele etmemiz lazım. Acele. Ne diyor? 42 metre 70 metre dikdörtgen verilmiş. Köşelerine de dikilmek şartıyla eşit aralıklarda fidan dikilecekmiş. Diyor ki en fazla kaç tane fidan dikilir? Hemen EBOB'unu buluyorum. 42 70 yazdım. 2 dedim 21. Bunu 2'ye bölünce 35 etti. Hocam daha ne yapabilirim ben buradan? Bakıyorum. 7'ye bölebilirim. Evet 7'ye böldüm. Geldim burası 3. Burası 5. Daha bölebiliyor muyum? Hayır hocam. 14'müş demek ki. Bak 14 ayırdım. Tamam mı? 1, 2, 3, 4, 5. 14 ayırdım. Buraya 4 tane diktim. 14 ayırayım. Bak buraya da 1, 2, 3, 4. 14 çarpı 4 olur mu? Hayır. O zaman bir tanesini sileceğim. Geri geleyim hemen bir tane. Geldim. 3 parçaya ayırdım. Bak şimdi gel şöyle yapalım hadi seninle. Şu şekilde çizgi uzatalım. Bunu da uzattım. Bunu buraya uzattım. Bunu buraya uzattım. Bunu da buraya. Bunu da buraya.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 12, 18, 24. 24'ümü buldum, yapıştırdım. Arkama bile bakmadan fidan sayısını buldum. Geçtim hocam. Ne diyor? 12 ve 16 sayıların iki basamaklı bak. En küçük ortak. Geldik EKOK'a. EKOK'un alıştırmalarını yapıyoruz demek ki. 12'nin katları 12, 24, 36, 48. 16'nın katları 16, 32, 48. Bak 48 buldum. İkisi de ortakmış. Yapıştırdım. Geçtim. Ne diyor? EKOK'unu bul diyor. Bir de bunu nasıl yapıyorduk? Şimdi 2'ye böldüm 6. 2'ye böldüm. Ne var burada hocam? 9. 3'e böldüm 2. 3'e böldüm. Bu da 3 etti. Daha bölebiliyor muyum hocam? 2'ye böldüm. Bu gitti. 1 oldu. 3 oldu. 3'e böldüm 1. Ne var hocam? EKOK'u neymiş bunun? 3, 6, 18, 36'ymış. Evet 36'ymış. Bu şekilde buluyorduk. Hepsini çarpıyorduk hocam. Çarptım 36'mı buldum. Ya da sen pratik olarak bunun 2 katı 36, bunun 3 katı 36 deyip EKOK'unu bulursun. En küçük ortak katı da bulursun hocam. EKOK'unu bul diyor. Gel. Farkında mısın? Bak bunu 5 ile çarp. Çünkü sıfırla o olabilir. Geldim 300, 320. Bunu da 8 ile çarptım. O zaman bizim EKOK'umuz 320. İstersen şu şekilde de bulabilirsin. 40, 64 yazdım. Geldim 2'ye böldüm 20, 32, 2'ye böldüm 10, 16, 2'ye böldüm 5, 8, 5'e böldüm 8'e böldüm 40, 80, 160, 320. Hop doğruymuş. Geçtim. EKOK'u nasıl buluyorduk? Bu şekilde buluyorduk. 36 ile 42 diyor. Hemen ne yapıyoruz hocam? 36, 42. Onu yaptığı gibi yapma. 2, 18, 21. 3'e böldüm. 3'e bölersem 6 olur. Bu da 7 olur. 6, 7 yaptım hocam. Tamam mı? 6, 7 yaptım. Ne oldu? 42. 42 çarpı 3 neydi? 120, 126. 2 ile çarptım. Ne oldu? 252 herhalde. Evet 252'yi buldum, yapıştırdım, geçtim. Hemen diğer soruma geçeyim hocam. Biri 9, diğeri 12 dakikada bir çalan zil varmış. 12.30'da aynı anda çaldıktan sonra en erken saat kaçta bir daha tekrar çalar diyor. 9 ile 12'nin en küçük katını bulacağım. Bak 24 yaptım. 2 kat olmadı. 36 yapayım hocam. 36 olur mu hemen düşünüyorum. 4 ile çarparım 36. Yani bu 4, bunu da 3 ile çarptım. Ne olur? 36 dakika sonra 12.30'du. 12.30'da 36 dakika ekledim. 13.06 oldu. Benim en son çalacak saatim bu hocam. Geçtim diğer soruma. Hızlanmamız lazım. LGS'yi bitiriyoruz. Tamam hadi 10 numara motivasyonlar yerinde. Ne diyor? 90 adet kurabiyeye en az kaç adet kurabiye eklenirse bu kurabiye 6'şarlı ve 8'erli paketlemeye uygun olur diyor. Bak 6 ve 8. Şimdi geldim. Bu 60 olsa tamam mı? 90'dan bir tık fazla diyor değil mi? 8'in 12 katı ne hocam? Geldim 96 değil mi? 6'ya geldim. 6'nın 16 katı da 96 eder. Yani benim 96 uygun sayım diyorum. Birinin 16 katı, birinin 12 katı 96 benim uygun sayıymış. Cevabım 96. İşaretledim şıklarda bulursam geçiyorum. Tamam mı? İki sayının ne diyor? İki doğal sayının EBOB'u 8, EKOK'u da 160'mış. Biri sayılardan biri 40 ise diğeri kaçtır diyor. 40, EBOB'u 8. Tamam mı? En büyük ortak bölümü 8. Mesela 6 desem diğer sayıma 8 desem ne olur? Bunların en küçük ortak katı 40 olur. Bak farkında mısın? O zaman 16 diyeyim ben. 16 dersem ne olur hocam? Bak bunu 5 ile çarparım 80. En küçük ortak katım 80 olur. Bunu hocam 32 yapayım o zaman ben. 32'yi 5 ile çarparım 160. 40'ı 4 ile çarparım 160. Yani EKOK'u 160. Doğru. EBOB'u 8 mi? Bak bunu 8'e böldüm 5 kaldı. Bunu 8'e böldüm 4 kaldı. Daha ortak bir şekilde bölünüyor mu? Hayır hocam. EBOB'u da 8. O zaman benim diğer sayım neymiş? 32'yi buldum. Yapıştırdım hocam. Arkama bile bakmıyorum. Tamam. Gel. Ne diyor? Yukarıda üstü ifadelerden çarpımı verilmiş A ve B sayılarının en küçük ortak katı kaçtır diyor. İkisinde de olan bak 5 ile 7 olacak. 3 üzeri 2'yi alacağım. 2 üzeri 2'yi alacağım. Neydi? Üst tabanlar eşit olunca yüksek olanı alıyorduk değil mi? En küçük ortak katını bulmak istiyorsam 2 üzeri 2'yi aldım. Çarpı 3 üzeri 2'yi aldım. 5'i aldım. 7'yi aldım. 35 çarpı 9 çarpı 4. Bununla bunu çarptım. Ne diyor? 120, 140, 90'la da çarparsam 1260'ı bulur. Şamarlarım soruyu. Tepe taklak ettim soruyu. Geçtim hocam. Ne diyor? Geldik diğer sorumuza. Hemen ana ekranımı bir kontrol ediyorum. Doğru bir şekilde ilerliyor muyum diye. Evet doğru bir şekilde ilerliyorum. Geçtim soruma. Aşağıda verilen uzunluğu 108 santim, 144 santimlik iki tane çubuğumuz var diyor. Buna diyor ki
kenar uzunlukları santimetre cinsinden birer tam sayı olan kareler oluşturulacakmış. Buna göre karelerden birinin bir kenar uzunluğu en fazla kaç santim olur diyor. Biz bak en fazla kaç santim diyor. Kareler oluşturacağım. Bunların en büyük olmasını istiyorum değil mi? O zaman benim parçalarım en büyük olacak hocam. Hemen ne yaparsın? En büyük ortak bölenini bulursun. Tamam mı? Bu şekilde yaparsın. 2 yaptım. 54. Bu ne yaptı? 72 mi? Evet. Daha 2'ye bölebilir miyim? Evet. 27. Bu ne oldu? 36 hocam. 3'e böldüm 9. Bu da 12 oldu. 3'e böldüm 3. 4 oldu. Tamam. EBO bunu istiyordu. Zaten daha aynı şeye bölemiyorum. 3 çarptım 9, 18, 36. 36'lık yapıyormuşuz değil mi? Bir dakika. Niye böyle oldu? Evet 36. Bak 36. Karelerinden birinin bir kenar uzunluğu en fazla kaç santimetre olur diyor. Karelerden birinin bir kenar uzunluğu en fazla kaç santim olur diyor. Biz neyi bulduk? 36'yı bak. 36 çarpı 3'tü bu. Bu da 36 çarpı 4. Tamam sıkıntı yok. Tamam. Her şey doğal. En fazla kenar uzunluğu karelerden birinin bir kenar uzunluğu. 36 hocam. Sıkıntı yok. 36 etmemiz. Ya hocam 36 ama tamam bir dakika. 36 elde ettim ama şimdi 12 olursa 12 6 bak 12'ye çeviriyorum. 12 olursa buraya 3 çarpanı geçti. 12 elde ettim. Bak 18. Oldu mu? Olmadı. 18'i 4'e böl. Ha kare çıkmaz. O zaman nasıl ilerleyeceğim? 9'u deniyorum. Bak 36 çarpı 3'tü ya. 9 yapmak için ben buraya 4 çarpı yapmam lazım. 9 çarpı 12. Geldim. Diğeri neydi hocam? 36 çarpı 9. 9. Bunu nasıl yazarım? 9 çarpı 4 çarpını buraya geldi. 16. 28. 4'e bölünüyor mu? Bölünüyor. O zaman bak kareler oluşturacak diyordu ya. Burada şimdi ilk başta yaptığımız şekilde 3, 4 buradan 7 tane parçamız vardı. 7 tane parçayla biz kare oluşturabilir miyiz? 2 tane oluşturamayız. O yüzden bu soru böyleymiş. Ben de unutmuşum. Kusura bakmayın. Evet geldik. Önemli bir konu daha. LGS bu konuyu seviyor hocam. Aralarında asalları bilmen lazım. Gel hemen inceleyelim. Örneğin 9'un tam böleni 1, 3, 9 falan filan diyor. Ben sana asal sayıları öğreneceğim bir şekilde anlatayım. 1, 2, 2, 3, 3, 4 ardışık olanlar hocam asaldı cepte. Kendisinden başka 1'e bölünmeyecekti. Mesela 2, 4 dedin 2'ye bölündü geç olmadı. 3, 5 dedin bak sadece 1'e bölünüyor. 3'e ya da 5'e bölünmüyor tamam mı? 2'ye bölünmüyor. Sadece 1'e bölünecek tamam mı? Sadece 1'e bölünecek hocam. Tamam bunda da sıkıntı yok. Ve şunu unutmaman lazım. Atıyorum 2 tane sayının aralarında asal olabilmesi için hocam ne olması lazım? Yani şu olması lazım değil. İkisi de asal olacak diye bir kural yok tamam mı? Mesela 3 ve ne diyelim 8. Bak bu asal bir sayı değil ama bunlar aralarında sayı asal. Neden? Çünkü 1'e bölünüyor ikisi de. 2'ye bölünmüyor, 3'e bölünmüyor. Sadece 1'e bölünüyor tamam mı? Geldim. Şimdi ne diyor bize? Şunlardan diyor hangisi aralarında asal diyor. 24 ile 25 ne demiştim? Ardışık olanlar asaldı. Geç. Şimdi bak 39 ile 48 bu 3'e bölündü. Ne oldu? 3 çarpı 16 mı? Aynen. 3 çarpı 13. Bunu geç o zaman. 9 ile 14 bakıyorum. 9 3'e bölünüyor. 14 3'e bölünüyor mu? Bölünmüyor. O zaman bunu da aldım. 64 ile 125. Bak 7 8. Bu 3'e bölünmüyor hocam. Tamam. O zaman ne yaparım? Bak bunun çarpanlarını bulayım hemen. Pardon şuradan hemen şuna geçelim. Çarpanlarım ne? 8 çarpı 8. Bunun çarpanları ne? 5'li bir şey değil mi? 5 çarpı 5 çarpı 5. Eşit olabilir mi? Bunlar hani 2'de falan birleşemez. Böleni yok. O zaman bunlar ne hocam? Aralarında asal. Bunu da işaretledim. Geçtim hocam. Sıkıntı yok. Güzel bir şekilde ilerliyoruz. Sen şamarlıyorsun soruları hissediyorum. Aralarında asal iki sayının EBOB'u ve EKOK'unun toplamı 121'miş. Sayılardan biri 15 olduğuna göre diğeri kaçtır diyor hocam. 15. Şimdi bunun EKOK'u ne olacak hocam? 121. Bak bu güzel. Tamam. Şöyle yapalım. EBOB'unun ve EKOK'unun toplamı 121. Şimdi bunu 120 dersen buna. Tamam mı? 120 dedim. Olur mu? 120 dersem ne olur? Bunlar 15'e bölünür mü? 15 çarpı 8'den. Bunun en büyük bölünü 15 olur. Ekoku ne? Bunun bu olmaz. Bu olmaz. Sayılardan biri 15'miş değil mi? 15. Şimdi ben bunun EBOB'u en büyük ortak böleni. En büyük ortak böleni 1 olsun desem. Ekoku da 120 olsun desem. Mesela bak 8 diyeyim buna. Bunun en küçük ortak katı ne hocam?
120 de birleşir. Bunun EBOB'u ne hocam? 1. Bak topladım. 121 elde ettim. 8'miş yani benim sayım. Bak böyle deneme yoluyla yapabilirsin. Benim aklıma hemen ne geldi? Küçük sayılar olsun. Ekoku yükselecek ya. 120'ye de yakın bir şeyler olsun dedim. 8'i yapıştırdım direkt buraya ben. EBOB'u neymiş? Zaten bak aralarında asal olduğu için 1'i yapıştırdım. Geçtim hocam. Diğer soruma geçeyim. 50 ile 75 arasında kaç tanesi 7 ile aralarında asaldır? Bak 7'ye bölünmeyecek. 51 bölünüyor mu? Bak dikkat et. Dikkat et. 7 çarpı bir şey olarak yazabiliyor musun bunu? Tamam mı? Yazamıyorsun hocam. Sadece 7'nin katları olmaz. Tamam mı? 7'nin katları da ne var? 7 çarpı 8 var. 7 çarpı 9 var. 7 çarpı 10 var. Daha da başka yok. 3 tane sayıyı çıkaracağım. 50 ile 75 arasında ne var? Kaç tane sayı var hocam? 26 tane. 3'ünü çıkardım. Ne oldu? 23 tane dedim. Şamarladım. Geçtim hocam. Neden 26 yazdım? Bak farkındaysan 50 ile 75 arasında çıkardım. 25 artı 1 ekliyordum. Benim aradaki terim sayım 26 ediyordu. 26'dan 3 çıkardım. 23'ü sağlam bir şekilde buldum. Ne diyor? Tam sayıların tam sayı kuvvetleri. Yani biz yavaştan üstlüğe geçmeye başladık hocam. Biz neyi bitirdik? Asal çarpanlar, aralarında asal, bölenler, EBOB, EKOK bunları geçtik artık. Bunlar da senin derdin kalmadı. Önemli noktaları sana verdim. Aralarında asaldaki püf noktalar, EBOB'daki püf noktalar. Sana kısa yollarını da anlatmaya çalıştım. Güzel bir pratik yaptık. Hafif bir hatırladık. Hemen üst sayılara geçelim hocam. 3 üzeri 5. Bak farkında mısın? 3 üzeri 5 diyor ya. 5 tane 3 demek bu bak. 5 tane 3 demek. 3'ten kaç tane yazdım? 5 tane yazdım hocam bak. Burada da görüyorsun. 5 üzeri 4. Yani 4 tane 5 demek hocam bak. 4 tane 5. Geldim. Farkında mısın? Bak şimdi gel. İçeride eksili bir şey var tamam mı? Eksili bir şey. Üzeri tekse ne olacak? Üzeri tekse bak üzeri tek eksili bir şey oldu hocam. Tamam mı? İçeride bak parantezi aldım. Bak dikkat et. Parantezin içerisinde eksili bir şey varsa üzerimde çiftse ne olacak hocam? 81. Farkında mısın? Eksi eksi çarptım artı eksi eksi çarptım artı. Yani çift bir şey olursa parantez içerisinde eksi ya da pozitif varsa bana fark etmiyordu. Her türlü benim sonucum pozitif çıkacaktı. Bak geldim. Parantez içerisinde dikkat et. Üzerinde 5 var. Tek var. O yüzden eksili bir şey oldu. Ve 32 sayısını elde ettim. Bak içeride. İçerinin çift ya da tek olması bize fark etmiyordu. Eksili bir şey varsa sadece ben üzere bakıyordum. Üzeri de çift olduğu için benim sonucum pozitif çıktı. Ne demekti? 6'dan bak eksi 2'den 6 tane var. Üst demek tane demek hocam. Tane usulü gidiyoruz tamam mı? Üstten kaç tane varsa aşağıdakinden o kadar yazıyorum hocam. Geldim diğer konumuza. Pozitif tam sayıların tüm kuvvetleri pozitifmiş diyor. Bak pozitif tam sayıların tüm kuvvetleri pozitif. Negatif tam sayıların çift kuvvetleri pozitif, tek kuvvetleri negatif. Ama bak bu negatif tam sayılar parantez içerisinde olması lazım. Tamam mı? Bak ne diyor? Hemen burada örneğimizi vermiş. Eksi 2 üzeri 4 ile eksi 2 üzeri 4 farklı sonuçlar elde ediyor. Bak bu parantez içerisinde yazıyorsun. Diğerinde ikileri çarpıyorsun, buluyorsun. Ondan sonra eksi ekliyorsun. Tamam mı? Bunların aralarında çok önemli bir fark var hocam. Bunu sakın unutma. Üstüye geldim. Bir diğer kuralım neydi hocam? A üzeri eksen neydi? Hop tepe taklak çevirdim. 1 bölü A üzeri n yaptım. Yani üstündeki eksi bölü yapıp atıyorum hocam. Geldim bak bunda da aynı şekilde 1 bölü A üzeri eksen eşittir A üzeri n. Bunda da diğer türlü tepe taklak yapıyorum. Benim kuralım buydu. Bak sınava girmeden önce kesinlikle bu videoyu izle. Kesinlikle bu kuralı hatırla hocam. Bak geldim 5 üzeri eksi 2. Ne yapacağım? 1 bölü 5 üzeri 2. Bak eksi 2 gitti buradan. Bunun tam tersinde de ne oluyordu? Bak eksi 3 ya. Bunu ne yapıyorum? 1 bölü 4 üzeri 3 aslında. Yani şimdi 1 çarpı 4 üzeri 3 bölü 1 yapıyordum. Ters çevirip çarpıyordum hocam. Sıkıntı yok. Geldim bak parantez içerisinde eksi var. 1 bölü eksi 6 üzeri 2 parantez içerisinde olduğu için ve çift olduğu için 1 bölü 36'yı buldum. Bunlar bizim örneklerimizde. Geldik 1'in tüm sayı kuvvetleri 1 iken eksi 1'in çift kuvvetleri 1 tek kuvvetleri ise eksi 1 dedin. Yani ne diyorsun hocam sen bana doğru düzgün anlasana. 1'in tüm kuvvetleri 1 hocam bak 1'in tüm kuvvetleri 1 ama eksi 1'in bak parantez içerisinde eksi 1'in unutma çift kuvvetleri pozitif tek kuvvetleri negatif hocam. Tamam mı? Bunu anladın. Sıfırdan farklı her tam sayının sıfırıncı kuvveti 1 eşit. Yani 0 üzeri 0 diye bir şey yok. Tamam mı? Bunu aklından sil. Böyle bir şey yok. İçerisi eksi ya da pozitif olsun. Hiç sıkıntı yok. Parantez olsun ya da olmasın.
5 üzeri 0 eşittir 1'dir. Eksili olursa da 1'dir. Bak şuna dikkat et. Geldim eksi 5 üzeri 0 nedir hocam? Bak bu eksi 1'dir. Çünkü bu 1 eksi bunun arkasında. Ama şöyle olsaydı eksi 5 üzeri 0 o zaman bu 1 derdin hocam. Sıkıntı yok. Diğer özetlerimize, konularımıza geçelim. Hemen bunu ne diyor? Üstü şekilde yazıyor. 5, 5, 5, 5, 5. Kaç tane var? 2, 4, 6. 5 üzeri 6 yazdım geçtim. Bak eksi 1 üzeri 4. 4 tane tekrarlanmış. Diyor ki bunun cevabını yaz diyor. 2 üzeri 6 neydi? 64. Yapıştırdım geçtim. 10 üzeri 0 bak 1. Eksi 2 üzeri 3. Bak eksi ama tek kuvvet olduğu için bak şöyle yazayım sana. Eksi 2. Ne oldu hocam bu? Eksi 8 oldu. Neden? Bak 2 üzeri 3 neydi? 8'di. Eksi içeride. Çünkü tek sayı üstü tek olunca negatif olarak geliyordu. Onu bu şekilde yazmış olduk. Eksi 4 üzeri 2. Bak çift sayı o zaman ne yaparım? 16 yani 4 üzeri 2 olarak yazarım. Eksi 10 üzeri 4 ne oluyordu? Aynı zamanda bu 10 üzeri 4'tü. Yani 10 çarpı 10 çarpı 10 çarpı 10'du. Tamam sıkıntı yok. Eksi olması fark etmiyordu. Üzerinde 0 varsa benim her sonucum 1'di hocam. Bak dikkat et. Eksi 1 yapmamış. Bak şöyle yapmamış. Diğer türlü yapmış. O zaman 1 üzeri 20 neydi? 1'di. Önünde de eksi vardı. Eksi 1 buldum hocam. Hemen alttakilere geçiyorum. 5 üzeri eksi 2 ne diyor? Yine üstü bir şekilde yazıyor. 1 bölü 5 üzeri 2 idi. Bu da 1 bölü 25 hocam. Geldim bak ters çevirdim. 8 üzeri 1 o zaman eksi 1 gidiyordu. 1 geliyordu. 1 bölü 8'i buldum. İşaretledim, şamarladım, geçtim. Gel bakalım diğer soruya. Ne yaptım? Eksi vardı. 1 bölü bak parantezi bozmuyorum. Eksi 3 üzeri 2. Bu da ne yaptı? Bak eksi var ama üzeri çift olduğu için beni bağlamıyordu. 1 bölü 9 yapıştırdım. Geçtim hocam. Hiç sıkıntı yok. Devam et. Seri ol. 1 bölü eksi 10 üzeri 1 yapıyordum. Bak eksi ellemiyorum. Parantezi ellemiyorum. Sadece üzerindeki eksiyi aşağı indirirken böyle yazıyorum. Bu da ne oluyordu hocam? Eksi 10. Geldim bak bu tepe taklak olmuş zaten bir daha tepe taklak edeceğim. 2 üzeri 3 yaptım bu da 8 geçtim. Bak bunu da tepe taklak edeceğim. Eksi parantezi bozmadan eksi 4 üzeri 2 yaptım. Bu da 16 yapıştır geç. Ne diyor? Üstü şekilde yaz diyor. Bak 7'm var. 7 üzeri eksi 1 bak 1 bölü 7 sıkıntı yok. Geldim bu 2 üzeri 5'ti ama 2 üzeri eksi 5 olacak. Çünkü ben bunu tepe taklak etmişim. Eksili bir şey gelecek. Geldim 1 bölü 121 bu 11'in karesiydi. Değil mi? 11'in karesi de ne olacak? 11 üzeri eksi 2 olacak. Bak eksi de burada varmış. Eksiyi de buraya yazdım. Bak parantez içerisinde değil. Neden? Eksi çünkü dışarıda. Ondan bağımsız bir şekilde duruyor. Tamam mı? Gel diğer sorularımıza. Ne diyor? Aşağıdaki üst ifadelerin değerlerini ondalık gösterim şeklinde yazın diyor. 1 bölü 10 üzeri 4 değil mi? 10 üzeri 4'te ne yapıyordu? Bak 1 bölü 1. Şimdi 10'dan 4 tane çarptım. Yani bak bu 100. 100'den 2 tane çarptım. Kaç tane sıfırım olur? 4 tane. Yazdım. 4 tane sıfırım var. O zaman 0,001 etti hocam. Yazdım ondalık bir şekilde. 1 bölü 5 üzeri 3'tü. Bu da ne yapıyordu? 1 bölü 125'ti hocam. Bak bunu 8 ile genişlettim. 8 bölü 1000 oldu. Bunu ne yapayım? 0,008 yazdım. Keyfime bakıyorum hocam. Hiç sıkıntı yok. 1 bölü 2 üzeri 4. Bu da ne yaptı? 1 bölü 16. Bunu ne yaparım şimdi? Düşünüyorum. Düşündüm. Ne yaparım hocam? Ondalık bir şekilde yazıyor değil mi? Bu ne yapar? 1 bölü 16. 1 bölü 16 bu yani. 5. 80 yaparım maksimum. 80 yaptım. 80'i ne kadar çarparsam hani 100 bin gibi bir şey eder. Düşünüyorum. Bunu 5 ile çarparsam ne olur? Bak 5 ile çarptım bir 5 oldu. Bir daha 5 ile çarptım. 25 bölü 400 oldu değil mi? Şimdi bunu bir daha 5 ile çarpayım. 125 bölü 2000 oldu. Bunu bir daha 5 ile çarparsam o zaman 725. Yani 725 bölü 10.000 hocam. Değil mi? 10.000 o zaman 0,0725 yazdım geçtim. Zormuş bu biraz. 1 bölü 625 değil mi? Bunu da artık siz bulun yani. Bu şekilde bir soru çıkmaz DGS'de ama sana vermiş. Ne diyor? A diyor eksi 5 üzeri B. Bak bunları şu şekilde yaz diyor. A eksi 5'miş. Üzeri neymiş hocam? 2'ymiş. Ne yaptım? Çiftmiş. İçerisinde eksi olması beni bağlamaz. Yazdım geçtim. A üzeri C'ymiş. A'mız ne? Eksi 5. Bak parantez içerisinde yazıyorum. Çünkü A'yı veriyor bana. B'miz ne hocam? B
C'ymiş. Eksi 3. Bunu ne yaptım? Bak eksiyi gördüm hemen. Eksi 5 bölü 3 yaptım. Tepe taklak ettim. Bak farkında mısın? İçerisi eksi ama üzeri çift. O zaman nasıl diye çıktı hocam? 1 bölü 5 üzeri 3 ama eksisi var. Tamam mı? Geçtim. B neydi? 2. C neydi hocam? Eksi 3. Ne yaptım? Hemen tepe taklak ettirdim. 1 bölü 2 üzeri 3. Bu da 1 bölü 8 etti. Bak eksi var dışarıda ama dikkat et. C'miz neydi? Eksi 3. B'miz neydi hocam? 2. Bunu nasıl yazarım? 9. Eksimiz vardı. Eksi 9. Bak şöyleydi. Tamam mı? Geçtim. Pratikte senin için easy peasy, ilan mizi, LGS'ye girdim mi hepinizi yerimzi. Tamam mı? Sıkıntı yok. A ve B birer tam sayı olmak üzere A üzeri B buymuş. Bak 1 bölü 16. Biz az önce alıştırmalarımızı yaptık. Bomba gibiyiz. 16 üzeri eksi 1. Bu da ne yapar? 2 üzeri 4 üzeri eksi 1. Çarptım. 2 üzeri eksi 4 hocam. AB. Şimdi ne diyor? AB 2 üzeri eksi 4 olabilir. Bu zaman eksi 2 etti değil mi? AB'yi ben daha nasıl yazarım? Bak 4 yaparsam yani 2 üzeri 2 yaptım. O zaman eksi 2 olur değil mi? Bu da ne oldu? 4 üzeri eksi 2. 4 üzeri eksi 2. Bu da ne yaptı? 2 etti hocam. Daha yapabilirim. Bak 16 üzeri eksi 1 yapmıştım. Bu da 15 etti. En büyüğü ne? 15. En küçüğü ne? 12. Topla demiş. 13. Buldum geçtim. Tamam. Gel diğer sorumuza geçelim hocam. Ne diyor? Bir eşitlik varmış. Kare yerine aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır diyor. Bak şimdi çarp. 3 tane var değil mi? Aynı mantık. Eksi 1 bölü 5 üzeri 3 tane var. Sıkıntı yok. Eksi var içeride ama üstüm tek olduğu için ne yapıyordum? Eksi aynen dışarı çıkıyordu. Eksi 1 bölü 5 üzeri 3. Şimdi bak ne diyor? Eksi 3 ya. Bunu tepe taklak et bakayım. Eksimiz duruyor. 5 üzeri eksi 3. Bak eksimiz var. O zaman biz ne yapacağız? Eksi 5'i yapıştıracağız hocam. Eksi 5'i yapıştırdım geçtim. 5 neden olmaz? Bak şimdi 5 neden olmaz sana söyleyeyim. 5 üzeri eksi 3. 1 bölü 5 üzeri 3. Bak senin eksin vardı. O yüzden bu olmaz. Geçtim. Üstü ifadelerde işlemlere geçtik artık. Üstü ifadelere kadar geldik. Nerelerden nereye? Çarpanlardan başlamıştık. Artık üstü ifadelerdeyiz ya. Hocam biraz yavaş ol. LGS bu kadar hızlı. Ya biz bir dönem işledik. 2 dönem işledik bunu. Sen hocam 2 dakikada bitirdin ya. Deme. Ben bunu tek partta çekmiyorum. Senin de tek partta izlemeni tavsiye etmem. 2x'e al. Zaten ben hızlıyım. Sen de daha hızlandır hocam. Devam et. Tamam mı? Gel. Üstü ifadelerde işlemler. Çarpma işlemi ne yapıyorduk? A üzeri x, A üzeri y, A üzeri x artı y. Mesela örneğimizi vermişiz. 2 üzeri 3, 2 üzeri 5, 2 üzeri 8 etti. Çarpım durumunda tabanlar eşitse hocam 3 artı 5'ten 8'i şamarladım geçtim. Bak tabanlar eşitse üstleri topladım geçtim hocam. Tabanlar eşitse üstleri topladım geçtim hocam. Ne diyor? Üstler eşit olduğu zaman altları tabanları çarp diyor. Bak eşit 3 üzeri 2 3 üzeri. Mesela 10 üzeri 2. Bunu bölelim. 5 üzeri 2 çarpı 2 üzeri 2. Ne oldu? Üstler eşitse tabanları çarpıyordum. 10 üzeri 2 etti. Bak bu ayrımı yapmayı sakın unutma hocam. 2 üzeri 6 5 üzeri 6 çarptım 10 üzeri 6. 3 üzeri 3 çarpı 5 bak ayrı ayrı da yazabiliyorum. Yani çarpım durumundayken üstler dağılıyor çarpım olarak. Tamam. Ne diyor? Gel. Bak a üzeri x y. A üzeri x çarpı y'ye eşit oluyormuş. Yani ben böyle gördüğüm zaman bak geldim 2 üzeri 2 üzeri 3 çarptım 2 üzeri 6. Eksi 3 ile eksi 1 çarptım 3 yazdım. 2 ile 5 çarptım yazdım. Bak içeride ama bunu beni bağlamıyordu. Bak eksi yine dışarıda. 3 üzeri 4 üzeri eksi 2'den eksi 8 çarptım. Bak geldi farkında mısın? Üstü çift bak geldim üstü çift. O zaman içerideki eksi beni bağlamıyordu. 2 üzeri 3 çarpı 2 üzeri 4'ten 2 üzeri 12'yi buldum hocam. Gel bak şimdi eksi 4 diyor. Tamam mı? Bu ne oluyordu? 1 bölü eksi 10 üzeri eksi 3 bölü 4 değil mi? Bak çift olduğu için ne oluyor hocam? İçerisindeki eksi beni bağlamıyor hocam. 10 üzeri eksi 3 üzeri 4. Geldim çarptım. Eksi 12 10 üzeri eksi 12 ama bak 1 bölü bunu da ters çevirdim 10 üzeri 12. Tamam mı? Sıkıntı yok. Ezberleme bir şeyleri. Yöntemini öğren. Bölme işlemine geldik bile hocam. Bölme işlemi nasıldı? A üzeri x bölü A üzeri y çıkarma işlemi yapar gibi yaptım hocam. Sıkıntı yok. 10 üzeri 6 bölü 10 üzeri 2. 6 eksi 2 4. 4'ten eksi çıkardım eksi 4. Eksi 5'ten eksi 4 çıkardım eksi 9. 4'ten eksi 3 çıkardım 7. Tamam işaretledim geçtim. Basitmiş hocam ya. Bunlar kek. Bunları zaten ben hatırlıyorum diyorsan biraz daha x hızlandır. 4x yap 8x yap sıkıntı yok tamam mı? Gel diğer sorumuza, diğer konumuza, diğer başlığımıza geçelim hocam. A üzeri x, b üzeri x bak üstler eşitse ne yapıyorduk? Mesela 2 üzeri 3, 5 üzeri 3 o zaman 2 bölü 5'i alabiliyordum. Üzerine 3 yapıyordum. Sorularda bu benim işime
çok fenasal bir şekilde yarayacak hocam. Burada da örneklerimizi vermişiz. Teker teker anlatmayalım. Görüyorsunuz zaten. Biraz bekliyorum. Örneklere bak, dur. Baktım hocam. Ben geçiyorum o zaman. Hemen gelelim bak. Tabanlar eşit. O zaman ne yapıyordum? Topluyordum. 2 üzeri 11. Bak 2 üzeri 5 artı 6'dan 2 üzeri 11'i yaptım geçtim. Tabanlar eşit. O zaman ne yapıyordum? Üzerleri topluyordum. Eksi 2'den 3 üzeri 3. Bak tabanlar eşit. Üzerleri toplayacağım. Burada 1 var. 4 ile 1 5. Eksi 7 daha. Eksi 2. 2 üzeri eksi 2. Hadi biraz hızlı olalım. Ne diyor? Eksi 7 bak. Şöyle yap. 1 bölü eksi 7 üzeri 2. Değil mi? Bağladım beni eksi. Hayır. 1 bölü 7 üzeri 2 yazdım o zaman. Çarpı 7 üzeri eksi 3'müş. Bu da ne yapar? 7 üzeri eksi 3 bölü 7 üzeri 2'den çıkarma işlemini yaptım. 7 üzeri eksi 5'i buldum hocam. Sıkıntı yok. Devam ediyoruz. Ben hemen kontrolümü yine sağlıyorum. Evet, her şey güzel. Ekran güzel. Ben güzelim. Sen güzelsin hocam. Devam edelim o zaman. Bak ne oldu? Eksi parantez içerisinde ama üstü de parantez içerisinde. O zaman eksi 5 üzeri 2 yazdım. Bak bu da aynı şekilde çarpı eksi 5 üzeri 3. Eksiler gider. 5 üzeri 5 yazdım hocam. Geçtim. Ne diyor? Bak üstler eşit. O zaman altları ne yapıyordum hocam? Çarpıyordum. 2 çarpı 5 çarpı 2'den 10 üzeri 2'yi buldum hocam. Sıkıntı yok. 3 üzeri 6 çarpı 7 üzeri 6. Bak üstler eşit. Yine tabanlarımı çarptım. Hop yazdım geçtim. Hızlıyım artık. Eksi 2 ile 10'u çarptım. Eksi 20 üzeri 5 yazdım. Hadi diğer uygulamamıza geçelim. 3 üzeri 4 üzeri 3. Bak bununla bunu çarpıyordum. 3 üzeri 12. Bak bununla bunu çarptım. 6 üzeri 2. Fark etmiyordu. Bak bunu şöyle yap. Takılıyorsan ne yapacaksın? Eksi 5 üzeri 2. 5 yaptın. Bak eksi parantez içerisinde bağlamıyor beni hocam. O zaman yine eksi dışarı olarak çıktı. 1 bölü eksi 5 üzeri 10. Bu da ne yaptı hocam? 5 üzeri eksi 10 eksi 5. Bu şekilde yaptın. İstersen bunları çarp direkt bul. Ya, sıkıntı yok. Sen keyfin, paşa gönlün nasıl istiyorsa hocam. Geçtim diğer soruma. 4 üzeri 5, 2 üzeri 2 olarak yazarsam bak 5 olur. 2 üzeri 10. Karem neymiş? 10 hocam. Sıkıntı yok. 25, 5 üzeri 2 idi. Bir de üzerinde 3 varmış. Bu da 5 üzeri 6 etti. 6'yı buldum, yapıştırdım. Bak bunu ne yaparsın? 100'ün karesi. Ha dur şöyle yapalım. Bak bu 10 çarpı 10 üzeri 3 mü bu? 10 çarpı 10 çarpı 10. Aynen 10 üzeri 3'ün karesi. Bak bu da 100 ne yapar? 10 çarpı 10 değil mi? 10'un karesiydi. Bak 10'un karesi. O zaman burası ne olur? 3 olur değil mi? Bak 2 burada. 3'ler buraya. O zaman 3'ü buldum. Buraya yapıştırdım. Geç diğer soruya. Acele et. Hadi acele et. Sıkıntı yok. 3 üzeri 4. Bu da ne yapar hocam? 3 üzeri 3 üzeri 2'den 3 üzeri 6. Buna eşittir. 3 üzeri 10'u buldum. Bak 10'un karesiydi. Eksi 2 daha var. 10 üzeri eksi 4. 10 üzeri 4. Ne yaptım? 10 üzeri 0. Bu da 1 elde ettim hocam. 8 üzeri eksi 3, 2 üzeri 3'ten 2 üzeri eksi 9 geldi. 2 üzeri 4'ten 2 üzeri 8 geldi. 2 üzeri eksi 1'i yapıştırdım. 1 bölü 2'yi buldum hocam. Sıkıntı yok. Bomba gibi ilerliyoruz. 5 üzeri 2'den eksi 2'yi yaptım. 5 üzeri 3'ten eksi 3'ü de üzerine koydum. Eksi 4, eksi 9 daha eksi 13 hocam. Ben de sizlerle birlikte yapıyorum. Hızlı bir şekilde ilerlemek istiyorum. Bana yardım edin lütfen. Bunu ayrı bir şekilde yazıyor. Şuraya yazmamışız ama 5 üzeri 6 çarpı 2 üzeri 6 diye yazabilir miyiz? Evet hocam. Bunu geldim 7 üzeri eksi 3. 2 üzeri eksi 3 diye yazabilir miyiz hocam? Evet yazdın. Geç o zaman. Çıkarma işleminin bir pratik yöntemini yapalım hemen. 2 üzeri 8 eksi 3'ten 2 üzeri 5'i buldum. 5 üzeri eksi 6 eksi 3'ten 5 üzeri eksi 9'u buldum hocam. 7 üzeri eksi 4 eksi 6'dan ne yaptım? 7 üzeri 2'yi buldum. Bak bunlar artı oluyordu. 7 üzeri 2'yi buldum. Geçtim hocam. Evet hocam, nerede kalmıştık? Üssü sayıları yazıyorduk. Bak unutmayın arkadaşlar, ben bu videoyu tek partta çekmiyorum. Lütfen bu videoyu tek partta izlemeyin. Çok uzun bir video olacak. Yani başlıyoruz. Düşünsene 8. sınıf konularını bir yerde izliyorsun. Yani sana bu 8. sınıf konularını bir dönemde veriyorlar. 4 ayda veriyorlar. Bir günde bitirmeye sakın çalışma. Ama bitireceğim illa hocam diyorsan da 2x'i al, sınavdan önceki gün, 2 gün önce falan izleyebilirsin, tamam mı? Sıkıntı yok. Hadi devam edelim. Üst sayılarda ne yapıyorduk hocam? 2 üzeri 15 bölü 2 üzeri 2 gibi yazdım. Üzerinde 3 var. 2 üzeri 6. Ne oldu? 2 üzeri 15 eksi 6'dan 2 üzeri 9 etti hocam. Süpersin. 25 üzeri 6, 5 üzeri 2'yi de üzeri 6 yaptım. Bölü 5 üzeri eksi 2. Geldim bak 5 üzeri 12 yaptım. Bununla bunu çarptım. 5 üzeri 12. 5 üzeri eksi 2 var. 5 üzeri 12'den eksi 2'yi çıkardım. Artı oldu. 5 üzeri 14 cevabına ulaştım. 4 üzeri 5 neydi? 2 üzeri 2 üzeri 5'ti. Bölü yaptım. 2 üzeri 3 üzeri 2'den
2 üzeri 10 bölü 2 üzeri 6 etti. Benim sonucum ne hocam? 2 üzeri 4. Hadi hemen alta geçelim vakit kaybetmeden. Ne diyor? Bak yine böl diyor ama bu sefer farklı değil mi? 10 üzeri 4'ü sen nasıl yazarsın? 5 üzeri 4 çarpı 2 üzeri 4 olarak yazamaz mısın? Bak bu neydi? 5 üzeri çarpı 2 üzeri 4'tü. Bu da 5 üzeri 4 çarpı 2 üzeri 4 diye ayrılıyordu. 5 üzeri 4'üm altta var. Bunları eledim. 2 üzeri 4'ümü buldum, yapıştırdım hocam. Sıkıntı yok. Yapıştırmaya devam. 3 üzeri 5'i yazdım. Bak bunu nasıl ayıracağım, artık pratik olalım. 3 üzeri 5 çarpı 4 üzeri 5 değil mi? Bunu böyle yaptım. 1 bölü 4 üzeri 5. Bak bunu tepe tatlı ettirdim hemen. Ne oldu? Eksi geldi. 4 üzeri eksi 5 hocam. Bak şimdi eksi içeride bir fayda ediyor muydu? Çift olunca hayır etmiyordu hocam. O zaman 20 üzeri 10 bölü 2 üzeri 10 yapabilir miyim? Aynı şey mi? Aynı şey hocam. O zaman bak üstler eşit olduğunda 20 bölü 2'den üzeri 10 olur mu? Olur hocam. 20 bölü 2 neydi? 10'du. 10 üzeri 10. İstersen bunu 5 üzeri 10 çarpı 2 üzeri 10 da yazabilirsin. Hatırlatayım dedim. Hadi gel diğer alıştırmalarımıza geçelim hocam. Bunu nasıl dağıtacaktık? 3 üzeri 2, 10 üzeri 2 diye bunların pratiğiydi bu arkadaşlar. Bu da ne oluyor? 9 bölü 100. Bunu ondalık şekilde göstermek istersem 0,09 hocam. Bak şimdi çift üzeri değil mi? O zaman eksi benim ne yapmıyordu? Bağlamıyordu hocam. 1 bölü 3 üzeri 4. 3 üzeri 4 neydi? 81'di hocam. 1 bölü 81'i yapıştırdım. Geçtim. Bak şimdi eksi değil mi üzeri? Eksi ise ne yapıyordum? Tepe tatla getiriyordum. Eksiye atıyordum. 1 bölü 7'yi tepe tatla ettir bakayım. 7 oldu değil mi? 7 bölü 1 oldu. O da 7 ederdi. Üzeri 2 yaptım. Bu da 49 hocam. Yapıştırdım. Geçtim. Bak 5 bölü 10 üzeri ne diyor? 3 diyor. 5 bölü 10 nasıl yazarsın? 1 bölü 2 diye. Üzeri 3'müş. Bu da 1 bölü 2 üzeri 3. Bak şöyle oluyor. 1'in üzeri zaten yine 1 olur. 1 bölü 2 üzeri 3. Bunu da istersen 2 üzeri eksi 3 diye yazabilirsin hocam. Pratik olalım. Hızlı olalım. Artık böyle şeylere alışkın olalım ki yeni nesil soruları daha hızlı çözebilelim hocam. Tamam mı? Sıkıntı yok. Devam et. Ne diyor? İşleminin sonucu kaçtır diyor. Hemen yapalım. Şamarlayalım soruyu. Bak 3 üzeri 4 çarpı 3 üzeri 4. Burada kaç tane 3 üzeri eksi 4 var? 3 tane 3 üzeri eksi 4 var hocam. 3 üzeri 8 oldu. Burası bak burası 1 de topladım. 3 üzeri 1 eksi 4'ten 3 üzeri 8 bölü 3 üzeri eksi 3. 3 üzeri 8 eksi 3'ten 3 üzeri 11'i buldum hocam. Sıkıntı yok. Kontrollerimi yapayım ben. Evet. Mükemmel ilerliyoruz. Hadi gel diğer alıştırmamıza geçelim hocam. Bak farkında mısın? Yeni nesil bir soru geldi. Yani konu özeti diye yeni nesil de atlamıyorum. Senin çünkü çok az bir zamanın var. Kısıtlı bir zamanın var. Ne kadar soru görersen o kadar iyi hocam. Gel bunu çözelim. Bak 1 bölü 8 üzeri eksi 1 diyor. Eksiyi görünce ne yapacağım? Tepe tatla geçeceğim hocam. 8 üzeri 1. Bölü 4 üzeri 3. İki tabanında yazalım. 2 üzeri 3 etti değil mi? 2 üzeri 3 üzeri 1 ne yapardı? 2 üzeri 3. 4 üzeri 3 vardı. 2 üzeri 2 üzeri 3'tü. 2 üzeri 3 bölü 2 üzeri 6'dan 2 üzeri neyi buldum hocam? Eksi 3'ü buldum. Yapıştırdım. Geçtim. Hadi gel diğer sorumuza gidelim. Bak soruyu okuma. Bunu okuma. Zaten bunları biliyorsun. Bilmeden zaten buraya gelme şansın yok hocam. Ne diyor? Daireyi gördüğün yerde diyor ki normal bir şekilde yazıyor. Dikdörtgeni gördüğün yerde de ise içindekini eksili bir şekilde yazıyor. Tamam, mantığı anladım hocam. Sıkıntı yok. Daireyi gördüm. 3 üzeri 3 yazdım. Çarpı 9 var. O zaman 9 üzeri eksi 9 yapacağım. Farkında mısın? 3 ya da 9 var. Çünkü 3 tabanında yazmanı istiyor hocam. 10 vermez, 11 vermez, 12 vermez. 3 tabanında yazmanı istiyor. Tamam mı? Sıkıntı yok. 9 üzeri 9 yapacağım değil mi bunda? Tamam, sıkıntı yok. En önce 9'ları bir yapalım bak. 9 üzeri eksi 9'da 9 üzeri 9 zaten 1 etti hocam. Bak buradan 3 üzeri 3 kaldı. Pratik ol. Bunu 3 tabanına çevirmeye çalışma. Her türlü gidecek zaten. Tamam mı? Akıllı ol biraz. Geldik bir diğer konumuza. Ondalık gösterimlerin çözümlenmesi. Ne yapıyordu? Mesela 1,21 var değil mi? Bu neydi? 1'di zaten. 1'i nasıl yazarsın? 10 üzeri 0 şeklinde yazarsın değil mi? Geldim 2'yi nasıl yazarsın? Aslında bu 0,2 idi. Artı dedim 2 çarpı 10 üzeri eksi 1. 1'i nasıl yazarsın hocam? 1 çarpı 10 üzeri eksi 2. Bak 1 şöyle gösteriyordu değil mi? Sıkıntı yok. Bak burada da onu göstermiş. 2'yi nasıl yazmış? Bak 200 ya bu aslında. 200'ü nasıl yazmış? 2 çarpı 10 üzeri 2. 4 nasıl? Aslında bu 40'tı değil mi? Mesela 246 dediğimizde bunu nasıl çözümlüyorduk? 200 artı 40 artı 6. Bak bunu 2 çarpı 10 üzeri 2 artı 4 çarpı 10 üzeri 1 artı 6 çarpı 10 üzeri 0 diye yazmış hocam. Bak pratik ol. Bunu zaten biliyordun. Hiçbir şey değil. Ondalık gösterimi çözümlemiş sadece. Tamam mı? Sıkıntı yok. Pratik ol. Gelmiş aynı şeyi burada da yapmış. Bak sıfırları yazma demiş. 3'ü gördüm bu 30'du. 3 üzeri 10 üzeri 1 yazdım. Bak 4 neydi? 0,4'tü. 4 çarpı 10 üzeri eksi 1 yazdım.
Bak bunu yazma diyor. 9 ne? 0,009. Bak 3 tane 0 vardı. Binde de 3 tane 0 vardı hocam. 9 çarpı 10 üzeri eksi 3'ü yapıştırdım geçtim. 3'e gelelim. 0,0004'tü. Geldim 10.000'de kaç tane 0 var? 4 tane. O yüzden 3 çarpı pardon bu 9 değil 3. 3 çarpı 10 üzeri eksi 4 yazmış hocam. Tamam burayı da anladık. Sıkıntı yok. Bak hazır mısın? Hızlı hızlı gidiyoruz. Bak durdurabilirsin. Çayını kahveni al, çikolatanı al. Öyleyiz de hocam. Artık son tekrarlardasın. Her şeyi bitirdin. Şu an ben bunu çekerken 50 gün var. Büyük ihtimal seni izlediğinde de son günler. Hızlı ol, pratik ol, zamanını kazan. 2x al hocam beni. Bir de dinleme. 2x'de zamanını kaybetmeden dinle. Çünkü senin daha fenin var, İngilizcen var, bir sürü şeyin var, tamam mı? Pratik olalım. Hadi gel. Ne diyor? Sayıları onun farklı kuvvetlerinden yazma. Hemen örneklerimize bakalım. 120 bin. Bunu ne yapmış? 12'yi almış. Bak. 10 binde ne vardı? 4 tane 0 var. 12, 4 tane 0. 10 üzeri 4. Mesela bak geldim. 2 tane 0 var ama bak 4 tane 0 gibi düşünecektin. 10 üzeri eksi 4. 12 mi var? 12 çarpı 10 üzeri eksi 4. Mesela 0,012 neydi? 12 çarpı 10 üzeri eksi 3 hocam. Neden? 10 üzeri eksi 3'te 1000'di. Bak burayı 3 tane sıfırmış gibi düşünüyordum. 10 üzeri eksi 3. 12 çarpı 10 üzeri eksi 3. Burada da ne yapmış? 4005. Bak 3 tane sıfır kenara kaydırmış. 10 üzeri eksi 3 yazmış. 3 tane kaydırdım. 10 üzeri eksi 3 yazdım. Bak 35'i almış. 6 tane sıfır var. 35 çarpı 10 üzeri 6 sıkıntı yok. Buraya geldim. 2, 4, 6 sıfır varmış gibi düşün. Bak 10 üzeri eksi 6. 35'imi de yazdım. Geçtim. Yani bizim temel mantığımız buydu hocam. Çok gösterme. Çok değme bunlara. Bak bunu nasıl yapıyordun? 72,8 değil mi? Bir yana kaydırdım bak bir arttı. Bir yana bak sola kaydırırken 1 artıyordu. Sağa kaydırırken eksiliyordu hocam. Geldim bak 4,5 şeklinde 1, 2, 3. 3 tane yaptım. 3 tane sağa kaydırınca ne oluyordu hocam? Eksi alıyordu. Sağa kaydırınca eksi, tamam mı? Bak sağa kaydır. Eksi ekle. Sola kaydır. Üste artı ekle hocam. Tamam mı? Pratik yöntem. Sınavda aklında olsun. Bunu sakın izlemeden geçme. Buraları hızlandırma hocam. Pratik yöntem. Sağ atınca ne alıyordu? Eksi alıyordu. Sol atınca ne oluyordu? Artı alıyordu. Gel diyor 10 üzeri tam kuvvetlerinden yazıyor. Bak 12, 3, 4, 5. 3 tane attım çarpı 10 üzeri eksi 3. Hocam sağa kaydırırken eksi, sola kaydırırken neydi? Pozitifti bak. Bunda ne yapıyorum? 4032. Ne yaptım? Sağa kaydırdım yine 10 üzeri eksi 3 hocam. Bunda da aynı şekilde 70, 50, 0, 8. Bak çarpı 10 üzeri eksi 2. Farkında mısın? Yine sağa kaydırdım. Bunda da sağa kaydırdım hocam. 196. 4 tane sağa kaydırdım. 10 üzeri eksi 4 hocam. Yapıştırıyoruz. Sıkıntı yok ya. Ne diyor? Aşağıdaki sayıların kaç basamaklı doğal sayıları olduğunu bulun diyor. Bak 7 tane basamak, 7 tane 0 var. 34. 7 tane 0 ne yaptı? 9 basamaklı. Geldim. Bak şimdi 10 üzeri bunu nasıl yazarsın? 225 çarpı 10 üzeri 8 olarak yazamaz mısın? 8 tane 0 var. 3 tane de buradan var. 11 tane basamağı var. Bak bunları çarptın 10 üzeri 8. Çünkü üstler sabit olunca çarpabiliyordum. Bak bunun da 1 ve 8 tane 0 var. 9 basamaklı hocam. Gel 2 ile 5'i çarp ne oldu? 2 üzeri 6 çarpı 5 üzeri 6 diye ayır. Bak 2'den 1 tane kaldı. 15 yaz. Geldim bak bu ne? 30. 30 çarpı 2 üzeri 6 çarpı 5 üzeri 6. Bu da ne yapıyordu hocam? 30 çarpı 10 üzeri 6. 6 tane sıfırım var. Burada da 30'um var. 8 basamaklı hocam. Tamam mı? Bunları da öğrendim. Bak LGS'den bu çıkabilir hocam. Çok kritik bir nokta. Gel bakalım bilimsel gösterimini yap diyor. Ne yaptım? 25 yazayım. Bak 4 tane sıfır var. 10 üzeri 4 değil mi? Sıkıntı yok. 365 alayım hocam. 365 5 tane sıfır var. 10 üzeri 5. İstersen 1 virgül yaparsam 10 üzeri 6. 2 virgül yaparsam 10 üzeri 7. Eğer 0,365 yaparsam 10 üzeri 8 hocam. Tamam anladım. Sıkıntı yok. Bunu ne yapalım? Bak 6 çarpı 10 üzeri 10 olarak yazabilirim. Ya da 0,6 çarpı 10 üzeri 11. Sola kaydırınca ne oluyordu? Üst 1 artıyordu hocam. Pozitif olarak artıyordu. Gel bunu yazalım. 275 çarpı 10 üzeri eksi 10'muş. 0,275 yaparsam ne olur hocam? Bak sola kaydırdım. O zaman artıyordu. 10 üzeri eksi 7. Tamam mı? Sıkıntı yok. Devam. Hadi hızlı olalım. Ne diyor? 170 milyon sayısı aşağıdakilerden hangisine eşittir? 170 milyon sayısı neydi? 6 tane 0 vardı. Bak 17 çarpı 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 10 üzeri 7 hocam. 7'li bir şey var mı? Yok. O zaman 6'lıya gelelim. 6'lı yaparsam ne olacak? 170 çarpı 10 üzeri 6. 175 6'lara bakıyorum yok. 1700 çarpı 10 üzeri 5 var mı? Bak bir tane 0 buraya attım. Buradan bir eksilttim. 1700 çarpı 10 üzeri 5 yok hocam. O zaman ne yapayım? 8'li istiyor benden. 1,7 çarpı 10 üzeri 8 olmaz mı? Bak virgül attım. O zaman buraya bir tane arttıracaktım. Bunu da işaretledim. Geçtim hocam. Sıkıntı yok. Her şey mükemmel. Geldim diğer sorumuza.
Bak yeni nesil bir soruyu koymuşuz buraya. Neden? Çünkü LGS'de yeni nesil çıkacak. Zaten bunları öğrenmen lazım senin. Modellenen diyor ondalık gösterimde onun tam sayı kuvvetleri kullanılarak çözümlenmiş hocam. Aşağıdakilerden hangisi olabilir diyor. Bak burada 4 tane yüzlük var değil mi? 4 çarpı 100. Artı bak onluktan 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane var. 6 çarpı 10. Artı 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane de birim var hocam. 4 çarpı 10 üzeri 2 olarak yazabilir miyim? Yazabilirim. Burada nasıl yapmış? Onluk gösterim şeklinde demiş. Evet 4 çarpı 10 üzeri 2 olması lazım normalde. Neyse biz devam edelim. Artı 6 çarpı ne oldu hocam burada? 10 üzeri 1 artı 7 çarpı 10 üzeri 0 olması lazımdı. Arkadaşlar doğru çözümümüz bu. Normalde bu şekilde gösterilmesi lazımdı. Herhalde soruda bir hata oldu. Normal çözümümüz bu. Neden? Çünkü yüzlükten 4 tane var. Onluktan bizim 6 tane var. Yedilikten de 1 tane var hocam. Bu şekilde çözümledim. Hazırsan sen de artık kareköklü ifadelere giriyoruz hocam. Ne yaptık biz? Biz bu süreçte üssü sayıları bitirdik. EBOB, EKOK aralarında asal, çarpanlar, pozitif bilmem ne bir sürü şeyi bitirdik. Tamam mı? Artık karekök alma işlemine geçtik. Aşağı yukarı bir saatimiz geçti. Ne yapacağız? Kareköke başlayalım hocam. Daha önümüzde çok büyük bir serüven var. Karekök alma işlemini nasıl yapıyorduk? Karesi bak hangi pozitif tam sayının karesi olduğunu bulma işlemine karekök alma işlemi deniliyormuş. Mesela alanı 36, 6'ya 6, 36 eşittir 6 çarpı olarak da gösterebiliyorduk diyor. Bak kök 16 ifadesi karesi 16 olan sayıyı bulma işlemidir. Yani 4 çarpı 4 16 idi. Yani bunun karekökü 4'tü hocam. Burada bunu gösteriyor tamam mı? Mesela diyor ki bak eksi 4'ün karesi de 16 diyor. Ama kökün içinde eksi olamaz. Bak dikkat et. Kök 25 5 ama kök 25 eksi 5 olamaz hocam. Kökün içinden çıkan sayı daima ne olacak hocam? Pozitif olacak tamam mı? Bu çok önemli. Kökün içinde eksi 20 diye bir şey yok. Aslında var ama senin düzeyinde yok tamam mı? Kökün içine eksili bir sayı koyamazsın hocam. O yüzden bunun çıkmış hali de eksi şeklinde olamaz. Gel bakalım buraya gel. Tam kare pozitif tam sayıları ben burada bir liste yapmışım tamam mı? Senin işine yarayacak ve sınavda aklına karışacakları söyleyeyim mi? 289 gördüğün yerde 17'nin karesi diyeceksin hocam. 256 16 sana bir pratik yöntem göstereyim. Mesela hani düşünüyorsun 289 17 olduğu aklına gelmedi ya. Ya 15'i biliyordursun 225. Ben neyle çarparsam 289 eder diye düşün. Ne yapacaksın? 17 ile 17'yi değil mi? Bak çarptım 9'lu bir şey var değil mi? Bak 9'lu bir şey. Bu şekilde bul. 256 16 ile 16'yı çarp. 6 ile 6 çarptım. 36 6 var. Bak 6'lı bir şey. Yani tam kare ifade bulmaya çalışıyorsan son rakamından yola çıkabilirsin hocam. Burada bak tam kare pozitif sayılarımız burada. Neydi? 2'nin karesi 3'ün karesi. Bak tam kare pozitif sayı. Tam kare pozitif tam sayı var burada. 121 mesela 11. Geldim 14. Ya bunların hepsi tam kare pozitif tam sayı. Sen burada 400'e kadar olanları bilsen senin için yeterli. Bak 19 da çok akıl karıştırıcı. Sanki 19'un karesi değilmiş gibi. Ama bizim pratik yöntemimiz vardı. 19 çarptım. 9'da 9 çarpımı. 81 bir var bak. Birli bir şey. Tamam cepte. Hadi diğer alıştırmamıza geçelim hocam. Toplama işlemini nasıl yapıyorduk karekökte? Bize burada bunu soruyor. Gelelim. Bak kök 9. Kök 9 neydi? 3. Artı kök 36 neydi hocam? 6. 9'u buldum yapıştırdım. Kök 81 neydi hocam? 9. Çarpı 0'ın 0'dı yani. Geldim 0 hocam. 121 neydi? 11'in karesiydi. 100 neydi hocam? 10'un karesiydi. Bölü diyor. Kök 4 neydi? 2. En önce bölüm işlemi yapılır. 5. 11 artı 5'ten 16'yı buldum hocam. Yapıştırdım geçtim. 36 artı 64. 100 değil mi? Evet hocam 100. Kök 100 ne yapıyordu? 10 yapıyordu. Easy peasy ilan mizi. Çok güzel ilerliyoruz hocam. Diğer alıştırmalarımıza geçelim. Ne diyor? Bak kök 4 2 artı 7 varmış. 9 etti. Kök 9 neydi? 3'tü hocam. 67'den 3'ü çıkardım. Ne oldu? Kök 64. O da neydi hocam? 8'i buldum. Son kontrollerimi bir sağlayayım hocam. Çok güzel ilerliyoruz. Gel bakalım diğer sorumuza. Bak burada kritik nokta neydi? Kök demek kareydi değil mi? Bak 7'nin karesi. 7 çarpı 7 yani bak 7 çarpı 7. Kare olunca ne oluyordu? Kareyi atıyordun o şekilde çıkartıyordun değil mi? Gel buraya şimdi. 5'in karesi çarpı 5'in karesi değil miydi bu? Bak farkında mısın? O zaman birisi içeride kalacak diğeri çıkacak. 25 yani bu. Farkında mısın? 25 çarpı 25 demek. 25 çarpı 25.
Birisi çıkıyor bak. Mesela 7 çarpı 7 yaptık ya. Birisi kalıyor burada. Çıktı. Diğeri de gidiyor hocam. 7 olarak çıkardın. Bunu da 25 olarak çıkardın. Bunu ne yapacağım? Bak şimdi. Biraz soluklanayım ya. 457. Bunu nasıl çıkaracağım hocam? 4 kare, 4'ün karesi, 4'ün karesi. Bak kare oldu, bunu çıkardım, bunu çıkardım, bunu çıkardım. İçeride bir 4 kaldı değil mi? 4 çarpı 4 çarpı 4 çarpı 4 kaldı hocam. Bu da ne yapar? 4 üzeri 3 çarpı kök içinde 4. Kök içinde 4 neydi hocam? 2 idi. Yani 2 çarpı 4 üzeri 3. Yani bunu sen nasıl çıkartabilir misin hocam? Bunu da 2 üzeri 6 yaparsın. 2 üzeri 7. Yani bu aslında 2 üzeri 2'nin 7'siydi ya. Oradan yap diyor yani. 2 üzeri 7 ile bak 2 üzeri 7'yi buraya yaz. 2 idi. 2 üzeri 7'yi direkt çıkartabilirsin diyor hocam. Şimdi eksi 3 üzeri 2. Biz üst sayıları ne yapmıştık? Az önce öğrenmiştik. Eksi bizi bağlıyor muydu? Bağlamıyordu hocam. 3 üzeri 2 yazdım. Bak direkt çıktı 3 olarak. Tamam mı? Sıkıntı yok. Bu şekilde ilerleyeceksin hocam. Gel bakalım. Yine kare şeklinde oluşturmaya çalışıyorduk. Üst pozitif. O zaman içerideki eksi beni bağlıyor muydu hocam? Bağlamıyordu. Dur biraz aşağı indireyim. Sen daha iyi gör. Geldim. Üst beni bağlıyor mu? Üst çift olunca 6 beni bağlıyor mu? Bağlamıyordu hocam. 9 üzeri 4. Geldim. Bunu ne yaptım hocam? 3 üzeri 2 üzeri 4 yaptım. Bak bunu da şu şekilde değiştirebilir miyim? 3 üzeri 4 üzeri 2. O zaman ne yapıyormuş? 3 üzeri 4. Pratik ol. Tamam mı? Kare şeklinde oluşturmaya çalışıyordun. Kareleri yok ediyordun. İçerideki kalıyordu hocam. Gel sorularımıza geçelim. Bomba gibi ilerliyoruz hocam. Çok sıkıntı çekme bu dönemde. Çok panik olma bu dönemde. Kendini motivasyonlu bir şekilde hisset. Zaten sen yapacağını yaptın hocam. Sıkıntı yok. Şu an son tekrarını yapıyorsun. Son tekrarda bomba gibi hazırlanıyorsun hocam. Sıkıntı yok. Ne diyor? Aşağıdaki eşitliklerden hangisi yanlıştır diyor hocam. Kök 4 neydi? 2'nin karesiydi. 2 olarak çıkar. Sıkıntı yok. Bak şimdi eksi. Çift olunca beni bağlıyor muydu? Hayır. O zaman bunu kök 10'un karesi olarak yapıyordum. Bu da 10 olarak çıkar. Evet doğru. Bak kök 49 neydi? Dışarıda bak eksi. Kökün içinde eksi 49 olmaz. Dışarıda olursa sıkıntı yok. Kökün içindekiler beni bağlıyordu. Kök 49 neydi? 7 idi hocam. Dışarıda eksi var. Eksi 7. Bu da doğru. Bak kökün içinde eksi var. Bu olmaz arkadaşlar. Bu yanlış ifademiz. Tamam. Gel diğer sorumuza geçelim hocam. Teker teker yapalım. En içeride ne var? Kök 64. Bu neydi hocam? 8. 44 eksi 8. Bu ne yapar? 36. 19'da 36'yı toplayayım hocam. Ne yaptı hocam bu? 40 40 neydi hocam? 40 artı dur ya bir yerde yanlış mı yaptık? 4 36 36 6 diye çıkıyor. Pardon 36 diye niye topluyorsun? 6 diye çıktı. Kök 36. Bak teker yapalım bak. 8 eksi ne yapmış? 44. Bu neydi? 36 ama kök içinde. Bu ne diye çıktı? 6. 19 artı 6 25. Kök 25. Bu da 5 etti hocam. Geç diğer soruya. Geçelim. Sorumuz kalmamış daha. Ne diyor? Tam kare olmayan pozitif tam sayıların karekökü hocam. Yaklaşık değer bulma. Farkında mısın? Bu zamana kadar çözdüğün sorularda hep neydi? Ya kök 55 ya da bir şey sallıyor. Hangi sayıyla hangi sayı arasında? Bunu bilmeden soruyu çözemiyordun hocam. Şimdi ne yapacağız? O konuyu öğreneceğiz. Hadi gel. O konu neymiş? Öğrenelim hocam. Bomba gibiyiz ya. Biraz ses çıkartın ya kendinizi. Motivasyona sürükleyin kendinizi ya ben yapacağım ben başaracağım deyin tamam mı? Ne diyor? Kök 54 sayısını diyor 54'e yakın iki tam kare sayı arasından buluyordum hocam. Bak 49 7'nin karesiydi 64 8'in karesiydi yani 7 ile 8 arasındaymış hocam 54 tamam mı? Geldim hemen geçiyorum diğer özetlerimize. Kök 54 7 ile 8 arasındaymış tamam bunu öğrendik. Kök 54'ün de yaklaşık değeri 7,3'müş tamam bunu da anladık hocam. Ya bunları geç. Buralar fasafiso. Sana boş yere bir şeyler anlatmış. Ne diyor? Ardışık hangi iki tam sayı arasındadır bu sayılar diyor hocam. Kök 3'ü nasıl bulacaksın? Bak hemen kök 1'i biliyorum. 1'di bu. Yaptım. Kök 3 yazdım buraya. Hocam ben kök 4'ü biliyorum. O da 2 idi. Ya bu 1 ile 2 arasındaymış. Easy peasy lemon Kök 36'yı biliyorum hocam. 45'ten düşük. Sonra kök 45'i yazdım. Ondan sonra hocam kök 49'u biliyorum 6 ile 7 hop 6 ile 7 yazdım geçtim. Artık pratik olalım 64'ü biliyorum ben 8 onun bir altı neydi hocam 7 var 7 vardı tamam mı 8 7 aynen 49'du yani 7 ile 8 arasında hocam. 94 neydi 81 ile 100'ün arasında yani 9 ile 10'un arasında eksi 9 ile eksi 10 arasında hocam. Neden? Çünkü önüne eksi 60 şerefsiz. Neyse tamam argoda kullandık ama yani soruyu yazana da biraz
İnsan böyle bir deli oluyor, anladın mı? Önüne hemen eksi atıyor sen şaşır diye. Ya yapma yani hoca, ya çocuklar yapsın, eleme daha o çocuğu, yapsın geçsin yani. Neyse hadi sorumuza dönelim. 150, bak sana ne demiştim, 1'den 20'ye kadar olanları kesinlikle öğren. 12'nin karesi neydi? 144. 13'ün neydi? 169. Yani 12 ile 13 eksi var, eksi 12 eksi 13, eksi 12 ile eksi 13 arasında hocam, sıkıntı yok. Geldim diğer sorularıma. Mükemmel sorular hazırlamışız. Ne diyor? Kök 157 hangi sayılar arasında daha yakındır diyor. Geldim bak şimdi. 144 vardı, 169 vardı hocam. Büyük ihtimal sen de aynen 144 ile 169'u buldum. Tamam mı? Sıkıntım yok. 144 neydi? 12. 13. Hayda, 12 ile 13'te cevapta var hocam. Nasıl anlayacağım ben şimdi? Bak şimdi. 144'ten 157'ye kaç sayı var? 13 sayı var değil mi? 157'den 169'a kaç sayı var? 12. O zaman 169'a daha yakındır diyeceğim hocam. 13 işaretledim, geçtim. Hemen sağdaki soruma geçiyorum. Aşağıdaki kareköklü ifadelerden hangisinin yaklaşık değeri 4,7'dir? Yani 4 ile 5 arasında ben bir sayı arıyorum. Bu 16 ile 20 değil mi hocam? 20 olamaz, 22 olamaz, 24 olamaz. 18 işaretledim, geçtim. Hocam yeni nesil soru yok mu ya? Ben yeni nesil soru arıyorum. Al sana yeni nesil soru hocam. Ne diyor? Buna göre bu kalemin boyu aşağıdakilerden hangisinde doğru ölçülmüştür diyor. Kök 108 neydi? Düşünüyorum. Düşündüm. Kök 100. Onun karesiydi hocam. O zaman 121 vardı 11'in karesi olan. Hocam 10 ile 11 arasındaymış. Tamam, sıkıntı yok. Geldim bak, bu 9'a kadar gelmiş. Olmaz. Bak bu da 11'i bir tık... 2 ile 11 arasındaymış. Ben sana söyleyeyim, 2 ile 11 arasında, bak bu da 9'lu bir şey, geç. Bu da 9'lu bir şey, geç. Bu neymiş hocam? 8 ile 18 19 arasında, yani 8 ile 18 19 arasında. Bak 10 ve 11 hocam. 10 ve 11'i buldum. İşaretledim, geçtim. Arkama bile bakmadım hocam. Neye geldik? Kareköklü ifadelerin farklı gösterimlerine. Nasıl gösteriyordum ben tam kare pozitif sayı olmayan karekökleri? Mesela 54. Nasıl gösteriyordum? Bak hemen burada asal çarpanlarına ayır diyor. 2, 27, 3, 9, 3, 3, 3, 1. Değil mi? Bak 3'ün karesi çarpı 2 çarpı 3 kök içinde. 3 ne yapıyordu? Dışarı çıkıyordu hocam böyle. 3 çarpı kök 6. Bu şekilde buluyordum hocam. Ne yapmış bu da? Bak 45 3'ün karesi çarpı 5 yapmış. 3'ün karesi 3 dışarı çıktı hocam. 3 çarpı kök 5 şeklinde yapmış. Bize söylemiş. Zaten biliyorsan hocam 4x alsan, daha ilerlere git. Biz buradan kalanlarla devam edelim hocam. Ne diyor? A kök 5 B şeklinde yazılan karekök içindeki sayıların çarpımı biçiminde yazılır diyor. Mesela 5 dışarıda, içeri yapmak istiyorsan 5'in karesi olarak içeri atacaksın ve kök 75'i bulacaksın. Ya hocam ben ne anlattır anlamıyorum ki, bana örnek şey üzerinde göster. Tamam göstereyim hocam, sıkıntı yok. Yani onu da hallederiz. Sen rahat ol ya. Sen keyfine bak sadece, tamam. Geldim gösterim biçimlerine. A kök B şeklinde yaz diyor hocam. Kök 12 neydi? Düşünüyorum. Bu nasıl yazılır hocam? 4 çarpı 3. 4 neydi? 2'nin karesi çarpı 3. O zaman 2 dışarı çıkar. 2 kök 3 olarak yazdım. 32 neydi? 16 çarpı 2. 16 neydi hocam? 4'ün karesi çarpı 2 idi. Hocam 4 kök 2 etti. Süpersin. O zaman şimdi ne yapacağız? Pratikleşelim. 36 çarpı 2. 36 neydi? 6'ın karesi de 6 kök 2 olarak direkt yapıştırdım, geçtim. 180'e geldim. Bunu biraz bilmiyorum gibi. Ama uyanık ol. 180'i de çok sorarlar. 36 çarpı 5 hocam. 36 neydi? 6'nın karesi. 6'nın karesi 6 kök 5 diye çıkar hocam. Sıkıntı yok. Ne diyor? Bak gel diyor, bu sefer de diyor kökün içine at diyor. 2'nin karesi. Bak 2'yi ne yaptım? 2'nin karesi olarak içeri attım. Kök 4 çarpı 5'ten kök 20 olduğunu buldum hocam. 5'i içeri atayım. Kare olarak atacağım. 5'in karesi çarpı 3'ten 25 çarpı 3. Bu da ne yaptı hocam? Kök 75. 7'yi içeri atayım. 7'nin karesi çarpı 10. 49 çarpı 10. Bu da ne yapar hocam? Kök 490. Uyanık ol artık, tamam mı? 49 çarpı 10 diye direkt bunu artık çıkar. Geldim, sıkıntı yok hocam. Eksi 3. Bak eksiyi sakın içeri atma, tamam mı? Geldin. 3'ün karesi çarpı 6 yap. 9 çarpı 6. 54. Bak eksim de vardı. Eksiyi yazdım oraya. Gel diğer soruma geçeyim hocam. Ne diyor? Sayıları küçükten büyüğe doğru sıralayın. Sıralama sorularında ne yapıyorduk hocam? Her zaman
Hepsini köklü içine al, tamam mı? Bak 3'ün karesi. Ne yaptın? Bunu yazdın. 3'ün karesi 9'du, 9 çarpı 2'den kök 18. 36 neydi? Kök 36. Bunu at hocam, 4 çarpı 3'ten kök 12. O zaman ne yaparım ben? En küçüğüm bu. 2 kök 3'ü yazdım. Sonrasında geldim 18 vardı. 3 kök 2. Sonra da 6 yazdım hocam. Bizim mantığımız ne olacaktı? Her zaman bu olacaktı. 13 neydi? Kök 169. Bu neydi hocam? 64 çarpı 3. Bu da ne yapar? 192. Yazdım. 9'u içeri attım. 81 çarpı 2. Kök 162. Bak 162 de çok sorarlar, aklında olsun. En küçüğü neydi? 9 kök 2. Yaptım 13. Bunu da yazdım. 8 kök 3 hocam. Hadi geçiyorum diğer soruma. Ne diyor? Aşağıdaki eşitleri sağlayan x değerini bulunuz. Sıkıntılı. Çok sıkıntılı bir soruya benziyor. Ama ne yapacaksın? Yine kökün içinde toplayacaksın hocam. Bunu attım. 4'ün karesi çarpı 6 oldu. Yani 16 çarpı 6'dan ne oldu hocam? 96. Kök 96 neymiş? Bak bunu da 2'nin karesi olarak içeri at, çarpı x 4x'miş. Yani 4x, artık kökler aynı olduğu için 4x eşittir 96 yapıyordum. X'imiz neydi hocam? 24. Yapıştırdım, geçtim. Bunu da atayım. Bu 1800 oldu hocam. Bu da ne yapar? 15 neydi? 225x. 225 nerede birleşir? 6 yapsam 6 çarpı 200'den 1200 gelir. 25 çarpı 6'dan ne geldi? 200 de buradan gelir. Oldu mu? Olmadı. 8 yapayım hocam. 8 yaparsam sanki olacak. Bak buradan 150 geldi. 1350 olmadı. 8 yaparsam 8 çarpı 200. Buradan 1600 geldi. 25 çarpı 8'den de 200 geldi. Bak 1800 sayısına ulaştım. O zaman x'imiz bizim neymiş hocam? 8'miş. Geldim burada da aynı şekilde yapıyorum. 4 çarpı 27 kök içinde. 9 çarpı x kök içinde. 9 eşittir 4 çarpı 27'ymiş. Bak 27 ile 9'u eşitledim. Pardon, şurada x'imiz de var. 3. X'imiz neymiş hocam? 4 çarpı 3'ten 12 buldum. Yapıştırdım, geçtim. Arkama bile bakmıyorum. Hızlanmam lazım. Benim daha LGS var. Yarın gireceğim. Şu gün gireceğim. Bugün gireceğim. Her zaman bu soruları çözerek LGS'ye kendini hazır hissedebilirsin hocam. Ne diyor? Sorumuza geçelim. Yukarıda karşılaştırmalardan kaç tanesi yanlıştır diyor. O zaman ne yapacağız? Bak 5 kök 3 ile 3 kök 5'i vermiş. Hemen ne yapacağım? Kökte toplayacağım. Bir kökte toplayacağım. 25 çarpı 3 büyüktür diyorum. 9 çarpı 5'ten. Bak bu 75 etti. Bu da 45. Ha, doğruymuş hocam. Geç. 6'yı içeri atayım hocam. Şurada yazayım bak. 36 çarpı 2 büyüktür kök 81 değil mi? 72 büyüktür 81 mi? Hayır hocam. Yanlış bu. Tamam mı? 7'yi içeri at hocam. 49 çarpı 2 geldim. 98 etti sanki. Evet. 6 çarpı 3 bu da ne yapar? 36 çarpı 3'ten 108 eder hocam. 98 108'den büyük mü? Hayır. Bunu da çizdim. 4'ü içeri attım. 16 olarak attım. Bu ne yapar? Kök 160 büyüktür. 8'i içeri attım. 64 çarpı 3'ten 180 192. Büyük mü hocam? Hayır. Geçtim. O zaman cevabım 1'miş. Doğru olan şıkkım bir taneymiş hocam. Geldim. Ne diyor? İçeri atarken diyor kareli olarak diyor. Zaten biz bu zamana kadar yaptık. Bu bilgi fasa fiso geç okuma. 3 kök 7 sayısı hangi tam sayıya daha yakın diyor hocam. Nasıl bulacaksın sen? 3 kök 7'nin 3'ünü içeri atacaksın. 9 çarpı 7. Bu da neymiş hocam? 7 ile 9'u çarp, hemen ne oldu? Aklım karıştı. 63. 63 neyle neyin arasında? 8 64'te. O zaman bir 6'da 7 49, 8 ile 7 arasında. Ama neye yakın hocam? 8'e. Çünkü arada bir sayı var. Tamam, geç. Diğer sorumuza geçtik hocam. Yarı çap uzunluğu R olan dairenin alanı pi r kareymiş. Tamam mı? Bize bu bilgiyi vermiş. Ne diyor? Daire biçiminden kesilen bu kartonun alanı 54'müş. Bak pi r kare 54'müş yani. Pi 3 olarak al diyordu bana. Bak 3 olarak yap diyordu. R kare 3 r kare eşittir 54. R kare benim o zaman ne hocam? Söyle, 18 değil mi? 18'i 3 çarparsam 54'ü elde ederim. R'm de o zaman kök 18. Kök 18'i nasıl yazarım hocam? Kök 9 çarpı 2'den 3 kök 2. R'miz neydi? 3 kök 2. 3 kök 2 buldum hocam. Şimdi bize ne diyor? Fırat bu kartona yarıçapı santimetre cinsinden tam sayı olan başka bir daire çiziyor. Tam sayıymış bak. Fırat'ın kartona çizdiği dairenin çapı en çok kaç santimetre olabilir diyor hocam. 3 kök 2 hangi sayılar arasında? Ona göre ben bir değerlendirme yapayım. Bak 9 çarpı 2'den bu ne hocam? Kök 18 değil mi? Kök 18 neyle neyin arasında hocam? Kök 16 vardı. Kök 25 vardı. 4 ile 5'in arasında değil mi? 4 ile 5'in arasında bir sayı. En büyük tam sayı şeklinde
Nerede yapabilirim hocam? 4'te yapabilirim. Bak 5'i alamam. Zaten 5 olup olmadığını bilmiyorum. Arada bir değer. En yüksek tam sayı değerim 4 olur. Tamı diyor bak. Çapı diyor. Yarı çapı 4 ise çapı da 8'dir hocam. 4 çarpı 2'den. Yeni nesil sorumu da hallettim. Zaten LGS'de bu şekil bu tip sorular çıkacak. Yapıştır geç hocam. Kareköklü ifadelerle çarpma ve bölme işlemlerine geçtik hocam. Hayırlı uğurlu olsun. Çok hızlı ilerliyoruz. Sıkıntı yok. Sen de 2x aldın. Hadi patır kütür başlayalım yine. Ne diyor? Kareköklü ifadelerde çarpma işlemi yapılırken katsayılar kendi aralarında, karekök içindekiler kendi aralarında çarpma işlemi yapılır. Bak B ile D'yi kendi aralarında yaptım. A ile C'yi de kendi aralarında çarptım. Bak karekökler birbiri arasında çarpmışım. 70 bulmuşum. Yani karekökü kaldır, ortak bir karekök yap gibi düşün. 7 çarpı 10. Tamam mı? Mantık, mentalite bu şekilde işliyor. Bir tane doğal sayım var. 2 tane köklü. O zaman köklüleri kendi aralarında çarp. Doğal sayı zaten çarpılacak bir şey yok. Direkt olduğu gibi yaz hocam. Burada da aynı şekilde örneklerini göstermiş. Geldim. Altta ne diyor? Kareköklü ifadelerde bölme işlemi yapılırken katsayılar kendi aralarında, karekök içindeki sayılar da kendi aralarında bölünürmüş. Her şey kendi aralarında, tamam mı? İki tane bak, bir tane bölme işlemi var. Köklü bir şey varsa kökleri kendi aralarında böl. Acıma. Ayrı ayrı kökler varsa kendi aralarında böl. Acıma diyorum hocam. Ne diyor bak, kök 30 kök 5 ne yapmış? Ortak bir payda buluşturmuş, kök 6 yazmış. Geldim bak, bunlar köklü. Diğeri beni bağlamıyor. 3'ü normal olarak yazdım. Kökün içinde 15 bölü 3 yaptım. 5 etti. 3 kök 5'i buldum. Aynı şekilde bak 8'e 4'ü böldüm 2. Kök 6 ile kök 2 böldüm. Kök 3 hocam, yapıştırdım geçtim. Karaköklü ifadeyi doğal sayı yapan çarpanlar. Aynısıyla çarpacaksın hocam. Kök 3'lü bir şey varsa, bak kök 3'lü bir şey varsa kök 3 ile çarpacaksın. Bunu kök 6 ile çarparsan ne olur? Kök 18 olur. Bunu yine çıkartamazsın. Bu da 3 kök 2'dir. Yani yine köklü bir şey kalıyor. Köklü bir ifade varsa aynı kökten çarptım. Bak burada da örneklerimiz verilmiş. Kök 6 ile kök 6'yı çarpmış. 6 olarak çıkartmış hocam. Mantık, mentalite bu. Yani aklına gelmedi mi iki tane aynı sayı çarpınca doğal sayı olacağını? Kök 6 ile kök 6'yı çarp. Ne öğrendik? Kök 6 çarpı 6. Kök 36. Zaten bu tam kareydi. 6 idi hocam. Sıkıntı yok. Bu şekilde bul. Tamam mı? LGS'de bomba gibi bu soruları yapacağını biliyorum. Ya hocam Muhammed Hoca izlemiştim ben. Aynı yaptıkları özettekileri çıktı ya. Ben sorularda kullandım. O zaman ne yapacaksın? Geleceksin. Abone ol. YouTube falan her şeyi önereceksin. Tamam mı? Yani mezun oldun ya, liseye geçtin ya, bak yeğenim, çocuğum, kardeşim, gel bu kanalı izle. Bak bu LGS'ye beni hazırladı. Tam aynı şekilde sordu ya falan diyebilirsin. Bunları diyorsan lütfen beğenmeyi unutma. Senin için çok emek harcıyorum. Beğeniyi, aboneyi benden esirgeme hocam. Sizleri çok seviyorum. Hadi gel, çok uzatma hoca. Zaten zamanımız kısıtlı. Diğer soruya geç dediğini duyar gibiyim. Çok hızlı konuşuyorum ya. Farkında mısınız? Biraz bir dinleneyim ben. Evet, dinlendim. Bak köklü sayılar kendi aralarında çarpılıyor diyordu. Kök içinde 2 çarpı 3 hocam. Kök 6'yı buldum. Sıkıntı yok. 3 direkt yazdım. Başka doğal sayı yok. Kök 2 ile kök 6. Bak 2 çarpı 6. 3 kök 12. İstersen ben bunu nasıl yapardım? 2, bu neydi? 4 çarpı 3 değil mi? O da ne yapar? 2 kök 3 çarpı 3 vardı. Bak 6 kök 3 olarak da yazabilirim. Aklında bulunsun hocam. 5 ile 2'yi çarptım 10. Kök 6 ile kök 2 çarpayım 12. Bak 12 nasıl ne yazılabiliyordu? 2 kök 3. Yani 10 çarpı 2 kök 3 yazarım. 20 kök 3 en sade halini böyle bulurum hocam. Bak gel. Eksi 3'ümü yazdım. Eksi bak hiç köklüye karıştırma eksi. Eksi dışarıdaysa dışarıda kalsın. Ya dışlayın onu. Eksi bizden değil hocam. Artı bizden köklüde. Bak kök 5 ile kök 3'ü çarp kök 15. Hocam bir tane daha kök 15 var. Bunları da çarptım. 15 geldi. 15 çarpı eksi 3'ten eksi 45'i buldum hocam. Sıkıntı yok. Devam et. Diğer sorulara geç. Hocam bana soru ver. Soru. Alıştırma ver. Al veriyoruz işte. Bak bölüm var. Kök 30 bölü kök 10. Bu da ne yaptım? Kök 30 bölü 10 eşittir. Kök 3 etti hocam. Sıkıntı yok. Gel bölüm şeklinde yazıyorduk. 6 kök 18 bölü 2 kök 3. Bununla bunu böldüm hocam. 3. Bununla bunu böleyim hocam. Kök 18 bölü 3'ten 3 kök 6 yapıştırdım. Geçtim. Buna yer kalmadı. Şuraya yazalım. Kök 150. Nasıl yapabilirdim ben bunu? Düşünüyorum. 15 çarpı 10 değil mi? Ne yapayım hocam? 2'yi buraya atayım. 30 çarpı 5. Bir şey bulamıyorum ya. O zaman 150'yi asal çarpanlarına ayırayım. 75. 5'e böldüm.
Ne yaptı 5'e bölürsem 15. Bir daha 5'e böleyim hocam 3. 3'e böldüm 1. Bak 5'in karesi yani 5'in karesi çarpı 2 çarpı 3. Kök içinde bak 5 dışarı çıktı. 5 kök 6'ymış hocam. Yazdım 5 kök 6 bölü 5'ten. 5'ler gitti. Kök 6'ymış hocam cevabı. Yapıştırdım geçtim. Kök 45 bu neydi? Düşüneyim 9 çarpı 5'ti. Bu da ne yapar? 3 kök 5 değil mi? 3'ün karesi olduğu için 3 kök 5. 3 kök 5 bölü 2 kök 5 ama eksisi de vardı. Unutma kök 5'ler sadeleşti. Eksi 3 bölü 2'yi buldun yapıştırdın. Geçtin hocam sıkıntı yok. Ne diyor? Alanlarını bul bana diyor. Bak şu ifade alan bul demekti. Alan neydi dikdörtgende? A çarpı B'ydi. Buraya A dersem buraya B dersem A çarpı B'ydi. Hemen yazayım. Kök 3 ile 2 kök 3'ü çarptım. Kök 3'ler 3 diye çıktı. 2 çarpı 3'ten 6'yı buldum hocam. Sıkıntı yok. Bak ne diyor? KL'yi bul diyor bu sefer. Alanı vermiş. B diyelim buraya. A diyelim. A çarpı B'ydi. A'mız ne hocam? Kök 18. B'miz ne? B. Eşittir 6 kök 10'muş. O zaman B'yi ben sade bırakırım. 6 kök 10 bölü kök 18 yaparım. Geldim. Sıkıntı yok. 6 kök 10'u yazdım. Kök 18 neydi hocam? 9 çarpı 2'den 3 kök 2 idi hocam. Geldim bak bunlar kök 5 diye buraya geldi. 6 ile 3'ü sadeleştirdim. 2 kök 5 olarak ben KL'nin uzunluğunu buldum hocam. Sıkıntı yok. Hadi diğer alıştırmalarımıza geçelim. Geçelim hocam. Sıkıntı yok. Bak şimdi bunu ne yapıyordum? Ayrı ayrı da yazabiliyordum değil mi? Evet yazıyordun hocam. 9 neydi? 3'ün karesiydi. 4 neydi? 2'nin karesiydi. Bak burada görmen için yapıyorum. Kareler gider 3. Bu da 2. Kare neydi? Karesi olarak dışarı çıkıyordu hocam. Gel. Kök 32 neydi? Kök 50 neydi? Ayrı ayrı yazıyorum. 16 çarpı 2'den 16 neydi? 4'ün karesiydi. 4 kök 2'yi yaptım. 25 çarpı 2'den 25 neydi? 5'in karesiydi hocam. 5 kök 2 yaptım. Kök 2'leri sadeleştirdim. 4 bölü 5'i buldum hocam. Sıkıntı yok. Bunu nasıl yapacaktık? 1 tam 7 bölü 9. Bu neydi hocam? 16 bölü 9'du değil mi? Kök içinde. Ne yapıyordum? 9 ile 1'i çarpıyordum. 9 7 ekliyordum. 16 bölü 9. 16 bölü 9 kök 16 bölü kök 9. Zaten biliyorum hocam 4 bölü 3 yapıştırdım. Geçtim. Hadi gel alttaki sorumuza geçelim. Easy peasy bir soru. Kök 4 neydi? 2. 2 ile 8 çarptım 16. Bak 16 ne yapar? 4. 4 ile 9'u çarptım hocam 36. Onun kökü ne yapar? 6. 6 çarpı 24. Bu ne yapar hocam? 120. 24 daha 144. 144 neyin köküydü? 12 idi hocam. Yapıştırdım. Çok basit sorular. Geçelim. Al sana yeni nesil bir soru. Ne diyor? Aşağıda her birinin üzerinde birer irrasyonel sayının yazılı olduğu aynı kartlar verilmiş hocam. İrrasyonel neydi? Rasyonel olmayan. Bu kartların her birinin üzerinde yazan sayı diğer tüm kartların sayılarla ayrı ayrı çarpılarak çarpımlar elde ediliyormuş. Buna göre elde edilen çarpımlar ne? Yani diyor ki bir tane kart al diyor, diğerleriyle çarp diyor. Mesela şu şekilde çarp diyor. Hangisi rasyonelse o senin bulduğun diyor. Gel bunları bu şekilde çarp diyor. Tamam mı? Kök 2 geldim kök 8 ile çarptım. Kök 16 4 elde ettim. Buldum. Kök 2 kök 10 ile çarpayım. Kök 24. Oldu mu? Olmadı hocam. Kök 2 kök 18 ile çarpayım. Kök 36. Bu da neydi hocam? 6 elde bana yarıyor. Kök 2 ile kök 27'yi çarpayım. 54 kök içinde. Oldu mu hocam? Olmadı. 8 ile 12 çarptım. 96. Düşünüyorum. Hayır olmaz. Kök 96. Olmadı. 8 ile 18 çarpıyorum. 80 artı 64'ten 144. Kök 144. Neydi hocam? 12'nin de. Bu da oldu hocam. 3 tanesi oldu bana şu an. Şimdi ne geldim? 8 ile 27. Bak bunu şöyle de düşünebilirsiniz. 8 neydi? 2 üzeri 3. 27 neydi? 3 üzeri 3. Hocam bunlar 6 üzeri 3 olur. Tamam mı? 6 üzeri 3 kökün içine kare bir şekilde çıkar mı? Hayır. Bak bunu nasıl yazarsın? 6 kare çarpı 6. Kare dışarı çıktı. 6 kök 6 kalır. Yani bu da olmadı. Geldim artık kök 12 ile kök 18 çarpıyorum. Bunu nasıl çarpayım hocam? Bak 3 tane şu an var. Şimdi kök 12 ile bak kök 12 çarpı kök 18 yapıyorum sana şu an. 12 neydi hocam? 12 neydi hocam? 2 kök 3 değil mi? Çarpı. Kök 18 neydi hocam? 3 kök 2. Geldim 6 kök 6 etti. Bu da olmadı hocam. O zaman kök 12 ile kök 27'yi çarpayım. Kök 12 neydi? 2 kök 3. Kök 27 neydi hocam? 3 kök 3. Hocam kök 3'ler zaten sadeleşir. Bu da olur hocam. Bunları da aldım. Bir tane daha oldu. Şu an 4. Şimdi 18 ile 27'yi çarpayım. 18 neydi hocam? 3 kök 2.
27 neydi? 3 kök 3'tü. Bak buradan kök 6'da bir ifade gelecek. 9 kök 6. Bu da olmadı. Yani benim doğru şıkkım 4'müş. Çok güzel, çok mantıklı, çok pratik ve LGS ayarında bir soruydu. Yani belki yarın bugün çıkar hocam. Elinde cebinde kalsın. Evet canlarım, nerede kalmıştık benim bir tanelerim? Evet, anlatıyorduk. Ne diyorduk hocam? Karaköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemleri. Karaköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemi karekök içindeki sayıları aynı olan terimlerin katsayılarıyla yaparak sonuç elde edersin diyor. Mesela şimdi a kök b artı c kök b mi var? A ile C'yi topluyorsun ama kökler aynı olmalı. Mesela şu şekilde bir şey olursa A kök B diyor. Mesela 2 kök 7 artı mesela 3 kök 7. Bunu ne yaparsın? 5 kök 7 diye yaparsın ama köklerin içi aynı olduğunda hocam. Tamam mı? Burayı unutma. Ama mesela şöyle oldu diyelim. 3 kök 7 artı 5 kök ne yapalım? 8 yapalım. Bunu toplayabilir misin? Hayır. Mesela şunu yapamam. 8. 3 ile 5 topladım 8. Ya kök 7 mi kök 8 mi topladım kök 15. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Sen ne yapacaksın? Karekök içleri aynıysa o şekilde toplayıp yan tarafa yazacaksın hocam. Sıkıntı yok. Hadi geçelim. Bak burada da örneklerimiz verilmiş. 4 ile 2 toplamış 6. Şimdi bak burada gizli bir 1 vardı. 8 kök 3 eksi 1 kök 3'ten 8 eksi 1'den 7 kök 3'ü bulmuş. Bak buradan ne yapmış? İlk başta çözümlemiş. Çözümlemiş hocam 3 kök 5 2 kök 5 toplamış 5 kök 5. Biz de aynı şekilde alttaki soruları yapalım hocam. 4, 2, 6. Kök 2'ler aynı mı? Evet. 6 kök 2 yazdım. Geçtim hocam. Geçiyorum. Kök 5 kök 5. Aa hocam nasıl toplayacağız yani? Aa burada 1 var hocam. 1 var. 2 kök 5 yazdım geçtim. Bak hepsi kök 10 mu? Hayır. Kök 5 de var. O zaman kök 10'lar arasında toplayayım hocam. 9 kök 10 buldum. Eksi 4 kök 5. Daha devam ettirebilir miyim? Hayır. Devam ettiremezsin. Mesela şunu yapamazsın. 9'dan 4 çıkardım 5. Aa kök 10 kök 15. Ya böyle bir şey yok. Ya da kök 5. Böyle bir şey yok hocam. Tamam mı? Sen ne yapacaksın? Bak bu şekilde bir şey yok. Bu şekilde bırakacaksın ifadeyi. Tamam. Hadi gel alttaki sorulara geçelim hocam. Kök 12. Ne yapıyorduk? 4 çarpı 3'ten 2 kök 3'ü buldum. Artı kök 27 neydi hocam? 9 çarpı 3'ten 3 kök 3. 2 kök 3'te 3 kök 3'ü topladım hocam. 5 kök 3. Sıkıntı yok. Yapıştırdım. Geçtim. Kök 8 neydi hocam? Artık pratik olalım. 4 çarpı 2'den 2 kök 2. 24 neydi hocam? Ha, düşünüyorum. Neydi hocam? 4 çarpı 6 yaparım. Ha. 4 çarpı 6 yazdım. 2 kök 6. Bak 2 kök 2 2 kök 6. 7 kök 2 vardı. Bak 2 kök 2 artı 2 kök 6 eksi 7 kök 2. 2 kök 2'den eksi 7 kök 2 çıkardım. 2'den eksi 7 çıkardım. 2'den eksi çıkardım. Eksi 5 kök 2 artı 2 kök 6. Devam edebilir misin? Hayır hocam. 2 kök 2 ve kök 6. Devam edemem. Geçtim diğer kazanılma soruma hocam. 72 neydi? 36 çarpı 2 idi. 6 kök 2 eder. Eksi. Kök 50 neydi hocam? 25 çarpı 2'den 5 kök 2 idi. 5'i dışarı attım. 10 kök 2 etti. Artı 98. Bak bu çok çıkar demiştim. 49 çarpı 2'den ne oldu hocam? 7 kök 2 artı 7 kök 2. 6 ile 7'yi topladım. 13. 10 çıkardım. 3 kök 2 yapıştırdım. Geçtim hocam. Alıştırmalarımız bu kadardı. Artık ne yapacağız? Sorulara geçeceğiz hocam. Bak şimdi toplama artık neydi? Toplamanın mantığı neydi? Tekrarlı toplama çarpmaydı hocam. 1, 2, 3, 4, 5. Yani 5 tane kök 5'im var. Yapıştırdım geçtim. Teker teker uğraşma buna. Mesela neydi? 2 artı 2 artı 2. Bu neydi? 3 tane 2 idi hocam. 6 idi yani. Bak 2, 4, 6. Mesela 5 artı 5 artı 5 artı 5 artı 5. 4 çarpı 5'ti hocam. Bu şekildeydi. Yani toplama, tekrarlı toplama aslında çarpmaydı hocam. Değil mi? Tamam, sıkıntı yok. Ne diyor hocam? Çevresi 26 kök 2'ymiş. Bu dikdörtgenin diyor uzun kenarının uzunluğu kök 98, kısa kenarının uzunluğu ne diyor? Hemen dikdörtgenimi çizdim. Uzun kenarı kök 98'miş. Kök 98 neydi hocam? Kök 49 çarpı 2 idi. Bu da 7 kök 2 ederdi hocam. Tamam, uzun kenarı buldum. 7 kök 2. Buraya da yazdım hocam. Buralara x diyeyim bilmiyorum. 1, 2. 2 tane x'im var. Artı 7 kök ile 7 kökü topladım. 14 kök 2. Neymiş bu? 26 kök 2'ymiş hocam. 2x o zaman nedir? 14 eksi 20, 26 eksi 14'ten 12 kök 2. O zaman x'imiz ne hocam? Bunu 2'ye böldüm. Bak 12'den 2'yi böldüm. 6 kök 2'ymiş hocam. Cevabımı buldum. Yapıştırdım. Diğer soruma geçtim. İzninizle ben
suyumu içmek istiyorum. Hemen sorulara devam edelim hocam. Nasılsınız? İyi misiniz? Canlı mısınız? Bak şöyle yapayım. Canlı mısınız hocam? Bomba gibiyiz değil mi? Yapacağız bu soruları ya. Bu sorular bize ne der hocam? Gel. Gel hadi. Devam ediyoruz, tamam. Geldim soruma hocam. Ne diyor? Seyhan kalınlığı önemsiz olan bir tele büküyormuş, dikdörtgen oluşmuş. Daha sonra şeklini bozup aynı telin tamamını kullanarak eşkenar üçgen yapacakmış hocam. Eşkenar üçgen. Eşkenar üçgen neydi? Şöyle bir şeydi. Hepsi eşitti hocam. Tamam, sıkıntı yok. Oluşan eşkenar üçgenin bir kenarının uzunluğu santimetre cinsinden aşağıdakilerden hangisidir? 10 kök 5 ise burası da 10 kök 5. 20 neydi? 2 kök 5'ti hocam. 2 kök 5. Bak uyanık ol. Kök 20 zaten kök 5'li bir şey çıkması lazım. Toplayabilmen için neydi? Köklerin aynı olması lazım hocam. Topla 20. 4 de buradan 24. 24 kök 5. Bunu 3'e böleceğim. Neden? Çünkü eşkenar üçgendi. Hepsi eşitti. O zaman 8 kök 5 bir kenarı ne oluyormuş hocam? 8 kök 5. Yapıştırdım. Diğer konumuza geçelim hocam. Neydi? Kareköklüğü yaparken bir de ondalık kısmı var değil mi? Ondalıkların da karekökünü alıyorduk biz. Ya çok kusura bakmayın arkadaşlar. Susadım. Bir daha suyumu içeyim ve size anlatmaya başlayayım hocam. Hızlanmamız lazım. Hızlı olmamız lazım. Ne yapacağız? Bitireceğiz LGS'yi. Bizim 3-4 saatimiz var. 2x aldın. Uygulama indirdin. 4x aldın. İzliyorsun bir şekilde. Hadi gel izlemeye devam edelim hocam. Ondalık ifadeleri diyor belirlerken rasyonel şekilde yaz diyor. Pay ve paydaları bul diyor. Ondan sonra işleme koy diyor. 0,81 bak 81 bölü 100 olarak yazmış. 9 bölü 10'dan 0,9'u bulmuş. Bu şekilde bak örneklere sen bak. Ben zaman kaybetmek istemiyorum. Bu şekilde yazmış yapmış hocam. İlk adımımız ne? Mesela 0,04 diyelim. Ya da burada yapmış 0, ne yapalım? Ya da ne yapalım? Dur 2,89 yaptık değil mi? 289 bölü 100 yaptım. Neden? Çünkü burada ve 2 tane yanında var. 100 yaptım. Kök 289 neydi? Bak sana söylemiştim. 17'nin karesiydi. 17 olarak çıkar. 100 neydi? 10'un karesi de 10 olarak çıkar. Bu da 1,7. Bu şekilde bu mantıkta karekökleri, ondalık ifadelerin kareköklerini çıkartacaksın hocam. Burada ne diyor? Sana diyor ki bak pay kısmına önce 1 yazılır sonra birinin sana basamak sayısı. Ya geç 0,9 9 bölü 10'muş. 0,25 25 bölü 100'müş. Eğer bunu kök içine alırsa hocam sen de kök içine alacaksın. 5 bölü 10'u yazacaksın. 0,5 bu da 1 bölü 2 eder deyip geçeceksin hocam. Burada sana bunu anlatmış. Çok da güzel anlatmış. Teşekkür ediyoruz. Bak ne diyor? Bunun alanı hocam 0,16'ymış. Bir kenarına çevre uzunluklarını hesaplayın diyor hocam. 16 bölü 10. 16 bölü 100 pardon bunun alanıymış. A diyelim bak kareye bu. A kare eşittir buymuş. O zaman A'mız ne olacak? Kök 16 bölü 100 olacak hocam. Bu da neydi? Kök 16 4 diye çıkıyordu. 100 10 diye çıkıyordu. 0,4. Bir kenarı 0,4 ise 4 ile çarparım. Alanını bulurum. 1,6 etti. Bak şimdi alanı buymuş. Geldim aynı şekilde yazıyorum. 1 bölü 100 alanıymış. A kare eşittir 1 bölü 100 yaptım. A eşittir kök 1 bölü 100. Buradan 1 diye çıktı. 100 10 diye çıktı. 0,1'i buldum. Çevresi neydi? 4 ile çarptım. 0,4'ü buldum. Yapıştırdım. Geçtim hocam. Altta ne diyor? Toplama çıkarmayı yap diyor. Zaten karekökte biz toplama ve çıkarmayı görmüştük. Gel şimdi 49 bölü 100 yazdım. Ya bunu direkt yazalım mı? Bak 7 değil mi? 7'nin karesi 7 bölü 10. Artı 81 neydi? 9. 9 bölü 10. 121 neydi hocam? 11'in karesiydi. 11 bölü şöyle yaptım 10. 7 ile 9 topladım 16. 11'den çıkardım 5 bölü 10. Bu da 0,5 etti hocam. Aynı zamanda 1 bölü 2. Yani yarım eder hocam. Gel bakalım 324. 324 neyin karesiydi düşünüyorum. 289 bak 289 17'nin karesiydi. 18 desem evet 324'ü buldum. 18 bölü 10. Bölü 36 neydi? 6 bölü 10'du. Bak onlar sadeleştirdi. 18 bölü 6'dan 3'ü buldum yapıştırdım. Geçtim hocam. Gel bakayım aynı şekilde devam edelim. 4 neyin karesiydi? 2. 2 bölü 100 neyin karesiydi? 10. 2 bölü 10 artı 9 neyin karesiydi? 3. 3 bölü 10 bölü 1 bölü 10. Yazdım geçiyorum artık. 6 bölü 10 5 bölü 10 bölü 1 bölü 10'dan onlar sadeleşti hocam. 5'i buldum yapıştırdım geçtim. Devam edelim hocam. Devam edelim. Bana güzel sorular, güzel alıştırmalar ver hocam. Ben LGS'yi son güne bıraktım. Son günde halletmek istiyorum. O zaman hallet hocam. Bu videoyla halledeceksin.
Ne demiş? Bu işlemi yap demiş, sıfıra ulaş demiş. Yıldız o zaman bize ne olabilir diye sormuş. 64 bölü 100'dü bu. 8 bölü 10 olarak yazdım artık. Yıldızım var. Eksi 225 neydi? 15'in karesiydi. Bunu da 15 bölü 10 olarak yazdım. Buradan bunlar gider. Eksi 7 bölü 10 gelir. Eşittir. Pardon, artı yıldız sıfırmış. Yıldızı buraya attım. 7 bölü 10 etti. Hayda, bunu nasıl yapacağım? Hocam 7 neydi? Kök 49'du değil mi? 10 neydi? Kök 100'dü hocam. Bunu iki tane kök varsa bunu şu şekilde yazabiliyordum hocam. Tamam, sana bir de ondalı soruyor. Ay maşallah. Kök 0,49 yazdım, işaretledim, geçtim hocam. Hadi alttaki sorumuza geçelim hocam. Sallanma sallanma, canlan biraz. Bunları bitirmemiz lazım hocam. Köklü ifadeye kadar geldik. Bir sürü yol kat ettin. Artık bu videonun devamında izle de LGS'ye hazır bir şekilde gir. Tüm konuları zipleyip tüm konulara hakim bir şekilde sorulara, konuya emret hocam. Emredeceksin. Gel bakalım. 4 bölü 10 olarak. Bak 0,4 demiş. Burada biraz sıkıntı var. Bak 2 çarpı kök içinde 4 bölü 10. Teker teker yazayım hocam. 5 çarpı 9 bölü 10 bölü kök 10. Farkında mısın? Kök 10 vermesinin sebebi var. Burası 100 değil çünkü. 2 çarpı kök 4 ne? 2. Bak bunu kök 10 diye yazdım. Çünkü 10 bir şeyinin karesi değil hocam. Artı 5 çarpı 9 neydi hocam? Düşünüyorum. 3 bölü 10. Şimdi geldim kök 10 pardon. Ne diyor? Bak şimdi bölü kök 10. Şimdi ben bunu şu şekilde yapamaz mıyım? 1 bölü kök 10 parantezini aldın. Burada ne kaldı? 2 çarpı 2'den 4. 4 kaldı. Artı 1 bölü kök 10 almıştım. Bunlar ne hocam? 15. Tamam, yazdım. Bölü kök 10. Şimdi buraya getireyim. 1 bölü kök 10 çarpı 19. Bak 19'u yazdım. Çarpı kök 10 ya. Bunu ters çevireyim. 1 bölü kök 10. Tamam mı? Kök 10'lar 10 oldu. Bölü 19. Bu da 1,9 eder hocam. Yapıştırdım, geçtim. Bunu ne yapıyorduk? Bu şekilde yapıyorduk. Sıkıntı yok. Ayda, yeni nesil soru. Yeni nesil. Bunu da hemen çözelim hocam. Vermiş. Uzunluğu L demiş. Bir cisim gösterilmiş. Birinci konumdan ikinci konuma kadar hareket edip kendi konumuna geldiği ana kadar geçen zamanı saniye cinsinden hesaplamak için şu formülü kullanıyormuşum hocam. Geçen süre S'ymiş, L buymuş, pi buymuş. Buna göre diyor ki 2,45 metre uzunluğundaki, yani L'miz 2,45'miş. Mesela bak S'yi yazalım. 2 pi diyor. Pi'miz 3'tü. Çarpı 3 bölü L'miz 2,45'miş. Bölü 9,8. Ne diyor? Birinci konumdan hareket ederek ilk kez kendi konumuna tekrar geldiği ana kadar kaç saniye geçer hocam? Ben bunu bulursam ulaşırım hocam. Tamam, yapalım. Sıkıntı yok. 245 bölü 100. Değil mi? Bu şekilde yaptım. Şimdi şöyle yapalım. Bak 9,8 2,45. Tamam, dur. Sıkıntı yok. 98 bölü 10 değil mi? Şimdi bunu ne yapayım hocam? Şöyle 245 bölü 100 ters çevirip çarpıyorum. 10 bölü 98. Değil mi? Buradan gitti bu. Tamam mı? 10'dan 10 bölü 100'den 1 bölü 10 kaldı. Bunlar gitti. Buradan da 245 bölü 980 mi geldi? Tamam. Kökün içinde sıkıntı yok. 5'e böleyim hocam bunu. 5'e bölersem ne olur? 49. Kök içinde tabii ki. Kök içinde bunu 5'e böleyim hocam. 980'i 5'e böldüm. 5, 1. Burada 4 kaldı. 48. Buraya ne yaparım? 9 yazdım. 45, 3, 36. Bak 196 da burada buldum. 196. Bu ne yapar? Kök 49, 7 idi hocam. 196 neydi? Düşünüyorum. 13 neydi? 169'da 14 olur hocam. O zaman bu 1 bölü 2. Bak nereden nereye? Ayda. 1 bölü 2 gelmiş. Bunu attım 1 bölü 2. 2 çarpı 3 bölü 2'den 2'ler sadeleşti hocam. 3'ü buldum. Yapıştırdım. Geçtim. Sıkıntılı bir soru. Dikkat edin hocam. Teker teker senin yapmanı istiyor. Senin ümitsizliğe düşmeni istiyor. Sen ümitsizliğe düşme hocam diyorum. Ve geçiyorum. Nereye geldik hocam? Gerçek sayılara geldik hocam. Gerçek sayılar takar tıkır gidiyoruz ya. Maşallah bize ya. Maşallah hocam. Nazar değmesin hocam. Bak gel diyor. Ne diyor? Doğal sayılar n ile gösteriliyormuş, tamam mı? 0, 1, 2, 3, 4. Bunu biliyoruz zaten. N neyden başlıyordu? 0, 1 böyle sonsuza kadar gidiyordu hocam. Tam sayılar z.
Ama ondan önce ben yine susadım ya. Çok susuyorum, çok. Siz de ara sıra dinlenin. Ben de dinlenmek istiyorum çünkü size daha hızlı üretmek için, daha hızlı bir şekilde video yapmak için hocam bir anda çekeyim dedim. Ben de soluksuz kaldım. Yana koydum. Gel bakalım. Z neydi hocam? Eksi sonsuzdan başlayıp artı sonsuza kadar gidecekti. Bak geldim buraya kadar, geldim buraya kadar. Tamam mı? Rasyonel sayılarım neydi hocam? A bölü B şeklinde gösterecektim. A bölü B şeklinde gösterdiğim her ifade rasyoneldi ama fark var. Her ifade derken şöyle 3 bölü 5. En son sadeleştirdim. Böyle bir şey oldu. Bu rasyonel bir ifade hocam. Gel bakalım. Ne diyor? Devirli ondalık sayıları nasıl rasyonele çevireceğim? Burada bunu anlatıyor. Ne yapıyorduk? Mesela 0,4 üzeri devir. 4 bölü 9 olarak yazıyordum ben bunu, değil mi? Bak 4 eksi 0 bölü 9. Geldim 152 devirsiz olan kısmı eksi olarak yazıyordum. Bölü devir olanlara 9 ekliyordum. Devirsizlere 0 90 olarak yazdım. Yani bu 1,52 2'nin üzerinde devir olunca ne oluyormuş? 137 bölü 90. Yaklaşık olarak hocam bak. Yaklaşık olarak. Gel. Ne diyor? Verilen ondalık gösterimlere karşılık rasyonel sayıları yazın diyor. Bana şunu istiyor bak. 42 bölü 100. Değil mi? 21 bölü 50 eder. Bundan sonra daha ne yaparım hocam? 3'e bölünüyor mu? Yok. 7'ye bölün. Bak 21 bölü 100 olarak kaldı sanki, değil mi bu? Tamam, bu şekilde bırak diyor hocam. 0,75 bak 3 bölü 4 değil mi bu? Bu şekilde bırak diyor. Rasyonel bir ifade. Geldim 2 üzeri 13 bak 213 eksi devirsiz kısım 2 bölü devirler olan yere 9 ekliyordum. Yani 211 bölü 99 bak unutma. Şuraya bir not yazayım sana. Devirsiz bak devirli sayılarda. Buraya ne yapıyorum? Tüm sayı yazdım bak tüm sayı. Eksi yapıyorum devirsiz kısım devirsiz bölü devirli ise bak devirli için 9 devirsiz için 0 veriyorum hocam. Tamam mı? Sıkıntı yok. Tüm sayıdan devirsizi çıkardım. Bölü yaptım. Devirli için 9 devirsiz için 0'ı yazdım. Geçtim hocam. Gel bakalım sorularımıza. Hayda sorulara hemen geçtik. Kök 20 sayısı diyor. Hangisiyle çarpılırsa sonuç rasyonel bir sayı olurdu. Bak ne yapacaktık? Köklü bir ifade varsa aynı köklüyle çarparsam rasyonel olur. Mesela kök 20 ile çarparsam bunu rasyonel olur hocam. Ama şöyle de bir şey yapabiliriz biz. Kök 20 neydi? 4 çarpı 5'ten 2 kök 5'ti hocam. Bunu neyle çarparsam rasyonel olur? Kök 5'li bir şeyle. Bak kök 5'li bir şey de var burada. Bak niye 1 bölü 5 hocam olmaz demeyin. Bu neydi aynı zamanda? Kök 1 bölü kök 5'ti. Yani 1 bölü kök 5'ti. Gel bakayım 2 kök 5'te çarpı 1 bölü kök 5'i çarp bakayım. Bak kök 5'ler sadeleşti. 2 kaldı. Yani rasyonel bir ifade. A'yı işaretledim. Hemen diğer soruma geçtim. Ondalık gösterim. Bak neydi? Tüm sayımı yazdım. Eksi dedim. Devirsiz olan kısmını yazdım hocam. Tamam sıkıntı yok. Bölü dedim. 99 hocam. Geldim. Bu ne hocam? 423. Bu 3'e bölünebiliyor mu? Bak farkında mısın? 3 ile 2'yi topla 5. 4 ile topla 9. Yani 9 3'e bölündüğü için 3'e bölünüyor hocam. 423'ü 3'e böl. Geldim 3'e böldüm. 1, 3, 1, 12, 4, 143. 143'ü buldum hocam. Sıkıntı yok. 143 bölü 33 etti değil mi? Bunu da 3'e böldüm sonuçta. Gelelim bakalım. Daha bu 3'e bölünüyor mu? 7, 8 bölünmüyor. Niye böyle oldu? 1, 12, 4, 143. 143 bölü 33 olarak göstermemiz lazımdı aslında. 47 yaparsak 47'yi 3 ile çarpalım. 1 ediyor. 420'ye eksi 4 yaptık. Devirli için aynı şekilde yaptık. 423 bölü 99 etmesi lazım ya. Başka bir şey demez. 143 bölü 33 arkadaşlar bu. Bu B diyelim. Şuna 143 bölü 33. Bunun başka bir seçeneği olamaz. Çünkü mantığı öğrenmiştik zaten. Geçelim. Ne diyor? Doğal sayı için N, tam sayı için Z, rasyonel sayı için Q, irrasyonel için I olmuş. Tik işaretleriyle işaretle diyor. Neyse onu bul diyor. Bak bu doğal sayı mı hocam? Hayır. Doğal sayı değil. Doğal sayı neydi? Bak hemen şuraya yazalım. N'ler sıfırdan gidiyordu sonsuza kadar.
Z'miz neydi hocam? Eksi sonsuzdan artı sonsuza kadar olan tüm sayılar. Tamam mı? Z mi bu? Evet. Rasyonel bir ifade mi? Evet. İrasyonel mi? Hayır hocam. İrasyonel değil. Kök 16 neydi? 4'tü hocam. Doğal sayı mı? Evet. Tam sayı mı? Evet. Rasyonel mi? Evet. Geçtim, tik yaptım. Ama irasyonel mi? Hayır hocam. Geldim. Kök 7 hocam rasyonel mi? Hayır. A bölü B şeklinde yazabiliyor musun? Rasyoneller A bölü B şeklinde yazılıyordu. Kök 7'yi A bölü B şeklinde yazabiliyor. Hayır hocam. Doğal sayı değil. Tam sayı değil. Rasyonel sayı da zaten değil. Bu irrasyonel bir sayı hocam. Bak 1 burada, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 taneyi buldum. İşaretledim. Geçtim hocam. İrasyonel mi? Bak 0 irrasyonel mi? Hayır. İrasyonel neydi? A bölü B şeklinde gösterilemeyen bir şeydi hocam. Geldik köklü sayılarımızı da bitirdik hocam. Bomba gibi biz hızlı bir şekilde ilerliyoruz ya. Müthişiz. Geldik nereye? Veri analizine, en basit kısma geldik. En basit. Veri analizi neydi? En easy kısımda hocam. Basitti. Veri analizi bak çizgi grafiğiyle başlayalım. Çok bir şey anlatmayacağım. Çizgi grafiği buradan başlıyor. İlla sıfırdan başlayacak mı? Hayır. Başlangıç noktası sıfırdan farklı olabilir. Biz buna çizgi grafiği diyoruz değil mi? Geldik, çizgi grafiğimiz böyleymiş. Ya çok da anlatmaya gerek yok. Zamanı bağlı olarak yaşamış. 2013'te bunun 90'mış. Geldim 2014'te 100. Sadece burada grafiği okumayı bileceksin hocam. Hemen ilerleyelim. Bunun konu özeti çok bir şey yok. Daire grafiği verilmiş. Bak bu sorularda ne olur biliyor musun? Mesela buna bu 360'a tamamlanacak ya bak. 110'dan 80 daha 190. 40 daha 230. Burada 310. Buraya ne düşüyor? 50. Yani totalde şu dairenin 360 derecesi var değil mi? Bunu biliyorum. Sana burada nasıl sorular sorar? Der ki 80 15 olduğuna göre 110 nedir? Ne yaparsın? 80'e 15 dersin. 110'a x dersin. Burada çapraz çarpımı yaparsın. 80x 110 çarpı 15'ten gelirsin. Buradan bir sıfır atarsın. 8x eşittir 11 çarpı 15'ten x'imiz 11 çarpı 15 bölü 8 dersin. Yani bu şekilde bulursun. Ben kafadan attığım sayılar için doğal sayı çıkmıyor. Ama bizim genel olarak buradan çıkabilecek soru tarzlarımız bu hocam. Sütun grafiği de aynı şekilde. Sana ne yapar biliyor musun genellikle? Sütun grafiğini verir. Der ki sütun grafiğinde böyle. Daire grafiğinde buraya çizdim. Buradan ne bulduysam buraya yerleştir. Bir tane de buraya boşluk bırakır. O zaman bunun cevabı ne olabilir diye sorular verir sana. Tamam mı? Hemen bir daha suyumu içeyim. Hocam çok su içtim. Ne yapalım? Ağzımız kuruyor. Gelelim diğer alıştırmamıza, sorumuza. Burada konu özeti çok yok arkadaşlar. Dediğim gibi bu grafikler üzerinden okumayı bileceğiz. Yani kritik noktalara değineceğiz. Dediğim gibi bir grafikten bir grafiğe geçmeni sağlar. Tamam mı? Gel okuyalım. Aşağıdaki daire Kardel'in kitaplığındaki türlere göre dağılımını göstermiş. Araştırma kitapları, hikaye kitapları, roman kitapları, şiir kitapları diye türlere göre dağılımı vermiş hocam. Bak ne diyor? Kardel'in 12 tane şiir kitabı varmış. 12 tane. Çizgi grafiği ve sütun grafiği şeklinde gösterin diyor ama biz neyi bulalım biliyor musun? 12 tane bundan varsa diğerlerine ne düşer? Mesela bak 180, 300. 60'a 12 düşüyormuş tamam mı? 60'a 12 düşüyormuş. Biz bunu ne yapalım biliyor musun? Oranı bulabilmek için. Bölelim 12 hocam. 5'e 1 düşüyormuş. 5'e 1 oran varmış arkadaşlar. O zaman yüzde kaç olur? Bak yüzde kaç olur? 5'te 100 ise 1'de ne olur? 20 katı. Burada 20 katı olacak 20. Yani bizim araştırma sorumuz 20'ymiş. Şimdi 5'e 1 vardı. Hikaye 80'e ne olur hocam? Bak farkında mısın? 16 katı. Buraya geldim 16 katı olacak. Buraya da 16 tane düştü. Romana gel. Bak 5'e 1 oran vardı. 120'ye kaç olur? 24 katı. 24 katı hocam. Geldim buraya 24'ü yazdım hocam. Çizgi ve sütun grafiği diyor. Mesela ne yaparsın? Roman dersin. Hocam işte 24 falan. Bu şekilde ilerlersin. Bunu şimdi çizmeyeceğim. Vakit kaybı. Zaten burada bize ekstra bir soru vermiş hocam. Gel bakalım ne diyor? Aşağıdaki grafikte müzeyi ziyaret eden turistlerin hangi ülkeden geldikleri yüzde olarak gösterilmiş tamam mı? Buna göre bu veriler daire grafiğinde gösterildiğinde A ülkesine ait daire diliminin merkez açısı kaç derece olur? Yani bunu ne diyor sana? Daire şeklinde göster diyor hocam. Bak şu şekilde daireyi çiz diyor, göster diyor. Bu yüzdelik ya. Totalde 100'e eşit olacak değil mi? Mesela gelelim A için yazalım şuraya. A neymiş hocam? 30'muş. Ama bak %30 tamam mı? %30. 360'da ne olur diye soracağım ben burada. Hemen çapraz çarpım yapalım. Bak şunları sadeleştirelim. Çapraz çarpım yaptım. 10x eşittir 36 çarpı 30 dedim değil mi? Sıfırları sildim.
X o zaman neymiş? 108'miş. A'ya 108 dilim. Bak 108 derecelik dilim düşüyormuş. Diğerlerini de aynı şekilde bulabiliriz. Mesela B eşittir 25 değil mi? Dairelik dilimde yüzde kaç açı düşecek diye bakıyoruz. Bak yüzde 25'miş değil mi? O zaman 360'da ne olur? X yazdım bak. %25. Yani burada 4'e 1 oran var. 360'ı 4'e böldüm 90. Yani buna da 90 düşüyormuş. B'yi sorsaydı bize 90 işaretleyecekti. Tamam mı? Bu şekilde oranlıyoruz. Yüzde buysa 360'da kaç olur diye oranlıyoruz. Sorunun genel mantığı bu. LGS'de de bu şekilde çıkabilir. Mesela LGS'de bu şekilde çıkar hocam. Çünkü uzatır. Sonra da al yap der sana. Tamam mı? Bu şekilde. Ne diyor? Türkiye omurilik bilmem ne, burası fasafiso okuma. Aşağıdaki bir okulda 5. 6. 7. sınıflarda sayılarının sınıfı bak 5. 6. 7. sınıf öğrencilerinin sayılarının dağılımı dairesel grafikte bu öğrencilerin sınıflarına göre topladıkları mavi kapak sayılarının sütun grafiğiyle gösterilmiştir. Bak biz ortaokulda da çok iyi hatırlıyorum kapak topladığımızda bir koli vardı hocam. Atıyorduk onun içine. Engelli arkadaşlarımıza yardım olarak gidiyordu. Çok güzel bir uygulama. Vatandaş hani duyarlı olalım arkadaşlar. Duyarlı olalım. Yani bu hayatta sadece biz yokuz. Engelliler de var. Engellilere hani yardım olmak için yani kapakları atalım. Her şey aslında LGS bakma hani şu an hızlı olmamız lazım diyoruz ama bazı konular cidden hani duyunca bak deprem oldu bilmem ne oldu. Bunlar çok acıklı şeyler. Hayattan da kopmayalım. Sınava gireceğiz diye hayattan da kopmayalım hocam. Dedikten sonra biraz tüzük geçtikten sonra ne yapalım? Sorumuza dönelim. Ne diyordu? Sütun grafiğinde verilmiş. Diyor ki buna göre hangi sınıftaki öğrencilerin başına toplanan kapak sayısı en fazladır? Yani öğrenci başına en fazla kapağı istiyorum ben hocam. Sınıflara göre öğrenci sayıları. Bak 360 derece olarak değil mi? Bak 6. sınıf ya da 5'ten başlayalım. 5, 6, 75, 150, 90, 240. Bak buraya da 120 düştü değil mi? Şuraya geliyorum bak 5. sınıf için 5. sınıf için neymiş? 75'miş ama 360'da 75. Bak dikkat et. 360'da 75. Biz öğrenci sayısını 100 olarak ayarlayalım tamam mı? 100 olarak ayarlayalım. Yüzde kaç olur diye soruyorum ben hocam. Hemen şu sıfırları siliyorsun tamam mı? 36x eşittir 75 çarpı 10 diyorsun. Geldim 18x eşittir. Şurayı da 2'ye böldüm. 5. 75 çarpı 5 dedim. Bunu 3'e böleyim hocam. 3'e bölürsem ya da 100 yaparsak sıkıntılı olur ya. Neyse. 5. sınıfta bak 450 tane kapak toplanmış. 75 için 450 toplanmış değil mi? Bu şekilde ilerleyelim. Aynen. Yani burada sınıf mevcudumuz bak sınıf mevcudu 360 olsun tamam mı? Direkt daire grafiğindeki gibi olsun. 2 iş yapmayalım. 75 tane kişi 450 tane kapak topladıysa bir kişi kaç tane toplar? Farkında mısın? 75'i 2 ile çarparsan 150, 150'yi 3 ile çarparsam 450. Yani 6 katıymış. O zaman kişi başına 5. sınıfta 6 tane düşüyormuş. 6. sınıfa gelelim 300 diyor bak. 6. sınıfta da 75 kişi var. 75 kişi 300 tane kapak topladıysa hocam kişi başına 4 tane düşmüştür. Çünkü 4 katıydı bunun bak 4 katı. Geldim 7. sınıfa 450 tane kapak toplanmış. Bak 90 kişi 450 tane kapak toplamış. 5 katı hocam o zaman 5 tane kapak toplar bir kişi. 8. sınıfa geldim 600 bak 600 kapak toplamışlar ama 120 kişiler. 120 kişi 600 topluyorsa bir kişi kaç toplar hocam? 5 tane toplar. Çünkü 120 600'ün 5'e bölünmüş hali. Buna da 5'i yazdım. En çok hangi sınıf toplamış? Hocam 5. sınıflar. Hemen işaretledim geçtim. Güzel yeni nesil bir sorumuzdu. Biz ne yaptık? Veri analizinin de olabildiği kadar özetledik hocam. Şimdi neredeyiz? Olası durumları belirleme. Yani olasılığa geldik hocam. En gıcık, en inanılmaz konu. Ama benim de en sevdiğim konu. Bu nasıl oldu biliyor musun? Bir anda bana bir ilham geldi. Olasılığı sevmeye başladım. Büyük ihtimal sevenler için yani ileride lisede sayısal sevenler için bunlara da böyle olacak. Olasılığı 8'de falan ben yani lanet olsun derdim. Gıcık kabardım tamam mı? Şu an sevmeyebilirsiniz ama sizin sorularınız basit. Yani tüm durum istenilen durum. Tüm durum istenilen durum. Bu şekilde gidiyor. Siz keyfinize bakın. Sadece verilerini öğrenmeye çalışın. Tamam mı? Dedikten sonra sorularımıza konu anlatımımıza geçelim hocam. Ne diyor? Bak burada önemli. Teker teker inceleyelim. Zarın havaya atılmasına deney.
deneyden çıkanlara çıktı. Çıktının her birine olay denir. Yani 1, 2, 3, 4, 5, 6 şeyimiz var. Durumumuz var. Üst düzeyine gelenlerin yani bu sayılar geliyorsa bunlara olay diyoruz hocam. Geldik. Tamam, bunları anlatma, bunlar boş şey. Ne demiş? Mesela eş büyüklükte 4 sarı 6 beyaz gelmiş. 10 tane yani olası durum 10 tane olası durum var. 10 tane topu ne yapabilirim hocam? Çekebilirim, tamam mı? Bir dakika hemen ne yapalım? Bir bakalım. Evet, doğru. Güzel bir şekilde ilerliyoruz hocam. Gel aşağıdaki dairemize geçelim. Ne diyor? Çark çevriliyor diyor. Mesela sana ne sordu biliyor musun? Çark çevrildiğinde sarı gelme olasılığı ne? İstenilen durum ne hocam? İstenilen 3 tane değil mi? Tüm durumum ne? 2, 4, 6, 8. 3 bölü 8. Yani mantık basit. Olasılıkta ne hocam? İstenilen durum bölü tüm durum. Tamam mı? İstenilen durum bölü tüm durum. Hemen sorularımıza geçelim. Çünkü olasılıkta artık yani teker teker hocam yok şu yok bu anlatmaya gerek yok. Sadece bir tane durumumuz vardı. İstenilen bölü tüm durum hocam. Bunu burada uygulayacağız şimdi. Gel bakalım. Oya ne diyor? 24 sayısının pozitif tam sayı çarpanları. Hayda. İlk konumuza geldik. Hemen yapalım. Ne yapıyorduk? 24'ü aldım. 1 çarpı 24. 2 ile çarptım. 2 çarpı 12. 3 çarpı 8. 4 çarpı 6. Farkında mısın? Bak 6 çarpı 4 diye gideceğim. Daha devam etmeye gerek yok. Kendisini tekrar edecek. Ne diyor? Çarpanlarından tek olanı birini unutup diğerinin tümünü bir kağıda yazıyor. Tek olan birini unutup bak tek olan birini. Buna göre unutulan sayı için kaç farklı olası durum vardır? İstenilen durum ne hocam? Tek sayıların unutulması bak. Tek sayıların unutulması. Tek sayılarım ne var hocam? Geliyorum. 3 benim tek sayım burada değil mi? Daha tek sayı var mı? Geldim 1 tek sayı. Daha tek sayı var mı hocam? 2, 4 bunlar hep çift bak. 1 ile 3. Yani benim 2 tane durumum var. İstenilen durumum benim 2. Tüm durum sormuyor. Oranla demiyor sana. Tamam mı? Gel ne diyor? Burada da eski bir konuyu tekrar edeceğiz. 1 ile 30 arasındaki asal sayılar eş özellikteki bir kağıta yani kutuya atılıyormuş. Rastgele alınan bir kartın üzerinde yazan tüm durumlar bak burada da tüm durum. Üste istenilen durumu soruyordu. Artık tüm durumu bul diyor sana. 1 ile 30 arasındaki gel hep beraber asal sayılar yazalım. 2, 3, 5, 7, 9 var mı hocam? Yok. 11, 13, 14, 15, 16, 17 var hocam. 19 var. Geldim. 20 yok. 21 yok. 22, 20, 23 var hocam. 24, 25 bunlar değil. Hep bölünüyor. 26 bölünüyor. 27 zaten bölünüyor. 28, 29 var hocam. Tüm durumum bu benim. Bak 21 eklemiş. Geç. 2'yi koymamış. Geç. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29. Bak bu benim doğru şıkkım olarak şu an gördüm. Bak 9 eklemiş. Geç. Yani benim şıkkım C hocam. Geçtim diğer konuma. Yani bir olayın olma olasılığı bak. Bana ne diyor? 1 bölü n. İstenilen olayın çıktı sayısı olası tüm durumların sayısı. Ne demiştik? İstenilen durum bölü tüm durum. Nasıl yapacaktık? Mesela yazı turada. Benim tüm durumum ne? Yazı ve tura olması. Tura gelirse 1 bölü 2. Burada da bunu söylemiş. Mesela zar. Zarın üzerinde çift sayı olmasını istiyorum. 2, 4, 6. Tüm durumum ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yani 3 bölü 6'dan 1 bölü 2. Bu şekildeydi. Tüm durum ve istenilen durum. Tamam mı? Hadi. Gel buralara geçelim. Bir tane hemen alıştırmamızı yapalım. Bak tüm toplarım ne? Ne diyor? Torbada büyüklükler varmış. Torbadan rastgele seçilen bir topun şu olması ne diyor? Toplam kaç tane şeyim var benim? 4, 2, 6, 14. 14 tane topum var. Mavi renkli gelme olasılığı 4 bölü 14'ten 2 bölü 7 yazdım hocam. Sarı 2 bölü 14, 1 bölü 7 yazdım hocam. Yeşil renkli gelme olasılığı 8 bölü 14'ten 2'ye bölüm 4 bölü 7 yazdım hocam. Beyaz renkli gelme olasılığı bak beyaz diye bir top yok hocam. O zaman sen buna ne yazacaksın? 0. Çünkü öyle bir durum yok. 0 bölü 14'ten 0 oldu hocam. Tamam. Mantığımız buydu. Bak ne diyor? Yukarıda verilen şekil eş karelerden oluşmuş, tamam mı? Buna göre bu şekil üzerinde seçilen bir noktanın boyalı bölge olma olasılığı kaç diyor. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 25 tane kalem var. Benim tüm olası durumum ne hocam?
ben 25 tane kareden birisini seçebilirim. Eş kareler diyor 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 tane de olasılığım var. Bana ne diyor? Yüzde kaç ihtimalle? O zaman 4 ile çarparım. Hop 36 bölü 100'den %36'yı işaretledim. Geçtim hocam. Gel bakalım diğer sorumuza. Eren aşağıda verilen kartonu her biri eş olacak ve hiç parça artmayacak şekilde keserek kare şeklinde parçalar elde etmek istiyor. Bak farkında mısın? EBOB, EKOK var. Çünkü eş kareler diyor. Kenarlarımız var. Mesela biz 6 santim olup eşkenarlarla oluşturabiliriz. İkili de oluşturabiliriz. Yani burada bir sürü ihtimalimiz var. Bize buradan olasılık sorusu sormuş hocam. Yani EBOB'u niye olasılığa karıştırıyorum ben de bilmiyorum ama karıştırıyorlar. LGS'de böyle yapıyor zaten. Hadi gel devam edelim hocam. Eren'in elde edeceği karenin kenar uzunlukları santimetre cinsinden birer tam sayı olacağına göre Eren'in bir kenarı 6 santim olan kareler elde etme olasılığı kaç? Bak 24 ile 54 var değil mi? Bunların ortak pozitif bölenlerine bakalım. 1 oluyor mu hocam? Bak birlik kareler oluşturabilir miyiz? Oluşturabiliriz hocam. İkilik oluşturur muyuz? Çünkü bak bu 2'ye bölünüyor, bu da 2'ye bölünüyor. Geldim üçlük bölüştürebilir miyiz hocam? Bak 3'e bölerim 8 olur. 3'e bölerim ne olur hocam? 20 desen olmaz 18. Yani bu da oldu bak. 3'e böldüğümde de oldu. Bu da oluyor. Ben şu an tüm durumu buluyorum. Bak istenilen durum ne? İstenilen 6 santim olduğu bize tüm durumu soruyor. 1, 2, 3 oldu. 4'e olur mu hocam? Bak 4'e böleyim. Bak bunu 4'e böldüm. 6. Bunu 4'e böldüm. 9 olmaz pardon. Bak bu 4'e bölünür mü? Bölünmez hocam. 4'e bölünmüyor. Geldim 5 olur mu? Olmaz. 6 olur mu? Olur hocam. Bak bu 4 oldu 6'ya bölünce. Bu ne oldu? 9 oldu. 6'yı da aldım. 6, 7, 8 olur mu hocam? 8 çarpı 3 oluyor. Ama 54 olur mu? 8 çarpı 7, 56 olmaz. Gel bakalım 12. 12 denelim. Bak bunun bir de bölünü 12. 12 buraya olur mu? Olmaz hocam. 24'e gel olmadı. Yani benim 1, 2, 3 ve 6. Tüm durumum 4. İstenilen durum ne? 6 oldu. 1 bölü 4'ü yapıştırdım. Eyvallah haydi sen yoluna ben yoluma dedim hocam. Haydi diğer sorumuza geçelim. Çok uzatma hocam. Ne diyor? 44 tane özdeş olan boya kaleminin kutudan rastgele bir kalem alınıyor. Bak 44 tane benim tüm durumum var. Tüm. Ben istenilen durumu. Alınan kalemin turuncu renkli olma olasılığı 2 bölü 11'miş. Yani bak 44 yap şurayı. 4 ile genişlet. 8 bölü 44 değil mi? Benim burada turuncu kalem sayım 8'miş. Turuncu. Yani benim o tüm istenilen durum var ya. Her şeyi ona göre ayarlıyorum. Bak her şeyi ona göre ayarlıyorum. Ne diyor? Kutuda kaç tane turuncu renkli kalem var? 8. Mesela şunu söyleseydi. Turuncu kalemden farklı kaç tane kalem var deseydi. 44 eksi 8 yapacaktım. 36'yı işaretleyip geçecektim hocam. Evet bu şekilde de olasılık konusunu bitiriyoruz hocam. Olasılığı da bitirdik. Süpersin, mükemmelsin hocam. Olasılıkta tabii daha fazla bir sürü soru sorabilirler. Olasılık dediğin her yerde var. Zibilyon, milyon tane soru yazarlar. Yani olasılıkta bizim soru tutturma şansımız yok. Ama bizim tek durumumuz vardı. İstenilen bölü tüm durum hocam. Her soruya bunu uyarlayacaksın. Her soruya, istisnasız her soruya. Bunu yaptığın an olasılığı kafanda ve beyninde bitirmişsin demektir hocam. Diyerek cebirsel ifadelere geçiyorum hocam. Cebir çok büyük bir konu. Allah bize yardım etsin. Cebiri nasıl anlatacağız? Ya biz sığdırırız hocam. Sıkıntı yok. Sen izlemeye devam et. 2x'i al. Ben başlıyorum hocam. Cebirsel ifadeler. Cebir neydi? Cebir bir sayım var değil mi? Ben sayıyla ifade etmek istemiyorum. Ya bana battı o sayı. O zaman A lira. Yani A tane elma aldım. A ne olacak hocam? Sayı olacak. 2 tane elma almış olabilirim. 5 tane olabilir. A neydi? Alfabenin birinci harfi diye A eşittir 1 demeyeceksin. A bir sembol hocam. Sayıyı sembolle ifade ediyorum. Mesela bak ne diyor? X tane elma varmış. 3 tane elma aldım. O zaman x eksi 3. Ya bu x 10 da olabilir, 20 de olabilir, 30 da olabilir. Tamam mı? X ya da A, B, C, D, F, G hiç fark etmez. Bu neymiş? Bir sayının sembol biçiminde gösteriliş şekliymiş hocam. Geldim. Aşağıda fasofisa yazıyor hocam. Geç buraları. Bak buraları okumaya gerek yok. Ne diyor? Burada ifadesinde değişken a'ymış. Burada da x, y'ymiş. Yani değişken dediği ne biliyor musun? Senin cebirsel olarak gösterdiğin sayı. Mesela 3x eksi 4y diyor ya. Mesela x 1 ise y 2 ise ne yaparsın? 3 çarpı 1'den 3 eksi 4 çarpı 2'den 8. 3 eksi 8'den mesela eksi 5'i bulursun. Bunu diyor.
Mesela cebirsel ifadenin katsayısı ne hocam? Mesela 6x artı 5 dedin. Ya x'in yanında ne var? 6. Bu senin katsayın hocam. Burada sabit terimin ne? 5. Yani sen 7x artı 4 artı 8x yazdın. Senin burada katsayın ne hocam? Katsayılar ne? Bak 7 ve 8. X'li ya da Y'li, Z'li, A'lı, B'li neyle gösterdiyse onun yanındaki sayı hocam senin katsayın. Tamam mı? Burada anlaştık mı? Anlaştık hocam. Sıkıntı yok. O zaman ne yapacaksın? Katsayını sorduğunda 15 diyeceksin. Sabit terim neydi? X'li mix'li bir şey olmayacak. Sabit terim buydu. Sabit terimi de 4 yazarsın. Geçersin. Bak ne diyor? Bir sabit terimi. İfadesi daha bir de eksi 11. Yani bu şekilde bak katsayıya geldim. Eksi 1, 2 yazdım buraya. Tamam. Cebirsel ifadelerde toplama ve çıkarma. Bak çok önemli bir konu. Şimdi aynı ifadeler olması lazım hocam. X'li bir ifade varsa x'li bir ifadeyle toplayacağım. X kareli bir ifade varsa x kareli bir. Yani x kare ile x'i toplayamazsın hocam. Bunu maksimum ne yaparsın? X parantezini alıp x artı 1. Bunu ileride göstereceğim ama zaten sen biliyorsun bu videoyu izliyorsan. Maksimum bu şekilde yazarsın. Tamam mı? Bu cepte. Mesela burada örneğimizi vermiş. 2x kareden 2x'i çıkartamazsın. Maksimum 2x yazarsın. X eksi 1 parantezini alırsın hocam. Sen farklı cebirsel ifadeleri ne yaparsın hocam? Toplayamazsın. Tamam mı? Bak x'li ve y'li bir ifade varsa toplayamazsın ya. Bunun tam katlarını da toplayamazsın. X'i de y'yi de toplayamazsın. Mesela 2x artı 3y. Sen bunu mesela 2 ile 3 topladın 5. X ile y'yi topladın xy. Böyle bir gösterim yok arkadaşlar. Sen x ifadeyi x ile y ifadeyi y ile toplayacaksın. Başka bir çözümü yolu yok arkadaşlar. Tamam mı? Konumuz, özetimiz bu kadar. Şimdi gel cebirsel ifadelerde çarpma. Her şeyi çarparsın hocam. 2x ile 2y'yi çarpmak istiyorum. 4xy. Bak sabitler kendi aralarında. Cebirsel ifadeler kendi aralarında. Mesela x eksi 5 2x artı 1 dağıtıyorsun değil mi? Bak burada yaptım. X'i dağıttım hocam. Bak x eksi 5 2x artı 1. Bak parantez içerisinde. X'i bununla dağıttım buna dağıttım. 2x kare x ile 1'i çarptım artı x eksi 5 ile 2x'i çarptım. Bak sabitler kendi aralarında. Eksi 10x eksi 5. X ile eksi 10x toplayabiliyorum. Neden? Çünkü x benim orada değişkenim. Ve ikisinde de x var. Aynı şey var. Mesela x kare ile x'i toplayamıyorum. 2x kare eksi 9x eksi 5 olarak yazdım hocam. Yani aynı ifadeler aynı şeye toplanacak. Çarpmada da her şeyi çarparsın. Y ile x mi? Çarp y çarpı x olsun. Tamam mı? Çarpmanın mantığı buydu hocam. Gel bize ne verilmiş? Burada ne söylüyor? Hemen siz biraz bakın. Burada sen mantığı anlaman için ne yapmış? Modelle göstermiş hocam. Bu x kareymiş. Bunlar da mesela x'miş gibi düşün. Burada bunları vermiş. Tamam mı? Geldim. Şimdi bu benim modelle göstermem. Bunun bir kenarı x değil mi? Bu da 1. 2x artı 1. X artı 2 çarpmış. Bunları dağıtmış. Bunu bulmuş. Bunları çarpmış. Bunu bulmuş. Biz ne yapıyorduk? Parantezi bu şekilde çarpacaksın. Mesela ben sana burada dikkat etmen gereken bir şey söyleyeyim. Mesela 3x eksi 1 2x artı 1 değil mi? Senin burada dikkat etmen gereken şu eksi 1'i dağıtırken var ya. Eksi 1'i 2x'e çarpıyorsun. Bak 1'i değil. Eksi 1'i. Eksi 2x yazacaksın. Eksi 1'i neyle çarpıyorsun? 1 ile. Eksi 1 yazacaksın. Yani o eksiye dikkat edeceksin. Tamam mı? Gel burada biz alıştırmaları yaparken daha iyi anlarsın hocam. 3m'le 6m'i topladım. Bak aynı ifade. Aynı sembol. Aynı gösterim. 3m'le 6m'i topladım. 9m yazdım. Gel bakalım. X kareleri kendi aralarında topla ya. Hemen yap. 3x kare eksi 3x. X ile x kareyi toplayamam hocam. Bak seni yanıltmaya çalışıyor. Sanki arada çarpım varmış gibi yapıyor. Ama ne yapacaksın sen? X'leri aynı arada toplayacaksın. 10x. 8 eksi 5 topladım. Artı 3. Tamam mı? Gel bak çarpma varmış gibi. Yani çarpma varmış gibi seni dağıt diyor. Yok kanma bu şeylere. 2a artı 9. Bak eksi var ya. Eksi a eksi 1. 2a'dan eksi a'yı çıkardım. Ne oldu? A kaldı. 9'dan eksi 1'i çıkardım. Ne oldu hocam? Artı 8. Geçtim. Tamam mı? Şimdi de çarpma işlemini yap diyor. Dağıtıyorsan burada dağıt. Tamam mı? X'e x'i çarptım. X kare oldu hocam. Mesela 7 ile 7'yi çarpmış gibi düşün. 7'nin karesi oluyordu ya. O şekilde. X ile x'i çarptım. X'in karesi. Yani 2 tane x demek. Aklında bulunsun. 3 tane m var. M küp. Yani 3 tane m.
Eksi 4 ile 5 çarptım. Eksi 20 hocam. Ne yaptım? Eksi 20 m küp olarak yazdım hocam. Sıkıntı yok. 7a ile 7a'yı çarp diyor. 7 ile 7'yi çarptım. 49. A ile a'yı çarptım. A kare. Yana 7a'nın karesi olarak da yazabilirsin hocam. Bak A, B, C. Aynı semboller mi? Aynı şey mi? Değil hocam. O zaman A, B, C olarak kalır bunlar. 2 ile 3 çarptım 6, 4 ile çarptım 24. Yani bunun cevabı 24 A, B, C. Başka şekilde yapamazsın hocam. Soğuklanalım biraz ya. Nasıl sinirli anlatıyorsun hocam? Niye yani? Soğuklan biraz. Tamam. İzin verdiğinize göre ben soğuklandım. Devam edeyim hocam. Ne diyor? Cebirsel ifadeyi 2 ya da daha fazla terimi çarpımında göster diyor. Bak a çarpı a yaparsam 2 tane a demekti. Geldim. Mesela 20x çarpı x yapabilir miyim bunu? X'e x çarptım x kare 20. Mesela 4x ile 5x ile yapabilirim. Mesela 4 ile 5 çarptım 20. Ya da 10x 2x ile yapabilirim. Yani zibilyon tane şey var. 20x x dedi. Yani bir sürü şekilde yazabilirsin. Tamam mı? Aklında bulunsun. Şimdi bak. En çarpılmış, en sade şekilde yazıyorum. Bak 2. 8'i nasıl yazabilirsin? 2 çarpı 2 çarpı 2. Y'yi kareyi nasıl yazarsın? Y çarpı x. Artık bundan sonra istediğin kombinasyonu yap. Mesela şurayı al. 8y çarpı x çarpı y. Mesela yazıyorsun. Mesela şurayı al. Şununla şunu al. 4y 2xy. Yani hepsi olur arkadaşım. Tamam mı? Hepsi olur. Sıkıntı yok. 24 ABC. Mesela 24'ü 8 çarpı 3 yap. Ya da bunu ne yap biliyor musun? 4 çarpı 2 çarpı 3. A çarpı B çarpı C var. 4A çarpı 2B çarpı 3C. Yazdım. Bitti. Yani ayırabiliyorsun hocam. Sıkıntı yok. Aynı ifadeleri ayırabiliyorsun. Verilen çarpma işlemlerini yap diyor. Bak dağıtalım. Bununla bunu, bununla bunu. 3x artı 12. Yazdım. Y ile bunu 3y kare. Y ile eksi 2'yi bak. Eksi 2'ye dikkat et. Eksi 2'ye. Tamam mı? Eksi x ile eksi bak. Eksi x ile. Eksi x kare bak. Eksi x parantez içerisinde eksi x ile x'i çarptım x kare. Ve eksi x ile 7'yi çarpıyorum. Eksi 7x. Tamam mı? Sıkıntı yok. 4m'le m'i çarptım. Ne oldu? M'ler aynıysa 2 tane m ne demek? 4m kare. Artı bak m ile n'ini çarptım. Ne oldu? M kare ya da n kare yazamam. Çünkü ikisi farklı ifadeler. Artı 8m ne yaptım hocam? Sıkıntı yok. Hemen biraz üste çıkartayım şöyle. Bak eksi 5a diyor bak. Eksi 5a. Eksi 5 çarpı a'dan 2 tane var. A kare. Şimdi eksi 5a ile eksi 4'ü çarp diyor. Bak dikkat et. Artı 20. Eksi 5 eksi 4 çarptım. Artı 20'yi buldum. Yanına da a'yı yazdım hocam. Gel diyor en sade halini yaz diyor. Hadi beraber yazalım. Artık bak hızlı hızlı yapıyorum. Bununla bunu, bununla bunu, bununla bunu, bununla bunu. Bak yapacağım. X kare. X ile x çarptım x kare. Yaptım. X ile 2 çarptım. 2x. X ile 1'i çarptım. Artı x. 1 ile 2'yi çarptım. 2. X kare. Aynı ifadeleri topladım. Artı 2 yazdım. Sıkıntı yok. Eksilerde dikkat et demiştim. X ile x çarptım. X kare. X ile eksi 5 çarptım. Eksi 5x. Eksi 7x. Artık hızlı hızlı yazıyorum. Bak. X kare eksi 12x artı 35. 2x ile 5x çarptım. 10x kare. Çünkü x'ten 2 tane var. 2x ile 1'i çarptım. 2x. 3 ile 5x çarptım. 15x. 3 ile 1'i çarptım. 3. 10x kare artı 17x artı 3 hocam. Tamam mı? Bu şekilde gidiyoruz. Bak 6x ile x çarptım. 6x kare eksi 12x eksi x artı 2. 6x kare eksi 13x artı 2. Bak bunu da pratik yöntemle yapalım. Gel ne diyor? 3 ile 3 çarptın 9 ya. Bak şöyle düşün. 3 ile 4 eksi 4 çarparsam eksi 12x 4 ile 3 çarparsam 12x eksi 12x ile 12x'i toplarsam 0 kalır hocam. Geldim 4x ile eksi 4x çarptım. Eksi 16x kare. Yani bu ne olurmuş? Eksi 16x kare artı 9. Tamam mı? Bu şekilde pratik bir şekilde yapıyoruz hocam. Tamam mı? Sıkıntı yok. Devam. Her şeyiyle bomba gibi geliyoruz. Ya cebir de neymiş? Cebiri de halletsen. Tamam mı? Ne diyor? Hangisi doğrudur diyor hocam. 3x ile 2x çarptım. Hayda. Yani 3x ile 2x'i çarptığım zaman x'ten 2 tane var. X kare yazdım çarpı 6. 6x kare olacaktı. Sildim geçtim. X ile 5x kare bak. X'ten kaç tane var? 3 tane var hocam. X küp yazarım çarpı 5. Bu da gitti. Bak x'ten 3 tane var. Sanki toplamışım. X artı x artı x artı desem 3 tane x var derim. 3x yaparım. Bak. Ama bu ne yapmış? X çarpı x çarpı x. X'ten 3 tane olduğu için x küp olmaz. Bu 3x demiş. Yanlış.
Bak eksi 2 ile eksi 4 çarptım 8. X eksi çarptım x kare hocam. Bu benim doğru cevabım hocam. Geçtim yeni nesil bir soruma. Arkadaşlar size LGS'de yeni nesil bir soru soracaklar. O yüzden yeni nesiller üzerinden gitmeye özen gösterdim. Sen burada ne kadar soru görürsen, ne kadar güzel ilerlersen o şekilde sana LGS yansır. Bak tekrar söylüyorum. Ben bu videoyu tek partta çekmedim. Ara ara çektim. Tek bir şekilde hani bir anda başlayayım, gideyim şeklinde izleme hocam. Yavaş yavaş izle. LGS'de moralin yerinde olsun. Lütfen diyorum bak. Bu zamana kadar bir sürü emek gösterdin. Ya şu an son zamanlara bıraktıysan da artık elinden gelenin en iyisini yapmaya çalış. Bu şekilde ilerle. Kendinin motivasyonunu yani aileme mahcup olurum. Bu duyguları geç. Önemli olan neydi? Lise sınavı değildi. Üniversite sınavı. Tabii iyi bir lise demek iyi bir üniversite ama ya sen kötü bir lisede de iyi bir üniversiteye gidebilirsin. Dert etme. Bu senin acayip hayatının bir sınavı değil. Tamam mı? Dert etme. Yavaş bir şekilde git. Ama bu senin son günlerin artık. Hızlanman lazım. Bu videoyu lütfen bir anda izleme. Kendine zulüm etme. Tamam mı hocam? Gel devam edeyim. Alpay öğretmen bazı şekil ve harfleri kullanarak aşağıdaki şeyleri tanımlıyormuş. Bak ne diyor? Kare olursa bak kare olursa karesini al diyor. Eşkenar üçgen bir şey olursa küpünü al diyor. Yani kare şeklini gördüğünde karesini yazacaksın. Üçkenar gördüğünde üçünü yazacaksın. Aşağı ok olursa eksi olacak. Üst olursa artı olacak. Mesela burada ifadeyi vermiş. A yapmış. Bak kare olduğu için kare yaptım. Artı dedim. Bak bu ifade artıydı bu şekilde. Yani ben mantığı anladım değil mi az çok? Gel aynı şekilde bunu uygulayalım hocam. Tamam uygula. Ne diyor? Bak. İşleminin sonucu aşağıdakilerden hangisinin cebirsel ifadenin katsayı toplamı kaçtır? Katsayı toplamı diyor. X kareyi gördüm. X kare yazdım. Tamam. Bu aşağı neydi? Eksiydi. Tamam mı? 4 yazdım. Bak 4'ün küpü. 4'ün küpü. Bak bu neydi? Artıydı. Y neydi? Bak karesiydi. Burada gör. Y kare. Tamam mı? Y kare. Artı 3'ün üstü 3'ü. Tamam mı? X karemi yazdım. Eksi 64 artı y kare artı 27 hocam. Ne diyor? Cebirsel ifadenin katsayılar toplamı ne olur diyor hocam. X kare artı y kare eksi 64 artı 27. Şimdi ben eksi 64 ile 27'yi topladım. Ne yapacağım ben buradan? 64'ten 27'yi çıkartayım hocam. 14, 7 geldi. 5, 3, 37. Bak eksi 37. Sen diyeceksin ki hayda eksi 37 işaretle geç. Hayır hocam. Bak bunların da katsayıları var. Bak bunların da katsayıları var. 2 de buradan geldi. Eksi 37. Eksi 35'imi işaretledim geçtim. Seni kumpasa düşürmeye çalışmış hocam. Kumpasa. Gel ne diyor? Burada bir tane yıldızlı bir şeyimiz var. Sabit terimi 6 olduğuna göre yıldız ifade ne olur diyor. Bak 4A'lı bir şey. 4A yıldız. Çarptım. Eksi 4A kare artık üstten kavradığını düşünüyorum. Hızlı bir şekilde yazıyorum hocam. Tamam. Eksi 3 çarpı yıldız. Eksi 3 çarpı yıldız. Eksi 3 çarpı eksi A'dan artı 3A. Şimdi benim burada sabit terimim ne? Bak bu A'lı geç. Bu A'lı geç. A'lı geç. Burada benim sabit terimim olabilir. Eksi 3 çarpı yıldız neymiş hocam? 6'ymış. Yıldız ne olur hocam o zaman? Eksi 2 olur hocam. Yapıştır geç. Tamam. Bak ne diyor? Bir paket çikolata bir paket neymiş? 2AB diyormuş. Bu çikolatalar diyor her birinde A kare B paket çikolata olan 4B kare tane kutuya yerleştiriliyormuş. Yani diyor ki tüm kutulardaki çikolataların kütlesi toplamı kaç gramdır? Sen ne yapacaksın? Bir paket çikolatan 2AB'ymiş. Her birinde A kare B paket varmış. Bak 2AB çarpı A kare B. Yani şöyle düşün. Mesela senin bir çikolatanın gramı 3 gram değil mi? Şöyle düşün. Bir paketim var. Bunda da 10 tane var o çikolatadan. Ne yaparsın? 10 çarpı 3 yaparsın değil mi? Şuraya yazayım. Belki görünmüyordur. Bir paketinde 10 tane varsa 3 çarpı 10 yaparsın 30 olur. Tamam mı? Bu paketten de 10 tane varsa 30 çarpı 10 yaparsın 300. Yani burada da aynı mantık. 2AB gram var. A kare B tane var. Ve bu paket çikolatalardan da 4B kare varmış. Tamam mı? Yani ben ne yapacağım? 2AB çarpı A kare B çarpı 4B'yi çarpacağım ve sonucumu bulacağım. 2 sabitlerim 4 sabitlerim 8. A'dan bir tane var 2 tane var 3 tane var. A küp. B'den 1 2 3 tane var
B'mi de yazdım B küp olarak. 8A küp çarpı B küpü buluyorum. Arkadaşlar bulamıyorum şu an ben. Yardım edin bana. Ya, ha bak 4 B kareymiş. Burada B üzeri 4 olacak. A3 B4 8A küp çarpı B üzeri 4'ü de buldum. Evet hocam, nerede kalmıştık? Cebirde özdeşlik kavramı hocam. Özdeşlikler çok önemliydi. Ben ne yapacaktım? Cebirde en çok kullandığım şey buydu. Sen neyi biliyorsun? İki terimin toplamının karesi. A artı B'nin karesi neydi hocam? A kare artı 2AB artı B kare. Zaten önceki konularımızda, testlerimizde bunu çok sıkça kullandık hocam. Biz seni neye hazırladık? Özdeşlikleri hazırladık hocam. Cebiri niye öğrendin? Bunları görmek için öğrendin hocam. Bu şekilde devam ediyoruz. Hızlanmamız lazım hocam. Hızlanmamız lazım. LGS bizden çok şey istiyor. Gel okuyalım hemen. İki terimin karesi alınırken birinci terimin karesi, birinci terim ile ikinci terimin çarpımının iki katı ve bak bu ezbere giriyor. Sen teker teker ne yapacaktın hocam? A artı B çarpı A artı B. Geldin buna a kare artı 2ab artı b kare diye yazacaktın hocam deyip ikinci özdeşliğime yani iki terimin farkının karesine geçtim hocam. Bununla da aynı şekilde ezber yok arkadaşlar. A eksi b çarpı a eksi b çarptım, bak bunları böyle çarp, a kare eksi 2ab artı b kare oldu hocam. Sıkıntı yok. Bunları da aynı şekilde çarpacaksın. Bak 2x eksi 3 2x eksi 3 2x eksi çarptım 4x kare 2x eksi 3 çarptım eksi 6x eksi 6x bir daha geldi bununla bunu çarptım artı 9. Burada dikkat edeceksin, eksi 3 ile eksi 3'ü çarpıyorsun, 3 ile 3'ü çarpmıyorsun hocam. Yani eksiği önündekini alıyorsun dedik. Bu da ne yapar? 4x kare eksi 12x artı 9. Burada bulduğumuzun aynısını buluruz hocam. Ne diyor? 2 kare farkı a kare, mesela bak a kare eksi b kare eşittir a eksi b çarpı a artı b şeklinde yazılır diyor. Sen bunu nerede kullanacaksın? Mesela dedi ki 98'in kare eksisi 97'nin karesi. Ayda nasıl bulacağım? Bunun karesini alacağım da bunun kare... Ya pratik bir yöntem var. 98 eksi 97 çarpı 98 artı 97. Buradan 1 gelir hocam. Buradan da 180, 195 gelir. Benim cevabım 195'miş. Yani bir sürü uğraşıp da bu şekilde yapmana gerek yok. Ha, bir de şunu söyleyeyim. Mesela 16x kare dedi ve 9 dedi. Sen ne yaparsın? Bunu 16x kare diye bak 4'ün karesi çarpı x'in karesi eksi 3'ün karesi yazdın. Bak şimdi bunu 4x parantezine alabilir misin? Böyle alırsın hocam. Ne yapacaksın? 4x eksi 3 4x artı 3 diye ayıracaksın hocam. Tamam mı? Böyle dönüşümleri hızlı, pratik bir şekilde yapman lazım. Burada da bak aynı şekilde m kare yapmış. Bunu 2n olarak yazmış. Totalde hepsinin karesi olarak yapmış. Buradan m eksi 2n, m artı 2n diye yapıştırmış. Geçmiş hocam. Sıkıntı yok. Biz de aynı şekilde ilerleyeceğiz. Hemen pratik alıştırmalarımıza gelelim hocam. A artı 1 ile A artı 1'i çarpıyorum. Ne geldi? A kare artı, bak bununla bunu çarptım. A artı buna bunu çarptım. A artı 1 ile 1'i çarptım. 1 a kare artı 2a artı 1. Ezber yapmak istiyorsan bununla bunu çarpıyorsun. Birinci terimle ikinci terim çarpılıp 2 katı artı ikinci terimin karesi hocam. Gel bunu hemen pratik bir şekilde yaptım. 2m ile 2m'i çarptım 4m kare. 2m ile bunu çarptım 2m artı çarpı 2. Bu da ne oldu? 4m oldu hocam. Ve birim var. Birinin karesini aldım 1 yazdım. Hemen şöyle bak 3x artı 2 çarpı 3x artı 2. Bak hop hop çarp bunları. 9x kare artı 6x. Bak bunun 2 katıydı artı 4. Ne oldu? 9 kare artı 12x artı 4. Aynı şekilde buna gel. 5a ile 5a çarp 25a kare. 5a ile b'yi çarp 2 katını al. 10ab. Ne oldu? Bunun karesini al. B kare hocam. Tamam, bunu da tamamladın. Haydi gel aşağıdaki sorumuza gidelim. Bak nerede yarayacakmış? Burada yarayacakmış hocam. Bunu nasıl açıyorduk? 176 eksi 166 çarpı artı 176 artı hocam 166. Buradan ne geldi hocam? 10 çarpı 200 ne yapar? 300. 20 332 332. 10 ile çarptım. 3320'yi buldum. Yapıştırdım hocam. Aynısını burada da uygula. Eksi 65 çarpı 85 artı 65. Ne geldi hocam? Buradan 20. Buradan da 140 150 geldi. Bunun cevabı da 3000'miş. Yapıştırdım. Geçtim hocam. Hızlanmam lazım. Ne diyor? A eksi B buymuş. A artı B ifadesini istiyor. O zaman ne yapacağım? Bak bunu nasıl açıyordum? A eksi B
çarpı a artı b diye açıyordum hocam. Bu da neymiş? 136'ymış. Geldim. A eksi b'yi ne vermiş bana? 8. 8 çarpı a artı b eşittir 136'ymış. Bunu buraya bölüm olarak attım. A artı b eşittir neymiş hocam? 136 bölü 8. Bunu nasıl yaparsın? Mesela 80 olsa 10 gelir değil mi? 80 üzerine 136 56. 7 de oradan gelir. Bunun cevabı 17'ymiş hocam. Bunu nasıl yaptım? Bak. 80 bölü 88 gibi artı 56 bölü 8 gibi yaptım. Buradan 10, buradan 7 geldi hocam. Böldüm geçtim. Tamam. Pratik yöntem. Ne diyor? Aşağıdaki veriler eşitliklerden hangisi özdeşliktir diyor hocam. 2x artı 7 bak 7x artı 2 bambaşka ifadeler. 2x'li bir şey olması lazım ve 7 sabit sayısı olması lazım. Alakası yok. Geldim bununla bunu çarptım 2x kare. Bak bunu doğru vermiş ama x ile eksi 1 çarparsam eksi x gelir. Eksi 1 yazmış geç. Şimdi x artı 3'ün karesi diyor. X artı 3'ü ne yapacaksın? 2 defa yazacaksın böyle çarpım şeklinde. X kare artı 6x artı 9'lu. Bak 6x eksi geçtim. Bununla bunu çarpayım hocam. 5x'e 5 çarptım 25x. 5x eksi çarptım hocam 5x kare. Hop aynısı. Özdeşikmiş. Geçtim yapıştırdım hocam hemen. Ne diyor? İfadesi tam kare olduğuna göre üçgen yerine aşağıdakilerden hangisi yazılamaz diyor. Bak tam kare olduğuna göre diyor. Şimdi 2x yazarsam x kare artı 2x artı 1. Ben bunu nereden biliyorum hocam? Sanki x artı 1'in karesiydi. Sen bunu artık biliyorsun diye düşünüyorum. O zaman bu geçti. Eksi 1 yazarsak zaten x kare olur. X kare zaten tam kare bir sayıydı. Geçtim hocam eksi 1 de olur. Bak eksi 2x gel x kare eksi 2x artı 1. Hocam bu da neydi? X eksi 1'in karesiydi. Bunu da biliyorsun zaten. Bunu da geç. O zaman cevabımız 1'dir. Yapıştırdım geçtim hocam. Ne diyor? Bunları vermiş bize. A eksi b kare artı 4ab cebirsel ifade hangisi denk gelir diyor. Bak bunun alanını bul a kare. Bu neymiş hocam? AB. Bu da b kareymiş. A eksi b'yi aç bakayım bana. Nasıl açıyorduk hocam? A kare eksi 2ab artı b kare. Bak artı 4ab'm var. A kare artı 2ab artı b kare. Yani a kareden bir tane olacak. Bak bir tane buldum yapıştırdım. Şu an her şık olur. Şimdi 2ab diyor. Bundan 2 tane olacak hocam. Bak 2 tane buldum geçtim. Ve b kare diyor. Bak bu da bu. Hop b kare buldum. Geçtim hocam. Neden beyaz olanı işaretlemedik? Çünkü burada mor vermiş. Moru işaretleyeceğim. Sıkıntı yok. Her şeyi bulduk. Geçtik. Şimdi neye geldik? Cebirsel ifadeleri çarpanlarına ayırma hocam. Çok önemli bir konu. Ortak çarpan parantezine nasıl alıyorduk? Hemen anlatalım. 2x artı 6. Bak 2 çarpı x dedim. Artı 6'yı nasıl yazalım? 3 çarpı 2. Bak ikiler ortaksa ortak parantez alıyorsun. Geri kalanı yazıyorsun hocam. Bu kadar basit. M kare eksi m demiş. Şimdi bunu nasıl yazarsın? M çarpı m eksi m. Bak m'ler ortak. Yazıyorum m parantezine bak m kaldı burada. Hocam burada ne kaldı? Gizli bir 1 var hocam orada. M ne demek aslında? M çarpı 1 yazarsam da aynı şey. Orada 1 kaldı hocam. Sıkıntı yok. Geldim bak bunu aynı şey almak istiyorsun. 6'lar ortak şey. 6'nın nasıl yazarsın? 2 çarpı 3 diye. 9'u nasıl yazarsın? 3 çarpı 3 diye. Bu 3 var. Demek ki 3'leri ben paranteze alabilirim. 3'ü aldım bak. 3'ü almışım. X'ler de hepsinin orada. X'i de aldım. Geri kalanı yazdım. Yani benim mantığım neydi? Ortak olanları paranteze alıp geri kalanını da parantez içerisine yani dışarıya atmam lazımdı. Özdeşliklerden yararlanma diyor. Bak benim bu özdeşliğim vardı. Bu vardı. Bu vardı. Zaten bunlar cepte. Biliyorum. Çarpanlarına ayrılabilir diyor. Gelelim ne diyor? X kare artı 14x artı 49. Bak bunu kök içine al x. Bunu cepte. 49 kök içine aldım 7. Bak bu da artı 2x çarpı 7 ya. Artı olarak al diyor. X artı 7'nin karesi. Ben sana kısa yolu öğreteyim mi hocam? Benim içimde kaldı. Size hep böyle öğretiyorlar. Büyük ihtimal kısa yolu da biliyorsunuz ama ben yine göstereyim. Artı 14x artı 49. Bunu ne yaparsın? 7 ile 7 çarptım. Bunu x ile x'i çarparsam elde ederim değil mi? Geldim. Bunları bak böyle yap. Topla bunları tamam mı? Çarp bunları. Hop 7x artı 7x'ten 14x'i yani ortayı buluyorsan bu doğrudur hocam. Bu şekilde ilerlemen lazım. Bak 4x kare eksi 4x artı 1 yazdım. 2x ile 2x'i çarpınca oluyor değil mi bu? Bak eksi 4 elde etmem için eksi 1 ile eksi 1'i çarpayım. Bak bunu çarp eksi 2x. Bunları çarp eksi 2x. Topla bunu hocam. Eksi 4 etti mi? O zaman doğrudur. 2x eksi 1 ile 2x eksi 1'in çarpımı derim. Yani 2x eksi 1'in karesi. Bizim genel mantığımız bu olacak. Bak bunu da aynı şekilde. Zaten a kare bu mantığı biliyorduk. Şuradan geliyordu o da. A kare eksi b kareden. A karemiz burada. B kareyi nasıl oluştururuz? 6'nın karesi gibi düşün. A kare eksi 6'nın karesinden a eksi 6 çarpı a artı 6 olarak düşünebiliyorum hocam. Tamam. Bu şekildeydi. Buna göre sorularımız biz
Bu bakış açısıyla ilerleyelim. Tamam. Sıkıntı yok hocam, gel. Şimdi bak 4x artı 8 nasıl yazarım? 4 çarpı 2. 4 ortak parantezim var. 4'ü aldım. X artı 2 yazdım. Geçtim. Bak 9a. 9 çarpı a. Bunu nasıl yazayım hocam? 3 çarpı 3 çarpı a eksi 3. Bak 3'ler ortak. Geldim 3'ü yazdım. 3a burada vardı. Eksi burada bir şey yok mu? Hayır var. 1 var. 3a eksi 1 yazdım. Geçtim. Bak 2 çarpı m çarpı m. Artı 3 çarpı 2 çarpı m. M'ler ortak hocam. 2'ler ortak hocam. O zaman 2m parantezini alayım. Ne kaldı? M artı 3. Bizim sabitimiz bu şekilde, yani bu mantıkla düşünerek gidiyorduk. Şimdi pratik olalım. Bak burada neler ortak? Sadece a'lar ortak. Yazdım. A'nın birisi gitti. 3a kaldı. Eksi 4 yazdım. Geçtim hocam. Bu mantıkla gidiyorduk değil mi? Siz de öğrendiğinizi düşünüyorum. Artık pratik bir şekilde gidelim. Bak burada x var, y var. İkisinde de x çarpı y yaptım. Parantezimi aldım. X'i götürdüm buradan. Ne kaldı burada? Bir tane x kaldı. Y'yi de almıştım çünkü. Eksi x'e y'yi götürdüm. Bak burada da y kaldı. X çarpı y. Parantez aldım. X eksi y. Geldim bak bunlarda sanki hepsinde bir 3 çarpanı var. Yazayım hocam. Daha hiç eşit olan göremedim ben. 3, 4 bak. 3 ile 4 çarptım 12. Ulaştım. Ne var? Y kare. Eksi diyorum. Bak 21'den 3'e böl 7. 7'ye kaldı hocam. Artı 9'u 3'e böl 3 var hocam. Bak bu şekilde ayırdım. Tamam. Sıkıntı yok. Devam edelim. Bak şimdi burada hepsi 5'e bölünüyor. Farkında mısın? Tamam hocam farkındayım. Geldim 5 parantezine al. X'ler hepsinde yok. O zaman x parantezine almıyorum. Geldim 25'i 5'e böldüm 5. X küpümü yazdım. Çünkü x ile alakalı bir şeyim yok burada. Eksi 15x ya. Ne yapacağım? 15'i 5'e böldüm 3. 3x artı 20'yi 5'e böldüm 4. Yazdım bu şekilde. Şimdi geliyorum bak 4'ler ortak. Hepsinde x var. Hepsinde y var hocam. O zaman 4xy parantezini alacağım. Şimdi x'i götürdüm, x kare kaldı. Bir de y'm kaldı. Bak y'de bir tane götürdüm. Eksi 4xy parantezini almıştım. Bak 24'e böldüm 5. X zaten gitti. Y kare kaldı burada. Artı 4 parantezine ve x'ye parantezini almıştım. Burada da sadece x kaldı hocam. Bu şekilde bunu da yazdın. Ve sorulara artık geçmeye hak kazandın hocam. Ne diyor? Cebirsel ifadelerinden ortak çarpanı a artı 2 olan bana bir şey bul diyor. Tamam mı? Gel. Bunu nasıl ayırıyorduk hocam? A eksi 2 çarpı A artı 2. Buldun mu A artı 2 çarpanını? Evet. İşaretle. Bak bunu iki parantezine alalım. 2 çarpı A artı 1. Buldun mu A artı 2? Bulamadın. Geç. Bunu ne yapıyorduk hocam? A yazıyorduk. Bak eksi 4 ise ne yapayım? Eksi 2 ile eksi 2'nin çarpımı şeklinde yazayım. Bak bu ne oluyor o zaman? Sağladı mı? Eksi 2A eksi 2A eksi 4A'yı verdi. O zaman A eksi 2 çarpı A eksi 2 diyorum. Var mı ortak A artı 2 ile? Yok. Geçtim. Bunu ne yapıyorduk? A yazıyorduk. 2 2 yapıyordum. Bak A ile 2'yi çarp 2A. 2A 4A etti. Ortayı sağladığımız sağladı. O zaman neymiş bu? A artı 2. A artı 2 çarpanı var mı? Evet var hocam. Geçtim. 1 ile 3 yapıştır. Geç hocam. Sıkıntı yok. Ne diyor? Gelelim. Yorulduk mu sanki ya? Bayağı da süre geçti. Kaç? 2 saat, 2,5 saat oldu ya. 2,5 saattir devam ediyoruz. Ve bu videoda şu an kaldıysan helal olsun sana diyorum. Çok azimlisin. Sıkıntı yok. Unuttuğun nokta olursa bile LGS'de sen sağlam bir şekilde gidiyorsun. Seni İnşallah fen liselerinde, güzel liselerde görmek dileğiyle hocam. Ne diyor? A ve B. Tamam bunu okuma. A çarpı B diye zaten biliyoruz hocam. Yukarıda verilen dikdörtgen bölenin alanı 2x bak alanı diyor. Bu kadarmış. Karenin uzunluğu metre cinsinden, santimetre cinsinden neymiş hocam diyor. Şimdi x eksi 5 ile şuraya da a diyeyim tamam mı? Çarpı a dedim. Neymiş bu? 2x kare eksi 50'ymiş tamam mı? A'yı yalnız bıraktım hocam. 2x kare eksi 50 bölü x eksi 5 yaptım. Şimdi ben bunu ne ortak parantezine alırsam bunları bölebilirim hocam. O şekilde düşünmeye çalışıyorum. Şimdi 2 parantezini alayım. 2 çarpı x kare eksi 25 oldu. Ha, x kare eksi 25'i de ben o zaman ne yaparım? Bölerim hocam. Bak şöyle yapayım. Dur şuraya geleyim. Ha. Şimdi x kare eksi 25. Bunu 2 çarpı x eksi 5 çarpı x artı 5 olarak yazamaz mıyım hocam? Çünkü 25 5'in karesiydi. Bak x kare eksi 5 kare. Yani a kare eksi b kare gibi oldu. Tamam yazdım hocam. X eksi 5'i de yazayım. Hop kebap bunları eledim. 2 çarpı x artı 5. Bu da 2x artı 10 etti. Hop işaretledim. Geçtim hocam. Sıkıntı yok. Her şey halloldu mu? Oldu hocam. Tamam mükemmelsin. Süpersin. Devam ediyoruz zaten. Çok güzel ilerliyorsun. Haydi diğer sorumuza, diğer konumuza artık neyse geçelim hocam. Yeni nesil, yeni nesil diyordun. Al sana yeni nesil hocam. Yeni nesil bir soruyu buraya koymuşuz. Aşağıda şekiller verilmiş.
İçine yazılan ifadeyi 3 ile çarptırıyormuş bu. İçine yazılan ifadeyi 4 ekliyormuş, tamam mı? Ne diyor bak, 2A 3 ile çarptırıp 6A. 3B 4 ekliyor, bu geliyor. Şimdi bunların hepsini yaparsan diyor. Şimdi 3B'yi verdin. 3B deyince bak 4 ekliyormuş, tamam mı? 3B artı 4 2A. 2A ne yapıyordu? Bak bunu ne yapıyordun? 3 ile çarpıyordun. Artı 6A. Hepsini de topluyormuş. Tamam. Ne diyor? Şimdi bu ifadeyi bul diyor. Bu ifadeyi bir açalım hocam. 3A artı 4'ün karesi. Ne yapıyordu? 9A kare. Pardon. Hemen sileyim hocam. Şimdi 9A kare. Buna bunu çarptım. 12A. 2 katını aldım. 24A artı 16. Ben bu ifadeyi bulmaya çalışacağım hocam. 6A artı 16. Ne yapacağım hocam? Bu böyle olunca ifadeye 4 ekliyordum. 6A artı 20 etti. Tamam, 20 etti. 2A 3 ile çarpıyordum. Yine ne oldu hocam? 3 ile çarpınca 6A oldu. 12A artı 20. Elde ettim mi? Hayır, elde edemedim. Geldim bak, farkında mısın? A kareli bir şey olması lazım ki yukarıda elde edeyim. O zaman bunu da geçtim hocam. Şimdi gel buraya. 4 ekleyecektim değil mi? 24A artı 20 hocam buldum. 3A kare. Bunu ne yapacağım? 3 ile çarpacağım. 9A kare. Elde ettim mi? Hayır. 4 fazla. Bak burada zaten 4 azını vermiş. Hop, cevabımız D olacak. Geçeceksin. Sen de sınavda bu soruları şamarlayacaksın hocam. Cebiri bitirdik hocam. Cebir de bitti ya. Mükemmelsin. 2,5 saatte 3 saatte neyse artık sen tüm konuları neredeyse bitiriyorsun. Ne kaldı? Son konumuz hocam. Denklem ve eşitsizlikler. Geldik. Bu da çok büyük bir konu. Ama yarım saat, 1 saat gibi bir süreye sığdırmaya çalışacağız. Özet geçeceğiz. Olabildiğince yeni nesil sorular da ekledim. Hadi birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemlere giriş yapalım hocam. Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemler ne diyor? Bu şekilde olacak hocam. Bak, birinci dereceden bu şekilde. Şimdi ax artı by gibi olursa bu birinci derece olmaz. Sadece x bilinmeyen olacak, tamam mı? Geldin denklem, mesela burada örnekleri koymuşuz. Örnek üzerinden gidelim. Bak, gelmiş burada söylüyor. Şimdi bu paydaların hepsini eşitleyeyim 12. Eşitlemiş zaten bak burada. 3 ile çarpmış, 4 ile çarpmış. Bunu da 2 ile çarpmış. Bunu bulmuş. Sonra bunları götürmüş. Tamam mı? Her iki tarafı da 12 ile çarparak bunları götürmüş. Sonra zaten bildiğimiz kebap kısma gelmiş. Bu şekilde bulmuş. X'i bu şekilde bulmuş hocam. Bak, su deposunun 5/16'sı doluymuş. Depo 300 litre su ilave edildiğinde deponun yarısı. Ne yapacaksın sen hocam? 5/16'sı dolu ya. Depomuzun şeyine x diyelim. X'in 5/16'sı doluymuş. Artı 300 litre su eklemişim. Depomun artık x bölü x'i doluymuş. Tamam mı? O zaman ne yapacağım? Geleceğim. 5x artı 300 çarpı 16 yaptım. Bölü 16 dedim. Eşittir x bölü 2. Geldim buraya 8 ile çarptım. Bak, 8x oldu. 5x'i buraya attım. 3x eşittir artık 300 çarpı 16'dan. Bunlar 100 olur. X eşittir 1600'ü bulurum bu şekilde. Yani bizim genel mantığımız neydi? Kendimiz verilen ifadeleri cebirsel bir şekilde, denklem olacak şekilde yazıyorduk hocam. Tamam mı? Sıkıntı yok. Hadi gel. Ne diyor? Örnek bir tane daha soru koymuşuz. Okulda çalışan erkek öğretmenlerin sayısı, bak, erkek öğretmenlerin sayısı bayan öğretmenlerin sayısının 2/9 katından 4 fazladır. Bak, erkek öğretmenlerin sayısı bayanların, bak bayanlar ne olsun? B olsun. 2b/9'undan, tamam mı? 4 fazlaymış. E eşittir bu şekilde yazdım. Tamam mı? O zaman ne yapacağım? E eşittir 2b artı 9 çarpı 4 36 idi. Bölü 9 yaptım. 9e eşittir 2b artı 36. Değil mi? Bu şekilde yazdım. Ne diyor? Okulda toplam 110 kişi çalıştığına göre bu çalışanların 18 öğretmen olmadığına göre okulda çalışan bayan öğretmenlerin fazlası falan diyor. Bak, buradan bu şekilde de ilerleyebilirsin. Burada bu şekilde de gidebilirsin. Bayan öğretmenlerin sayısı x olsun diyor. Erkek öğretmenlerin sayısı o zaman ne olur? Bu şekilde olur diyor. Sonradan işlemlerini yapıyor. X'i 72 buluyor. Tamam mı? Yani bu şekilde pratik bir şekilde sözel olan ifadeyi ne yapıyor hocam? Yazıya döküyor. Matematiğe döküyor. Tamam mı? X değerlerini sağlayan x değerlerini bul diyor bana. Hemen bulayım. 5x eşittir. Karşıya attım. 20 oldu. X eşittir 4. Buldum, geçtim. Hemen çarpayım. 6x oldu. Eksi 2 artı 3 eşittir. Eksi 23'ten 6x artı 1 eşittir. Eksi 23. 6x eşittir. Geldim. Eksi 24. X eşittir. Eksi ne oldu hocam? 4 oldu. Geçtim. Hadi şunları da yapalım. Ne diyor? Çarpanları hemen dağıtalım. 6x eksi 10 eksi 15 artı 3x eşittir. Eksi 34 hocam.
9x eksi 25 eksi 34. 9x eşittir eksi 9'dan x eşittir eksi 1 geldi. Bu şekilde pratik bir şekilde çözüyorduk. Bak 1 yazdım. 3 ile genişlettim. Şimdi 2x artı 1 bölü 3 ya. Bunu da 3 ile genişletmiştim. 6 bölü 3. 3'leri yolladım. 2x eşittir. Ne yaptım? Bunu buraya attım. 5. X eşittir 5 bölü 2. Yani x'in illa tam sayı çıkacak diye bir şey yok. Rasyonel bir sayı da çıkabilirdi. Bunu unutma diyorum ve geçiyorum diğer işlemlerime. Geldim bak 1 yaptım. Hepsini neyle eşitlerim hocam? 30'da 6. Buraya 5 verdim. Buraya da 30 verdim hocam. 6x eksi 5x eşittir 270. X eşittir 270 geldi. Buldum, geçtim. Tamam. Bunun da onda paydaları birleştireyim. 2 yaptım. Buraya 1 verdim. 10 verdim. Buradan bak dağıtıyorum. 5x eksi 5 eksi yaptım bak. Dikkat et. 4x bak şöyle yazayım. 4x artı 2 eşittir 30. Şimdi bak 5x eksi 5. Bu eksiyi dağıtayım. Eksi 4x eksi 2 eşittir 30. 5x'ten 4x çıkardım. X kaldı. Eksi 7'm vardı. 30'du. X eşittir 37 buldum. Geçtim hocam. Hadi diğer sorumuza geçelim. Hemen vermiş. Şimdi bak teker teker yazıyorum. Üstleri çarpacağız değil mi? Paydayı çarpmıyoruz. Üstleri çarpalım. 2x artı 2 bölü 3. Çarptım zaten 1. Hiçbir şey değişmez. 3x eksi 4 bölü 2 eşittir 5 bölü 6. 6'da eşitleyelim hocam. 2 dedim 3 dedim. 2 ile çarparsam ne olur? 4x artı 4 artı. Buradan ne oldu? 9x eksi 12 eşittir 5. Zaten hepsi 6 idi. Bunları eledim gitti. Buradan 13x eksi 8 eşittir 5'ten. 13x eşittir 13'ten. X'imi 1 buldum. Geçtim. Artık bunu yapmıyorum. Hep benzer olmaya başladı. Bunu da istersen sen yap. Geç hocam. Ne diyor? Aşağıdaki problemleri çözüp verilen denklemleri oluşturun diyor. Bak A'yı şuraya yazayım. Bir sayı x olsun. Tamam mı? X olsun. 5 fazlası x artı 5 dedim. 3 katını diyor. 3 katını da yazdım. Aynı sayının 6 katının bak aynı sayı x olsun. Aynı sayının 6 katının 3 eksiğine eşitmiş. Hop eşitledim. İşlemi de yapayım hocam ben. Yapmayın diyor ama yapalım. 3x artı 15 eşittir 6x eksi 3. Bunu buraya attım 3x. Bunu buraya attım 18. X eşittir 6'yı buldum. Geçtim hocam. Sıkıntı yok. 2'ye bakalım. Ne diyor? B yazdım şuraya. Mehmet'in 6 yıl arayla doğmuş iki çocuğunun yaşları toplamı kendi yaşına eşitmiş. Bak Mehmet diyelim. Bak Mehmet'e M dedim tamam mı? Yaşına. Mehmet'in yaşına M dedim. Bir çocuğu biliniyor ya bak. Bir çocuğu. Mesela küçük çocuğu olsun tamam mı? X olsun küçük çocuğu. Bak küçük çocuğu X olsun. Bunun büyük çocuğu da ne olur hocam? 6 yıl arayla doğmuş. X artı 6 olur. Mehmet'in yaşı bunların toplamına eşit olduğu için Mehmet'in yaşı ne olur? 2x artı 6 olur. Mehmet Bey 52 yaşındaymış. Bak 52 yaşındaymış. 2x artı 6 eşitlerim. Buna oraya attım. Ne oldu hocam? 6'yı buraya atınca 46 mı oldu? Evet eşittir 2x, x eşittir 23. Yani küçük oldu 23, büyük oldu da 29 yaşındaymış bunun. Tamam mı? Bu da cepte. Topladım 52. Bak kontrol etmek istiyorsan topla. 52 eşit mi? Eşit. 52 ordu. Orduya selam olsun. Ben de orduluyum hocam. Hadi gel. Ne diyor? Bülent Bey cebindeki paranın 1 bölü 4'ünü market alışveriş yapıyor. Bak toplam parasının 1 bölü 4'ü ile yani toplam parasının 1 bölü 4'ü ile alışveriş yaptı. Ne kadar kaldı hocam? 3T bölü 4 parası kaldı değil mi? Kalan parasının yarısının 9 lira fazlasıyla da oğluna bir basketbol topu oluyormuş. Bak kalan parası 3T bölü 4'tü. Yarısı ne olur hocam? 3T bölü 8 olur. Çünkü 1 bölü 2 ile çarptım. 3T bölü 8'in artı 9 fazlasıyla basketbol topu alıyormuş. Tamam mı? Ben şimdi ne kadar para harcadım? T bölü 4'ü harcadım. Artı 3T bölü 8 artı 9'u harcadım hocam. Son durumda diyor Bülent Bey'in cebinde 37 lira 50 kuruş kaldığına göre diyor başlangıçtaki parası. Şimdi benim harcadığım miktar bu ya. Cebinde de bu kadar kaldıysa benim ilk baştaki bak harcadığım tutar nedir? 12. Kalan param buymuş tamam mı? Ben şu ifade var ya benim harcadığım tutar. Toplam param T'ydi benim. Bundan bunu çıkartacağım hocam. Bak T bölü 4 artı 3T bölü 8 artı 9'u ben ne yapacağım? Toplam paramdan çıkartacağım. Neye eşitleyeceğim hocam? 37 lira 50 kuruşa. Biraz bizi uğraştıracak. Şu şekilde yukarı alayım. Geldim bak burası 2T oldu.
8'de eşitliyorum. Bak burası 3'te 8'de eşitlersem 72 olur. Yani burası ne? 5t artı 72 oldu. Bunu t'den çıkartacaktım bu ifadeyi. O zaman bu sırada eksi olur. Eksi 4t artı 72 neye eşitmiş hocam? 37,5 liraya eşitmiş. Bak şunu şuraya atayım. 72 eksi 37,5 eşittir 4t'ymiş. Şimdi üzerine 2,5 ekledim. 40 oldu. 32,5 34,5 lira eşittir 4t'ye. Bizim başlangıç paramız, totaldeki paramız 34,5 bölü 4'müş hocam. Bu da neye eşit olur? 345 bölü 10'a eşit olur. Tamam mı? Yok, 40'a eşit olur. Buradan da gerisini artık siz devam ettirin. Ne diyeyim ya? Bu çok sıkıntı ya. Onun gerisini devam ettirebilirsiniz. Zaten şıklarda da böyle bir şey verir hocam. Geçtim. Şekildeki su deposu yukarıdaki hacimleri verilen kovalara kullanılarak dolduruluyormuş hocam. Dur hemen ana ekranı bir kontrol edeyim. Siz görüyor musunuz? Evet, görüyorsunuz. Sıkıntı yok. Geldim. Şekildeki su deposu yukarıda hacimleri verilen kovalar kullanılarak dolduruluyormuş. 600 litrelik bir su depomuz varmış. Doldurabilmesi için kovalar 54 kez tam olarak doldurup depoya boşaltığına göre 8 litrelik kova kaç defa kullanılmış? Bak buna x diyelim, tamam mı? X defa, bu da y defa doldurulsun. Yani 8x, bak 8x litre artı 15y litreden, bunlardan bak 8x ve 15y litreden ne oldu hocam? 600 oluyormuş, tamam mı? Ne diyor? 54 kez doldurulmuş diyor bak. 54 kez. Yani x artı y'miz de neymiş hocam? 54'müş. Bize neyi soruyor? 8'likten kaç tane doldurulmuş? Ne yapalım hocam o zaman? Düşünüyorum. Ben bunu 8 ile çarpayım her iki tarafı. 8 artı 8y. Bunu 8 ile çarparsam ne olur? 432 oldu. Bak 8x'ler aynı mı hocam? O zaman bunu karşıya atayım. 432 eksi 8y elde ettim. Bak burada da 8, bunu da karşıya atayım. 600 eksi 15y. Şimdi ben 8x'leri eşitleyeyim. Bunlar birbirine eşitmiş. O zaman ne yapacağım? Hemen eşitleyeyim şurada. 600 eksi 15y. Bak 15y'yi buraya attım. 7y. Geldim bunu buraya çıkardım. 600'den 432'yi çıkaracağım. Bak 600 eksi 432. Bunu ne yaparım? 68, 168. Artık bundan sonrası size kalmış. Y 24'ü bulur. Geçersin hocam. Bu şekilde denklemimizi kurduk. İşlemimizi yaptık. Keyfimize baktık hocam. Ne diyor? 420 sayfalık kitabı 15 günde bitiren Hazar. Bazı günler 25, bazı günler 30 sayfa. Bak 25'likten x defa olsun, 30 sayfalıktan y defa okusun. 25x artı 30y'yi topladım. 420'ye ulaştım, tamam mı? Ve 15 günde bitirmiş. Buna göre Hazar kaç gün 30 sayfa kitap okumuş diyor. Tamam mı? 420 ise bak x artı y'm ne olur? Bak x gün bu kadar okudum. X gün bu kadar okudum. Y günde bu kadar okudum. X artı y'm ne olur? 15 hocam. Zaten 15'ti. Ne yapalım şimdi? Bak burayı 25 ile çarpalım ki 25x bulalım. 25x'leri eşitleyelim. Gel burayı 25 ile çarpalım. 25x artı 25y eşittir. 25 çarpı 15, hemen onu da yanında ben yapayım şurada. 25 15 çarpayım. 5 2 10 12 5 2. Bu da ne oldu hocam? 5 7 375. 375'i buldum. Şimdi 25x'leri eşitleyeceğim. 30y'yi buraya attım. 420 eksi 30y. Bak burada da eşitleyeceğim ya şimdi. Bunu da buraya attım. 375 eksi 25y'yi buldum hocam. Bunu buraya attım. 5y. Bunu buraya attım hocam. Burada ne vardı? 420. 375'i buraya attım. Bak 420 eksi 375. 25 45. 45 eşittir 5y'den. Y'mizi 9 bulduk. Y'miz neydi? 30 sayfa okuduğu kitap sayısı hocam. Yani y'miz 9'muş. 9 gün boyunca 30 sayfalık kitaptan okumuş hocam. Gel sorularımıza geçelim fazla uzatmadan. Hemen ne yapıyorduk? Çapraz çarpım. 5 çarpı x eksi 3 eşittir. Eksi 2 çarpı 8 eksi x yaptım hocam. Geldim 5x eksi 15 eşittir. Eksi 16. Eksi x de artı 2x yaptım. 2x'i buraya attım. 3x. Bunu da buraya attım. Eksi 1. X eşittir. Eksi 1 bölü 3'ü yapıştırdım. Geçtim hocam. Tamam. Ne diyor? Okul harçlığını bitiren Melis, babalarının verdiği harçlığı hiç harcamayan ve aynı miktarda paraları olan ağabeyleri Hakan ve Fatih'ten para almış. Son durumda Melis'in 58 lirası, Hakan ise Fatih'ten 14 lira fazla parası kaldığına göre Hakan Melis'e
kaç lira para vermiştir diyor. Son durumda Melis'in 58 lirası var. Bak Melis 58 lirası var. Hakan'ın ise Fatih'ten 14. Bak Hakan'ın 14 lira var. Fatih'in X parası olsun. Hakan'ın parası neydi? Fatih'in parasından 14 lira fazla parası kalmış, tamam mı? Hakan'ın parası bak Fatih'in parasından 14 lira fazlaymış. Şimdi bunlara Melis babasının verdiği harçlığı hiç harcamayan ve okul harçlığını biriktiren Melis babalarının verdiği harçlığı hiç harcamayan ve aynı miktarda paraları olan ağabeyleri Hakan ve Fatih'ten para almış diyor. Şimdi bunların ne olacak? Bir dakika dur. Şimdi Hakan Melis'e kaç lira para almış diyor. Nasıl yapacağız? Son durumda Melis'e 58 lira, Hakan ise Fatih'ten 14 lira fazla parası kaldığına göre diyor. Hakan Melis'e lan nasıl bulacağız ya? Okul harçlığını bitiren Melis paralarını hiç harcamayan. Arkadaşlar bunlar hemen zaman harcamayayım ben. Siz bunu bulduysanız yorumlara cevabı bırakın. Şu an kafam inanın basmadı. Siz bunu yapın. Cevabını yorumlarda buluşalım hocam. Hemen yazın oraya. Oradan da arkadaşlarınızı bilgilendirin. Tamam. Sıkıntı yok. Devam edelim. Çözemediğin soru oldu. Sen ne biçim hocasın ya demeyin lütfen. Zaten gece 2'de çekiyorum bir videoyu. Size yetiştirebilmek için, size daha iyi içerikler sunabilmek için lütfen beni af görün. Bağışlayın hocam. Aşağıda her bir giyecek türü için aynı fiyatın uygulandığı bir mağazada satılan mont ve kazakların adet fiyatları verilmiştir. 240 lira, 150 lira. Tamam. Bu mağaza sezonu indirim yaparak montlarda ne diyor? %40, kazaklarda %20 indirim uygulanmış. Bak bunda 40, bunda 20. Ne diyor? İndirim yaptıktan sonra satılan mont sayısı satılan kazak sayısının yarısına eşitmiş diyor. Mesela bu mağaza indirimli mont ve kazak satışından elde ettiği gelir 19.200 olduğuna göre indirimli sattığı mont sayısı kaçtır diyor. Şimdi %40 indirim yaptım. 240'a bak 240'a %40 indirim yaparsam ne olur? Hemen şurada şunu yaptım. 96 lira indirim yapmışım. Şimdi 40 oradan gitti. Ne kaldı? 56. 56'yı da 200'den 56'yı çıkar. 144 lira. 144 liraya bunu sattım. Montu. Yani buraya yazdım. Tamam 150'nin %20'si kazakta da %20'ymiş. Yani 1 bölü 5'i demek değil mi? 1 bölü 5'i de 30. Yani bu da 120 liraymış yeni fiyatı. Bu ne? Kazak. Bu ne? Mont. Tamam mı? Ne diyor? Bu mağazada indirimli bir şekilde mont ve kazak satışından elde ettiği gelir 19.200 liraymış. Yani 144 liralık monttan sattım. 120 liralık olan kazaktan da sattım. Totalde gelirim ne olmuş? 19.200 hocam. Tamam bunu yaptın sıkıntı yok. Şimdi diyor ki indirim yapıldıktan sonra satılan mont sayısı bak satılan mont sayısı satılan kazak sayısının yarısına eşitmiş. Satılan kazak sayısı K olsun tamam mı? Bölü yarısı satılan kazak sayısının yarısına eşit diyor ya montu eşitledim. Yani kazağım benim 2M olarak geldi. O zaman ne yaparım? K gördüğüm yere 2M yazarım. 144M artı 120 çarpı 2M'den 240M oldu. Eşittir 19.200 yaparım. Şimdi geldim 384M'i 19.200'e eşitleyeceğim. Buradan bulduğun sonuçta büyük ihtimalle ne olacak hocam? 50 olacak. Yapıştıracaksın. Geçeceksin. Keyfine bakacaksın hocam. Hadi artık neye geçelim? Koordinat sistemleri ve sıralı ikililer. Yani x, y ile yazıyordun ya sen şöyle. Onlara geçtik hocam. Hadi gel bakalım. Şimdi ne diyor? X ekseni burasıydı. Evet. Y eksenimiz de burasıydı değil mi? Şu şekilde göstereyim. Y eksenim ve X eksenim. X ekseni Y ekseni yapmış. Orta noktaya da ben ne diyordum hocam? Orijin diyordum. Buraya orijin diyordum. Şimdi 4'e 2 dediğin zaman 4 ilk baştaki X koordinatı, diğeri de Y koordinatı oluyordu hocam. Tamam bunları biliyorum. Birinci bölgedeysem artı artı oluyordu. İkinci bölgedeysem bak eksi artı. Her zaman ilk başa x yazıyorduk. X burada eksi olduğu için başa yazdım. Sonra pozitif olduğu için y kısmı pozitif olarak yazdım.
Bak buraya gel. Üçüncü taraf her zaman neydi? Negatifti. Burası eksi taraf. Burası artı taraf. Burası eksi artı. Burası artı eksiydi. Sen bunları zaten pratik yöntemlerini öğrenmiştirsin. Bir daha söylemiyorum ama bir daha bak. Bak burası full artıydı. Birinci bölgeye artı dedim. Üçüncü bölgeye eksi dedim. En çok aklında kalan bu şey olsun. İkinci bölge neydi? Eksi artı. Eksi artı. Eksi artı. Aklında bu şekilde tut hocam. Her zaman sıralı iki şeklinde mesela x virgül y yazarsan her zaman x eksenini başa yazıyordun, tamam mı? Y eksenini başa yazma diye bir şey yok. Artı eksilik duruma baktığın zaman da ikinci bölgede neden burada ilk başta eksi artı diyoruz? Çünkü x eksenimiz eksi olarak çalıştığı için diyorum ve hemen sorumuza geçelim hocam. Şimdi köşeleri buymuş. Dikdörtgenin aşağıda birim kare koordinatta dikdörtgenin çevre uzunluğunu hesapla diyor. Şimdi eksi 4'e eksi 4 geldim. İkisi de eksi, o zaman 3. bölgedeyim. Bak 1, 2, 3, 4. Burası eksi 4. 1, 2, 3, 4. Geldim, burası eksi 4. Geldim buraya bak. Buraya geldim hocam. Şimdi 3'e eksi 1 diyor. Bak burası pozitif, burası negatif. Ha, neredeydim? X pozitif buradaydı. Negatif de buradaydı. Aa, buradayım o zaman. Eksi 1 burası. 1, 2, 3. 3 de burası hocam. Geldim. Burayı da işaretledim. Ne diyor? Uç noktaları K, uç noktalarının koordinatları K olan doğru parçasını, tamam mı? Uç noktalarının koordinatları, bak bu doğru parçası, tamam mı? Doğru parçası varmış. Tamam mı? Gel. Bu şekilde. Dikdörtgeni aşağıdaki birim kare koordinat sistemine çizerek dikdörtgenin çevre uzunluğunu hesaplayın diyor hocam. Bunu buldum. Ya tamam da biz bunu nasıl hesaplayacağız ya? Bu şekilde bir şey geçiyormuş. Dikdörtgenin uzunluğunu bul diyor. Tamam da koordinatları verilmiş. Doğru parçası köşegen kabul eden dikdörtgeni aşağıdaki birim kare koordinatına çizerek dikdörtgenin çevre uzunluğunu hesaplayın diyor. Buradan geçen dikdörtgenin çevre uzunluğunu. Yani bizden bunu mu istiyor? Burası 7. Tamam mı? Geldim buraya bak. Şurayı istiyor galiba. Evet. 1 de burası. 1 burası. Geldim. 7 de burası. 7, 7, 14 artı 2 vardı. 16 olarak buldum. Geçtim hocam. Şimdi koordinat sisteminde şu an bu varmış. Koordinat sisteminde K noktası 3. bölgedeymiş. Ha, 3. bölgede. Geldim şurada yani. Ve eksiye eksi olacak değil mi? 3. bölge neydi? Eksili bölgeydi hocam. Eksi eksi yaptım. Buna göre diyor A ve B tam sayı değerleri için A eksi B ifadesi en büyük tam sayı değeri kaçtır diyor. Şimdi bak geldin. A dediğin ne olacak hocam? Sıfırdan küçük bir değer olacak. 2 eksi B dediğin ne olacak hocam? Sıfırdan küçük. Yani 2 B 2'den büyük bir sayı olacak. B mesela 3 olabilir, 4 olabilir, 5 olabilir. A dediğin ne hocam? A dediğin eksi 1 olabilir, eksi 2 olabilir, eksi 3 olabilir. Şimdi en büyük tam sayı değeri A eksi B için en büyük tam sayı değeri nedir? A dediğimiz bak buydu. A şimdi giderek ne oluyor? Küçülüyor. Ben en büyüğünü alabilmem için A'yı aldım. A neymiş hocam? Eksi 1 olarak belirledim. Şimdi en küçük olabilmesi lazım. Bak B'nin önünde eksi var. O zaman bunun en küçüğünü seçeyim ki daha fazla sayımı büyütmeyeyim hocam. 3'ü de seçtim. Eksi 3 yazdım. Totalde eksi 4 etti. İşaretledim. Geçtim hocam. Şimdi bak ne diyor? Köşe noktaları, hemen koordinat sistemimizi çizelim şöyle. Hemen çizdik. Eksi 2'ye 4. Geldim bak şurada. Hemen 1, 2 yaptım. Eksi 2 burada. 4 diyor. 4 ne? 1, 2, 3, 4. Bir tane noktası buradaymış hocam. A noktası. A noktası. Eksi 5'e 2. 1, 2, 3, 4, 5. Eksi 5. Ama bak yanlış yapıyordum az kalsın. Çünkü y ekseni burası. 1. Şimdi geldim. 3, 4, 5. Eksi 5 burası hocam. 2 diyor. Y'nin 2 bak şurada. Geldim. Bunu da buradan yaptım hocam. Hemen burayı buldum. B işaretledim. Ve 3'e 2 noktası diyor. Pozitif nokta. Geldim buraya. 3. 2 de burasıydı. Bu şekilde yaptım. Şimdi ABC üçgeninin alanını istiyor. Bak eksi 5 burada. 3 burada değil mi? Tabanı şu şekilde bir üçgenim var değil mi? Tabanı neymiş? 8'miş. Bak buradan görüyorsun. Tamam hocam, sıkıntı yok. Bak şimdi burası 3'müş. Değil mi? Alanını istiyor. Taban çarpı yükseklik böyle değil miydi? 8 tabanım var. Yüksekliğim ne hocam? Bak buradan 2'yi buldun.
çarpı 2. 8 çarpı bölü 2'den 8'i bul. Geç hocam. Taban çarpı yükseklik bölü 2. A çarpı B bölü 2. Tabanımız 8'di. Yüksekliğimiz 2'ydi. Buldum. Yapıştırdım. Geçtim hocam. Sıkıntı yok. Ne geldi bize şimdi? Aşağıda bir koordinat sistemi verilmiş. Hemen geliyorum. Hemen vermiş bize. Eksi 3'e 2 noktasında bulunan bir robot önce x ekseninde paralel olacak biçimde 5 birim sağa. Şimdi 5 birim sağa gidersem pozitif yönde gittim. Ve x ekseninin yönünde bak. Sağa doğru 5. X yönünde artı 5. X'e artı 5 arttırayım. 2'ye 2 noktasına geldim. Sonra y eksenine paralel olacak biçimde 7 birim aşağı. Yani eksi bir şekilde bak. Eksi 7. Y'miz eksi 7 azaldı. Yani 2'ye eksi 5 oldu hocam. Ne diyor? Robotun durduğu noktanın koordinatları toplamı nedir? 2 ile eksi 5'i topla. Eksi 3 bul. Yapıştır. Geç hocam. Şimdi neye geldik? Doğrusal ilişkiler. Yani ben bir düzen bulacağım. Bir böyle sıralı bir şey bulacağım. Onun üzerinden geçeceğim hocam. Bak gel. Mesela burada ne vermiş? Daha önce ilk 60 sorusunu çözdüğü bir şeyi her gün düzenli bir şekilde 20 soru çözmeye başlamış. İlk başta 60 var. Sonra 60 artı 1 çarpı 20 var. Sonra 60 artı 2 çarpı 20. Bu şekilde bir düzen oluşturuyorum ve gidiyorum. Bunun grafik gösterim biçimi de böyle hocam. 60'tan başladı. Her gün 20 arttı. Her gün 20 arttı. Her gün 20 arttı. Tamam mı? Değişkenim ne hocam? 60. 60'ın üzerine ekliyorum. 60, 60, 60, 60'a ekledim. Bu şekilde devam ettim hocam. İzninizle ben de bir su içeyim. Ağzım çok kurudu. Haydi devam edelim hocam. Daha çok yolumuz var. Bir sürü soru çözmemiz lazım. Şimdi bize ne diyor? Bak burada vermiş, tamam mı? Tabloyu vermiş. Bana diyor ki cebirsel bir şekilde bunun denklemini yaz diyor. Şimdi cismin kütlesi ilk başta neymiş hocam? 10'muş. Sonra da nasıl artmış? Bak 3 artmış, sonra 6 artmış, sonra 9, sonra 12, 15. Yani hep 3, 3, 3, 3 artmış. O zaman ne yapacağım? 3x. 3x artı 10 buldum, yapıştırdım, geçtim. Tamam mı? Haydi sana yeni nesil bir soru. Ne diyor? Çöpler verilmiş. Bu görüntüde x ile bu adımda yapılan kibrit çöpü sayısı y. Bak bu örüntüde adım sayısı x, adım sayısı x, kibrit çöpü sayısı y'ymiş. İlk başta bak y var. Burada 1, 2, 3, 4, 5. 5y var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9y var. Yani y benim nasıl gidiyor? Bak farkında mısın? 4 artarak gidiyor. Y'miz 4 artarak gidiyor. Y'yi bulabilmem için ne yapmam lazım? Bak 4x, 4x. İlk başta benim kaç tane çöpüm vardı? Bir çöpüm vardı hocam. 4x artı 1'i yapıştırdım. Geçtim. Arkama bile bakmıyorum. Benim daha bir sürü konuyu halletmem lazım. Zaten farkında mısın? Sonlarına doğru geldik. Şimdi biz nereye kadar olan yerden sorumluyuz hocam? Eşitsizliklere kadar. Biz neredeyiz? Doğrusal denklemlerin grafiği. Çok az kaldı. Sabret. Bunları da izle hocam. Ondan sonra kafan rahat bir şekilde LGS'ye mi giriyorsan, neye giriyorsan gir, tamam mı? Sıkıntı yok. Haydi. Ne yapıyoruz? Devam ediyoruz hocam. Bomba gibiyiz. Hadi heyecanlanalım biraz. Yarın LGS var belki de ya. Ne yapacaksın? Hadi bunları hemen hızlı bir şekilde halletmen lazım. Hemen geliyoruz. Doğrusal denklemin grafiğindeyiz hocam. Şimdi y eşittir 2x eksi 1 doğrunun grafiğini nasıl çizeceksin? Hemen belli noktalar bak, sıfıra 0 bak, x'e 0 verdiğinde şimdi y eşittir 2x artı 2x eksi 1. Şimdi x'e 0 verdiğinde y ne oluyor hocam? Eksi 1. Bak geldim x'e 0 verdim. X'e 0 verdiğinde y'miz eksi 1'miş. Geldim x eşittir 1 diyeyim hocam. 1 verince ne oluyor? Y de 1 oluyor. O zaman 1'e 1 noktasında bak. Şimdi x'e 2 verdim. 3 ne oldu? 2 verince y'miz 3 oldu. Y bak 2 verdim 3 gibi. Bu şekilde 3 verdim 5. Bu şekilde ilerliyor. Bu şekilde sen grafiğini doğrusal olacak bir şekilde çizebilirsin hocam. Bak burada da vermiş. Y eşittir x artı 4. X 0 için y 4 diyor. Y 0 için x eksi 4 diyor. Bu noktalardan geçer diyor ve grafiğini çiziyor hocam. Bu kadar, son derece basit. Örneğimize gelelim. Y eşittir x bölü 2. Hemen ne yapıyorum? X'e 0 veriyorum. Y'ye 0 buluyorum. Yani bu ne demekti hocam? Orijinden geçiyordu. X'e 0 verdim. Y'ye 0 verdim. Eğer eşitlik sağlanıyorsa hocam orijinden geçiyordu. Bak bunu unutma. Çok kritik bir nokta. Şimdi ne yapmış? X'e 2 vermiş. Y'yi de 1 bulmuş. Ondan sonra grafiğini çizmiş. Geçmiş hocam. Niye bunu böyle vermiş? Çünkü x'e 0 verince y'ye de 0 vermiş. Ya da y'ye 0 versem yine x'e 0 verecek demiş. Yani bu tam sayı bir şekilde elde edeyim. Ondan sonra grafiğini çizeyim demiş. Tamam. Gel devam edelim. Y eşittir 2 doğrusal denklemin grafiğini çizelim. Bak y'miz full 2 olacak.
Hop, x ile alakalı bir durumun var mı? X eksenine paralel. X eksenine paralel derse hocam x ekseniyle bu benim grafiğim, doğrunun denklemi kesişmiyor demek, tamam mı? Yani x eksenine paralel derse sen direkt x'e 0 verebilirsin. Y'ye de bir sayı atarsın hocam. Sıkıntı yok. Aynı şeyi ne yapalım? X için yapalım. X'e eksi 3 verdim. Bak eksi 3 boyunca doğru devam ediyor. Ve y eksenine paralel bak. Hep uzunluğu eşit. Y eksenine paralel olduğunu unutma hocam. Geldin ne yaptın? X eksi 3'ten çizdin. Y'ye de direkt 0'ı atadın. Eksi 3'ü de yazdın. Yani A virgül 0 şeklinde gösterebiliyormuşuz hocam. Hemen bunların da grafiğini çizelim. Hemen bak ne yapıyoruz? X'e 0'ımı verdim. Y ne olur? 0 verdim. Bak 0 artı 3'ten 3. Y'me 0 verdim hocam. 0 verirsem ne olur? X'imiz eksi 3 hocam. Geldim 0'a 3. X'imiz 0, y'miz 3'müş burada. Sonra geldim eksi 3'e 0. X'imiz eksi 3'müş. Geldim burası. Hop, buradan bu şekilde çizdim. Grafiğimi buldum hocam. Geçiyorum alttaki soruma. Şimdi x'e 0 vereyim hocam. 0 verdim. Y'miz eksi 2 geldi. Hemen yazdım. Y'ye 0 verdim hocam. 0 verdim. X'imiz de eksi 3 çıktı buradan. 0'a eksi 2 noktası nerede hocam? Şuralarda bir yerlerde çizdim. X'e eksi 3 vermişim bak. X eksi 3 olduğunda buralarda eksi 3 sıfırmış y'si de. O zaman burada hop geldim. Buradan çizdim hocam. Pratik bir şekilde. Burada bak gel bakalım. X'e 0 verdin. Y de 0 oldu. Ne yapayım o zaman? X'e ben bir 1 vereyim. Bak 1 verdiğimde y'miz ne oldu? 2 oldu. Şimdi x'e 1 verdiğimde y'miz 2 ise şuradan bir yerden geçecek ve 0'a 0'dan yani orijinden geçecekmiş. Bu şekilde bir doğruyu ben buldum. Geçtim hocam. Şimdi bana ne diyor? Bak az önce çok önemli dediğim noktayı burada sana belirtmiş. Belirttiği doğrulardan hangilerinin orijinden geçtiğini grafiklemeden belirleriniz diyor. Ne yapacağım? X'e ve 0'a, X'e ve Y'ye 0'ı vereceğim. Denklem sağlanıyor mu? Eşit mi diye bakacağım. 0 verdim. X'e de 0 verdim. Eşittir eksi 7. Böyle bir şey mümkün mü? Hayır. Geçtim. X'e 0, Y'ye 0 verdim. 0 eşittir eksi 6 oldu mu? Hayır. Y'ye 0, x'e 0 verdim. 0 eşittir 0 oldu. Aldım. X eşittir 4y bu. X'e 0 verirsem ne olur? Y'miz de 0 olur hocam. Bunu da aldım. Geçtim hocam. Arkama bile bakmıyorum. Müthiş hızlandım. Konuları bitiriyorum artık. Çok sevinçliyim. Hadi gel diğer sorumuza geçelim hocam. Hemen bir tane koordinat grafiğimizi çizelim hocam. Ne diyor? X eşittir 3. Hemen x eşittir 3'ü buldum. Hop grafiğini çizdim. Neydi? Y eksenine paraleldi. X'imiz eksi 2'ymiş. Hemen buldum. Eksi 2. Hop çizdim hocam. Sıkıntı yok. Y'miz 5'miş. Bak 5'i burada buldum. Hop 5'i çizdim. Y'miz eksi 1'miş. Hop onu da şuradan çizeyim hocam. Eksi 1. Ne diyor? Belirttiği dolayısıyla bölgenin alanı. Bak burası ne hocam? 6. Yani senin şöyle bir dikdörtgenin varsa burası 6'ymış. Bak buranın uzunluğu ne? Eksi 2 ile 3 arasında 5. 6 çarpı 5'ten 30'u bul, yapıştır. Geç hocam. Geçtik. Ne diyor? Aşağıdaki denklemlerden hangisi a eksi 2 ile 3 noktasından geçer? Sana bir pratik yöntem. Böyle bir soru geldiğinde x ve y'yi veriyor ya. X ve y yerine şu sayıları yaz. Oluyorsa denklem sağlanıyorsa o benim doğru cevabımdır de geç hocam. X'e eksi 2 vereceğiz. Y'ye de 3. Y'ye gördüğüm yere 3 yazıyorum. Y gördüğüm yere 3 yazdım. Eksi 2 çarpı x. X neydi hocam? Eksi 2. Geldim eksi 1 yazdım. 3 eşittir. Bak 4 eksi 1'den 3 eşittir 3 oldu. Hop aldım. Şimdi x yerine ne yapıyorum? Eksi 2 yazıyorum. Eksi 2'den 2 geldi. Artı 3y diyor. 9 eksi 7 eşittir 0. Ne oldu hocam? 4 eşittir 0. Oldu mu? Olmadı. O yüzden alamıyorum. Benim doğru şıkkım ne? Buymuş hocam. Geçtim diğer sorularıma. Ne diyor? Bir tane doğrusal denklemin belirttiği doğru y eksenine dik olduğuna göre bak. Geldim. Y eksenine dikmiş. O zaman bak şuraya dikmiş. X'e paralel. Yani bunun x'i 0 olacak hocam. Tamam mı? Y eksenine dik olduğuna göre diyor. A kaçtır diyor. X'li bir şey olmayacak. X'i 0 olacaksa o zaman buranın 0 olması için A artı 2'nin 0 olması için ne olacak hocam? A eşittir eksi 2. Yapıştırdım. Geçtim. Neden? Çünkü x eksenine paraleldi hocam. O yüzden böyle bir şey yaptım. Gel. Ne diyor? Denkleminin belirttiği doğrunun grafiği aşağıdakilerden hangisi olamaz diyor. Şimdi ver bakalım. Bak x'e 6 ver. X'e 6 verdim hocam. 6 eksi 3y eksi 6 eşittir 0.
6 verdiğimde y'nin 0 olması lazımmış. 0'ı sağlıyor mu bakalım. 6 buraya 0 verince 0 gider. Eksi 6 eşittir 0. Bak sağladı. Geçtim. Şimdi x'e 0 verdiğimde y eksi 2 olması lazımmış. X'e 0 verdim. Y eksi 2 ise eksi 3 eksi 2'den artı 6 eksi 6 eşittir 0'dan bak bu da oldu. Geldim. Ne diyor? Şimdi bak x'i 3 olduğunda y'si 0'mış. X'e 3 verdim. Y'ye de 0 verdim. Eksi 6 eşittir 0. 3 eşittir 6 olur mu? Olmaz hocam. Yapıştırdın. Geçtin. Hadi gel diğer sorumuza. Aşağıdaki doğrusal denklemlerin hangisi orijinden geçmez diyor. Şimdi x eşittir 0. Zaten 0 bak bu orijinden geçer. Y eşittir 0 geçer. Şimdi x'e 0 verdim. Y'ye 0 verdim. 0 eşittir 1. Böyle bir şey mümkün mü? Hayır. O zaman bunu işaretledim geçtim. Bak 0 verdim 0 verdim. Eşitlik var. Bu da doğru. Benim doğru şıkkım D hocam. Geldik. Güzel bir sorumuz daha var. Hemen koskoca bir soru ya. Bu ekrana sığıyor mu? Bir bakalım. Oo tam da ekrana sığıyor. Geldik başlayalım hocam. Ne diyor? Ay ve deniz aileleri su depolarında günlük sabit miktarlarda azalıyormuş bu şekilde. O zaman ben ne yapacağım hocam? Grafiğimi okudum. Evet. Bak farkında mısın? Bir günde 50 azalmış. Bunda 2 günde 200 azalmış hocam. Bak şimdi. Gel bu ay ailesiydi. Ay ailesi için yazalım. Bir günde ne yapıyor? 50 azalıyor. Bunda ne yapıyor? Bir günde kaç azalıyor? Bak 2 günde 200 azalıyorsa bir günde nasıl azalır? 100 azalır hocam. Tamam yazdım. Ne diyor? Buna göre kaç gün sonra ay ailesinden şimdi bak denklem oluşturalım mı? Şimdi deniz ailesine geldim. Denizin ilk başta 600 litresi var. Günlük 100 azalıyorsa bak günlük 100 azalıyor. Çarpı 100. Mesela bir günde 100 aldı. 2 günde falan yani. Hani bu şekilde gidiyor tamam mı? Geldim. Bu deniz ailesinin. Ay ailesini de şuraya yazayım. Ayın ilk başta 450'ymiş. Her günde 50 şeklinde azalıyormuş. Bak ona da her gün ya. Mesela günlerimiz eşit ya. Buraya da x yazdım çarpı 50. Ne diyor? Buna göre kaç gün sonra ay ailesinin deposunda kalan su miktarı deniz ailesinin deposunda kalan su miktarının iki katı olur. Yani burası y olduğunda burası 2'ye ne zaman olur diyor. Mesela hemen başlayalım. 3'ten başlayalım. 3 verdim. Burada ne kalıyor? 300 kalıyor. 3 verdiğim zaman 3 çarpı 50'den 150. 450 eksi 150'den 300 kaldı. Şimdi buraya 3 vereyim hocam. 3 çarpı 100'den 300. 600 eksi 300'den 300 kaldı. Bak şu an eşitlendi. Bu durumu alamıyorum. O zaman 2 fazlasına gideyim. 5'e gideyim tamam mı? Buraya 5'i yazdım. 5 çarpı 50 250. 450'den 250 çıkardım hocam. Bak burada 200 kaldı. Tamam. Şimdi 5'i buraya yazdım. 5 çarpı 100'den ne oldu hocam? 500. 600 eksi 500'den 100 kaldı hocam. Ne oldu? 3 kat oldu. Yani ben cevabım 4. Ama bir daha deneyeyim. 4 çarpı 50'den 200. Bak burada 250 kaldı. 4 çarpı bak 200. 2 katı olur diyormuş. Yanlış mı yaptık? 5, 200 burada kalıyordu. 5 ile çarptım. 100 de burada. Ha pardon. Burada 200. Burada 100 kalıyormuş. Cevabım 5 yani 2 kat olur diyordu. Pardon. Zaten siz anlamıştırsınız diye düşünüyorum. Geçtim artık eğime. Neredeyse son konuya geldim hocam. Çok mutluyum. Çok sevinçliyim. Sizlerle beraber 3-4 saatlik bir serüvene girdik. Ve artık sonuna geliyoruz hocam. Eğimle beraberiz. Eğimi şu şekilde işaretledim hocam. Gel ne diyor? Dikey uzunluğun yatay uzunluğu oranı eğimmiş. Yani bak dikey uzunluk yatay uzunluk mesela şöyle yaptım. 3'e 5 dedim. 3 bölü 5. Bu şekilde tamam mı? Koordinat düzleminde de ne yapıyordu? Bak geldim burası 3'tü burası 2 idi. Eğimi 3 bölü 2. Tamam sıkıntı yok. Ve benim doğrum sola yatıksa ne yapıyordum? Bak geldim. Şuraya geldim. Burası neymiş hocam? 2. Buraya geldim 4. Bu tarafa yattığı için eksi 1 bölü 2'yi yapıştırdım. Geçtim. Bu x eksenine paralel olan her doğrunun eğimi neydi? 0'dı hocam. Mesela geldim y doğrusuna. Şöyle bir şeyim var. Eğimim ne hocam? X bölü y. Yani böyle bir şey de yok tamam mı? Geldim. Doğru denklemi verildiğinde eğimi nasıl buluyoruz hocam? Mesela y eşittir 2x artı 5. X'in önündeki senin katsayındır. Yani 2'dir. Bak burada da 2. Bu şekilde eğimi buluyorduk. Bak bir daha tekrar ediyorum. Y eşittir mx artı n diye şekle getiriyoruz doğrumuzu. Benim eğimim m oluyordu. Tamam mı? X'in katsayısı benim eğimimi veriyordu hocam. Tamam. Hadi bunu da öğrendiğimize göre rampalara geçelim.
Şimdi sağ tarafa yatıyordu. Pozitif olacak. 6 bölü 8, 3 bölü 4 yapıştırdım geçtim. Sağ tarafa bakıyor hocam. 8 bölü 15 yapıştırdım geçtim. Hocam sol tarafa bakıyor. O zaman 5 bölü 5'ten eksi 1 yaptım hocam. Geldim sağ tarafa bakıyor. Kök 18 bölü kök 8'den. Hatırlıyor musun köklerde ne yapmıştık? Kök 18 bölü 8 direkt böyle atabiliyordum. Buradan da 9 bölü ne geldi? 4 geldi. Bu da 3 bölü 2 ediyormuş hocam. Tamam, çok da güzel oldu. Hatırladık. Şimdi bu sol tarafa doğru yatıktı. Eksi olacaktı. Eksi 5 bölü 12 yapıştırdım. Geçtim. Bu da sağ tarafa bakıyordu hocam. Kök 12 bölü kök 3'ten. Bu pozitif olacak bu arada. Ne yapıyorduk hocam? Hepsini aynı yerde yazabiliyorduk. 2 tane köklü olunca bölüm ifadesinde. Buradan kök 4 geliyordu. Kök 4 neye eşit hocam? 2'ye eşit oldu hocam. Tamam. Hemen diğer soruma geçiyorum. Diğer alıştırmama geçiyorum hocam. Aşağıdaki doğrusal denklemlerin belirttiği doğruların eğimlerini bulunuz diyor. Bak hemen x'in katsayısını aldım. 2'yi yapıştırdım geçtim. Geldim hemen x'in katsayısı eksi 5 buldum geçtim. Hemen bak x'in katsayısını bul. Tam sayı, rasyonel sayı fark etmez. Yapıştır geç. 1 bölü 2. Geldim. Bak bunu nasıl yazabiliyordum? Böyle bir ifadeyi x bölü 3 eksi 6 bölü 3 olarak yazamaz mıyım? Yazarım hocam. X'in katsayısı ne? X çarpı 1 bölü 3, yani 1 bölü 3 aldım, yapıştırdım, geçtim hocam. Y eşittir 5x olarak düzenledim. X'in katsayısı 5. 5'i buldum, yapıştırdım hocam. 4x artı 6, y'yi diğer tarafa attım. Y eşittir 4x artı 6. X'in önündeki ne hocam? 4. Eğimim 4 dedim. Geçtim hocam. Hadi diğer alıştırmalarımıza geçelim. Bangır bangır geliyoruz hocam. Çok hızlı geliyoruz. LGS bize ne der ya? Matematik ne der arkadaşlar? Tüm konular şöyle 3 saatlik bir konu. Sana bir dönemde anlatıyorlar ya. Yani buradan öğren geç hocam. Geç. Sıkıntı yok. Koordinat sisteminde diyor. İşaretle bu noktadan geçen doğrunun eğimini bulunuz diyor. Tamam mı? Bak gel. 1'e 1. Tamam mı? 1, 1. Tamam mı? 4'e 2. 4'ü buldum. 2'yi buldum. Bu şekilde bak. Bu şekilde. Ne yapacağım hocam? Şuradaki şeyi bulacağım. Bak 1 ile 2 arasında 1 var. 1 ile 4 arasında 3. Yani 1 bölü 3'müş. Burada olduğu için de pozitif oldu. Ya da sen ne yapabilirsin hocam? Bak y'ler farkı bölü x'ler farkı. Y1 eksi y2 bölü x1 eksi x2. Bu senin eğim formülün diyor. Sana ileride verilecek ama ben sana önden taktik olsun, sana hızlılık olsun diye buradan vereyim hocam. Bak aynısını burada bir uygulayalım. 4 eksi 1 3. 1 eksi eksi 2'den 3 etti. 3 bölü 3 1 oldu. Ama biz bir de bunu diğer hani size verilen yöntemden yapalım. Eksi 2'ye 1 hocam. Geldik bunu yaptık. 1'e 4. Bak 1 burada. 4 burada hocam. Bunu da buradan yaptın. Şimdi bana ne lazım? Şurası lazım. Bak şuradan şuraya ne kadar var? 3 var hocam. Şimdi 1'den 4'e 3 var. 3 bölü 3'ten 1. Yapıştırdın geçtin. Sağa baktı, içinde pozitif oldu. Herhangi bir sıkıntım, derdim, tasam yok hocam. Şimdi ne diyor? A eksi 2'ye 5 noktasından geçen ve eğim eksi 1 olan doğrunun denklemini yazın. Bak y eşittir mx artı n de benim formülüm değil mi? Eğimim neymiş hocam? Eksi 1'miş. Yani y eşittir eksi x artı n'miş. Şimdi eksi 2'ye 5'ten geçiyorsa y yerine 5 yazarım. X yerine eksi 2 yazarım. Eksi de önünde var. 2 artı n. N'imiz neymiş hocam? 3. N'i 3 bulduysam gerisi kebap. Y eşittir mx artı 3'müş hocam. Doğrumun denklemi. M neydi? Eksi 1. Y eşittir eksi x artı 3. Y eşittir 3 eksi x olarak yazdım. Geçtim. Orijinden geçiyor diyor. Yani 0,0'dan geçiyormuş ve eğimi 75 bölü 100. Yani 3 bölü 4'müş. Y eşittir mx artı n'i yazdım hocam ben. Y'miz yani m'imiz y eşittir 3x bölü 4'müş. Zaten 0'a 0 noktasından geçtiğine göre n'imiz de 0 olur. Hemen yazalım. Bak y yerine 0 yazdım. X yerine 0 yazdım. Artı n. N'imizi de 0 bulduğumuza göre y eşittir 3x bölü 4 direkt diyebiliriz hocam. Bu sorumuzu da bu şekilde hallettik. Ve diğer sorularımıza geçiyoruz hocam. Geldik, ne diyor? Şekilde binanın ikizkenar üçgen şeklindeki çatısı 2 bölü 5 eğimle inşa edilmiş. Bak 2 bölü 5. Yani şu çatıyı gördün ya. Şöyle bir çatım var senin. Şuradan geldim. Burası 2x ise burası 5x'miş hocam. Ve ne diyor? İkizkenar. O zaman dikkenar 5x olur. Bu şekilde hallettik. Ne diyor? Buna göre A noktasının zeminden yüksekliği ne kadardır? Bak hemen şu şekilde çizdim. Benim buram 20 metreymiş. O zaman buraya ne olur hocam? 2 olur o zaman. 10'a 10 olur. Zaten 2 eşit parçaya bölüyordu. İkizkenar olduğu için bak dikkat et. 10'a 10 oldu. X'imiz 5'ti. Burası da 10 geldi. Hemen şurada 10'u yazdım. Benim buramda 12 idi hocam. Değil mi?
Sıkıntı yok. Zeminden A noktasının zeminden yüksekliği neydi hocam o zaman? Neymiş? 2x bölü 5x aslında doğru. 2x bölü 5x. Ha, x'imiz 2 idi. Şurası ne yapar hocam? 2x dediğimiz 4 olur. 12 de burada vardı. 12 artı 4'ten 16'yı bulduk. Geçtik hocam. Tamam, bu soruyu da doğru bir şekilde yaptın. Ne diyor? Aşağıdaki denklemlerde verilen doğrulardan hangisinin eğimi sıfırdır? Y eşittir 3 diyor. Tamam mı? Y'miz 3'müş. Bu şekilde bir doğru. Mesela y eşittir eksi x diyor. Bak eğimi eksi 1 oldu. Geç. X eşittir 4 diyor. Bak x eşittir 4 diyor. X eşittir 4'ümüz bu. Bak, bunda eğim var. Y eşittir x diyor. Bak bunun eğimi zaten 1. X'in katsayısı. Bunu da geçtim. Şimdi y eşittir 3 ile x eşittir 4'ümüz var. Y eşittir 3'ümüz bu. Farkında mısın? Bir paralellik olacak. Bunun eğimi 1, tamam mı? En yüksek değer bu zaten. Yani benim y eşittir 3 değerim herhangi bir eğime sahip olamayacağı için B şıkkını işaretledim. Geçtim. Ne diyor? Diyor ki bu doğrunun eğimi aşağıdakilerden hangisi gibidir diyor. Tamam. Biz ne yapacaktık? Y'yi dışarıda tek bırakacaktık. X'i diğer tarafa atacaktık. Şimdi 2y'yi buraya atayım. Eksi 2y'yi. 5x artı 10 eşittir 2y. Y'yi yalnız bırakacaktım. Bak hepsine 2 olarak yapayım böyle. Hop. 5x bölü 2 artı 5 eşittir y etti. X'in katsayısı ne? 5 bölü 2 hocam. Buldum, işaretledim, geçtim. Tamam. Sıkıntı yok. Hadi yeni nesil diyordunuz. Yeni nesil sorulara da ekledim hocam. Ne diyor? Aşağıda yere dik duvarın, bu duvarın sol tarafında duvarın üst noktasına, sağ tarafında duvarın üst noktasına 10 santim aşağısında birer merdiven dayanmış. Tamam, bunu görüyorum zaten hocam. Burada yazıyor. Geçtim. Ne diyor? Genişliği 20 santim ve yüksekliği 80 santim olan bu duvara A noktasının uzaklığı B noktasının uzaklığından 5 santim eksiktir diyor. Bak, B noktasına olan x diyelim. Burası 5 santim eksikti. X eksi 5'i yazdım buraya hocam. Tamam. A noktasındaki merdivenin eğimi, şu merdivenin eğimine, B noktasındaki merdivenin eğime oranı 6 bölü 5'miş. Yani benim buradaki eğimim y ise, tamam mı? Buraya da mesela ne diyelim? Ya da dur. Şöyle diyelim hocam. Silelim. Dur. Soru gitti ya. Şimdi bir tane geri alayım. Aldım. Şimdi buradaki ben eğimme ne diyeyim hocam? A diyeyim. Buradaki eğimme de B diyeyim. Şimdi A noktasındaki merdivenin eğimi yani B. B noktasındaki eğimine de A dedik. B bölü A'mız neymiş hocam? 6 bölü 5'miş. Tamam. Yani 5B eşittir 6A'ya eşitmiş hocam. A ile B noktası arasındaki uzaklığı bize soruyor. Biz bunları bulacağız. Şimdi A noktasındaki eğime geldim. Ne diyor? 80 bölü x eksi 5 değil mi? Bak sağ tarafa doğru olduğu için pozitif, bak onu da unutmayın. Bu benim neydi hocam? B eğimim değil mi? B eğimimi yazdım. A eğimimi yazayım. A'mız ne hocam? Bak sol tarafa bakıyor, unutma. Şimdi burası 80 de burası ne olur hocam? 70 olur. 70 bölü x dedim ama eksi, bak sol tarafa yattığı için hocam bunu da buldum. B'mi buldum, A'mı buldum. Buraya yerleştirim yaparım. Kebap. 5B diyor. 5 çarpı 80 bölü x eksi 5 eşittir. A'mız var 6A'ydı. Eksi 6 çarpı 70 bölü x hocam. Geldim. 400x eşittir. Eksi 420 değil mi? Eksi 420x. Eksi 420x. Buradan eksi 420 ile eksi 5 çarptım. 420 ile 5 çarp 200. 210 etti. 2100 etti. Artı 2100. Şimdi bunu buraya attım. Ne yaptı hocam? 820 mi yaptı? Şimdi 400x dedik. 420 dedik. Eksi 420x dedik. Şimdi 420'yi de 5 ile çarptık. 2100 bulduk. Tamam. Şimdi 820x dedik. Eşittir 2100. Pardon, 2100. Bunlar gitti. 82x eşittir 210 etti. X'imiz de 210 bölü 82. Ama böyle bir şey çıkmaması lazımdı. Nerede bir hata yaptık hocam? Eksi 70 bölü x. Her şeyimiz doğru aslında ya. B'mizi yazdık yerine 400. Bir de tam tersini deneyelim bir bakalım. Şuna onu yazalım. Eksi 350 x eşittir. Bunu buraya yazdım.
480 tamam mı? X eksi 5'e eşit olduğunu düşünürsek eksi 350x artı ne yaptı? 1750. 1750 eşittir 480 yazdım. Bunu buraya attım. Yine olmadı ya. Ya bu soruda bir hata olabilir arkadaşlar. Siz de bir deneyin. Ben zamanınızı almak istemiyorum ama bu şekilde çözüldüğünü düşünüyorum ben. Hata varsa da zaten size açıklamalarda belirtirim. Boşuna uğraşmayın hocam. Şu an ben geçtim. Ne diyor? Aşağıda Mehmet ve Mustafa'nın taşıdığı doğrusal tomruk gösterilmiş hocam. Tamam, sıkıntı yok. Hepsini santimetre cinsinden yazayım. 300 santim dedim. Bak burası da 185 santim. Aralarında diyor 3 metre yani 300 santim. Mehmet tomruğun yerden y170, bu da 185 şeklinde tutuyor. Tomruğun eğimi yüzde kaçtır diyor. Geldim bak 300 burası. Bak 15 santim fark var. 15 santimde burası. 15 bölü 300 buldum. Yüzde kaç diyordu? 5 bölü 100 eder. Buradan 5'i işaretler. Geçerim hocam. Şimdi birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklere geçtik hocam. Ne yapacaktık? Bak bu şekilde ifadelerimiz verilmiş. Şimdi negatif eşitsizlik, yön değiştirir falan filan, bunları bir geç. Tamam mı? Şimdi 2 artı 4 eşitsizliğin örnek üzerinden gidelim. Zaten bu konuları size bir sürü kez anlattılar. Ben burada kritik noktalara değinmek istiyorum. 2 artı 4, bunu buraya attım. 2a büyüktür 6. A büyüktür 3. Tamam mı? Bu şekilde ilerleyeceğiz. Tamam, sıkıntı yok hocam. Devam et. Burada biz neyi bulduk? A'nın 3'ten büyük olduğu derler. Bak A3, A3'ten büyükse buralar olacaktı değil mi? Tamam, geçelim. Şimdi bak buraya gel. Bir sayının yarısının 3 eksiği. Bak yarısını böldüm 3 eksiği. Sonuç o sayının kendisine eşit. Bak kendisine eşit. Bu ifadeyi koymuş. Ya da büyük olmaktadır. Bu şekilde sözel olan şeyi biz görselle ifade ettik. Matematiksel bir şekilde ifade ettik. Çözdük ve doğru da gösterdik. Bizim pratik yöntemimiz bu olacak. Şimdi göster diyor. Şuramız 0 olsun. X'imiz 2'den küçükmüş. Yani şuralar elde. Şimdi x'imiz eksi 4. Eksi 4'ten büyük olan değerler olacakmış. Yani buralar işaretledim. Geçtim. Şimdi x'imiz 0'dan ve 0'a eşit ve 0'dan küçük olacakmış. Bak o zaman bunun içini taradım. Buraları işaretledim. X'imiz bak şuraya 0 diyelim. Buraya 3 dedim. X'imiz 3'e eşit ya da büyük olacakmış. Buralar oldu. Yani bu mantıkta, bu mentalitede gidiyoruz. Bak 0 burası olsun, 1 burası olsun, 6 burası olsun, 1 ile 6 arasında. Ama bak şöyle olacak. Neden? Çünkü eşitlik işareti yok. Aynı şekilde siz de devam edin. Çok vaktinizi almak istemiyorum. Hızlanmak istiyorum biraz. Bu soruları siz de yapabilirsiniz. Doğruda nasıl gösterildiğini görebilirsiniz. Hemen geçiyorum. Bana ne diyor? Eşitsizliklerimi çöz diyor hocam. Ben de çözeyim. Ben zaten çözmekle yükümlüyüm hocam. Geldim bunu buraya attım. Tamam, 3x'i buraya attım. Burada 2x. Bak eşitlik ifademiz var. Bunu buraya attım. Eksi 8. Hocam eksiye böldüğüm zaman, bak eksiye böldüğüm zaman eşitlik yön değiştiriyordu. Ama ben ne yapayım hocam? 2'ye böleyim. Eksi 4. Hop x. Peki ben bunu eksiyle yapsaydım, bak eksiyle böleyim. Eksi 1 ile böleyim. Eksi 1 ile böleyim. 4 büyük eşit x olur. Bak yön değiştirir, tamam mı? Eksi x pardon. Eksi x olur. Bu şekilde yön değiştirir. Tamam hocam. Gel bunu ne yapalım? 3 ile çarpalım. Bunu da 3 ile çarptım. 7x eksi 3 eşit küçüktür 18'den oldu. 7x eşittir küçüktür 21'den oldu. X küçüktür 3'ten oldu. Bunu sayı doğrusunda nasıl gösterirsin hocam? 3'ten 3 büyükmüş x'ten, yani buralar olur ve yuvarlak şekilde bırakırsın. Sağlanan doğal sayı değerlerini yazınız diyor. Hemen yapalım. Eksi x bölü 2 büyüktür eksi 3. Şimdi ne yapacağım? Burayı 2 ile çarpayım. Bak şu şekilde. Burayı da 2 ile çarptım. Şimdi eksi x büyüktür eksi 6 oldu hocam. Şimdi her iki tarafı da eksi 1'e böleyim. Eksi 1'e bölünce ne oldu hocam? Yön değiştirdi. Tamam mı? Yön değiştirdi. X küçüktür 6 oldu. Bunu da sayı doğrusunda nasıl gösterirsin? 0, 6 yaptın. Buralar senin ne oldu hocam? İşaretlediğin yerler oldu. Ama bak buraya dikkat et. Böyle içi boş olacak. Neden? Çünkü eşitlik yok. Eşitlik olsaydı içine doldururdun hocam deyip geçiyorum. Ne diyor? Gizem'in yaşının 2 fazlası. Gizem'in yaşının 2 fazlası annesinin 3 katından azmış. Bak Gizem'i 2 ile topladım. Annesini 3 ile çarptım. Ondan azmış. Bu şekilde yazdım. Ne diyor? Gizem'in annesi 50 yaşında olduğuna göre. Tamam mı? Gizem'in annesi 50 yaşındaysa G artı 2. Gizem'in annesi 50 ise 150. G ne olacak? 148'den, bak 148'den küçük sayılar olacak değil mi?
Şimdi kendisinden küçük 10 yaşından bir kardeş olan Gizem'in annesi şimdi Gizem'in yaşının 2 fazlasını dur pardon arkadaşlar, biz bir kere denklemi zaten yanlış kurmuştuk. Niye söylemiyorsunuz? Dur. Bir şekilde dur bekleyin. Hemen halledeceğiz. Zamanınızı alıyorum ama beni mazur görün arkadaşlar. Hemen şu şekilde halledelim. Sildik. Ne diyor? Şimdi bak Gizem'in yaşının 2 fazlası. Bak Gizem'in yaşının 2 fazlasının 3 katı diyormuş. Ben az önce yanlış yaptım. Annesinin yaşından azmış. Bak annesinin yaşından azmış. Ben 3 katı annesi, hani annesinin 3 katı. Ben de diyorum 148, yani Gizem 100 yaşında falan mı çıkacak? Nasıl olabilir mi böyle bir şey yani? Geldik. 3G artı 6 annesinden küçükmüş. Ne diyor? Annesi 50 yaşındaymış. 3G artı 6 küçük 50. 3G artı yazmıyorum artık. 44 dedim. Bu şekildeymiş. G ne olabilir diyor bak. Gizem'in yaşı fark etti mi? Kendisinden küçük 10 yaşında bir kardeş. Yani Gizem'in yaşı 10'dan büyük olmalı değil mi? Çünkü 10 yaşında kendisinden küçük bir neyi varmış? Kardeşi varmış. Gizem'in yaşı ne olabilir? 11 olabilir, 12 olabilir, 13. Yani bu böyle gider. Şimdi biz onu nereden bulacağız? Buradan bulacağız hocam. Şimdi en düşük 11. 11'i verdim 33. Hala annesine geldim. Hayır. 12 vereyim, 13 vereyim, 14 vereyim. 14'e geldim. 14 çarpı 3 ne yapıyor? 42. Bir daha arttırırsam 15. 15 çarpı 3 45 yapıyor. Geçiyor. Bizim eşitliğimiz bozuluyor. Yani alabileceği değerlerimiz 11, 12, 13, 14 olarak bulduk hocam. Sıkıntı yok. Devam et. Ne diyor? Bir asansörde en çok 420 kilogram yük taşınabiliyormuş. Bak 420 en çok diyor. 420'ye kadar benim yüklerim taşınıyormuş. Tamam, sıkıntı yok. Bununla ne kaşındı ya? Video boyunca burnumu kaşıdım ya. Neyse ne diyor? 35 kilogramlık kolileri asansör ile üst kata taşıyacak işçi 70 kiloymuş. Beraberinde diyor ne kadar taşıyabilir diyor. Şimdi 70 artı 35 çarpı x'ten o kadar olacak ki 420'yi geçmeyecek hocam. Bak denklemimi gördüm. Bak 70 sabit sayım, 35x'ten kanka. Ne diyor? Kanka bak şöyle yapacaksın. Kanka dedim ya. Kanka ne alaka? 35x'ten bak bu x'ten kaç tane olur ki buraya kadar gelir? Mesela yapalım. 10 desek ne olur? Tam eşit oldu bak. 10 deyince tam eşit oldu. Yani maksimum 10 tane yük taşıyabiliyormuş. Bize cebirsel olarak yani denklem olarak gösterin demiş. Biz en fazla ne kadar taşıyabileceğini de bulduk ekstradan. Tamam mı? Gel. Ne diyor hocam? Bunu sahip olan şeyi bul diyor. Bak. Eksi 3. Buralar bak. Bunlara eşit olmuyor. Şu eşitlik ifadesi dolu oluncaydı. Bak bu boş. 2 ne? Dolu. O zaman bunu işaretledim. Bak burada şey var. Tamam mı? Geçtim. Ne diyor? Bir babanın boy uzunluğu oğlu Ali'nin boy uzunluğunun 2 katından 30 santim fazlaymış. Ali'nin 2 katından 30 santim fazla olan şey neymiş? Babasının boyu. Bu şekilde. Tamam mı? Bu babanın boy uzunluğu 170 santim ile 190. Bak en önce 170 için yapayım. Tamam mı? Eşit dedim. 2A eşittir 140. A eşittir 70 buldum değil mi? A'yı 70 buldum. Şimdi bir de 190 için yapayım. 2A artı 30 eşittir 190. Tamam mı? Bunu buldum. 2A eşittir ne oldu? 160. A'mız ne oldu hocam? 162'ye böldüm 80. Yani 70 ile 80 arasındaymış. O da D şıkkında. İşaretledim. Geçtim hocam. Artık sonlara yaklaşıyoruz hocam. Son 2 sorumuz. Bunu yapınca LGS matematiği bitiriyorsun hocam. Artık sabrımız taştı hocam. Videoyu bitir. Tamam, yavaştan bitiyor. Eşitsizliğin çözümü aşağıdakilerden hangisi gibidir diyor. Hemen bakalım. Şimdi ben bunları 10'da eşitleyeyim, tamam mı? Buraya 5 verdim. Buraya 2 verdim. Buraya 10 verdim. Şimdi 5 5x. Eksi 2 ile çarptım 6x. Küçüktür. Bunu 10 ile çarpacağım ya 80. Zaten hepsinin altı 10 olduğu için bir daha eşitsizliğe katmayacağım hocam. Eksi x küçüktür 80. X diyordu. Bak yön değiştirecek bu. 80'i yazdım. X büyüktür 80'den ya da bak şu şekilde şu ifade şeklinde vermiş. X küçüktür eksi 80 de diyebiliriz. Pardon. Şurası eksi olacak. Bu şekilde. Çünkü eksiyle çarptık ya. X büyüktür eksi 80 olacak. Yanlışlık yapmayalım. Bunu işaretledik. Geçtik hocam. Geldim.
Artık son sorumuza geldik hocam. Bir sürahide vişne suyunun tamamı her biri 300 milim vişne suyu bardaklara konuluyor. Sırasıyla tam bardak doludan 8.'si tam dolu olmadığına göre sürahide vişne suyu miktarının litre cinsi aşağıdaki hangisi olabilir diyor. Bak hepsi 300 milim değil mi? Kaç tanesini doldurmuş? 7 tane. 7 tane ile 8 tane arasında ben doldurmuşum. 7 tanesi neymiş hocam? 0,3'ten 2,1. 8 tanesi ne hocam? 8 çarpı 0,3 yap. 2,4. Yani benim sayım 2,1 ile 2,4 arasında olacak. Eşitlik olacak mı? Hayır. Eşitlik olmayacak hocam. 2,1 ve 2,4 arasında dedikten sonra artık yani o kadar zorlu bir serüvendi ki ya gerçekten beni yordu arkadaşlar. O kadar uzun süre boyunca bu videoyu çektim ki yani ben bile yoruldum. Size artık ne yapacağınızı ben düşünemiyorum. Size bu şekilde veda etmek istedim. Yani bunu 4-5 saat artık kaç saat sürdü bilmiyorum ama çok uzun bir videoyu size yükleyeceğim. İnşallah sizin için faydalı olmuştur. Ben bu serileri devam ettireceğim. Yazılı sınavları mesela 5, 6, 7, 8 neyse artık hepsini ikinci dönem ikinci yazılı sınavlarında çekeceğim. Lütfen korkmayın. Sizinle beraberim ben. Her zaman sizinle olacağım. LGS'de de mutlaka çıkınca benimle haberdar olun. Ya benimle iletişime geçin. Lütfen bak lütfen diyorum. Çünkü size yardımlarımızın dokunacağını çok iyi biliyorum. Size yardım edeceğime söz veriyorum hocam. Bana yazabilirsin. Instagram'dan Sayıların Sekansı kanalından yazabilirsin. YouTube'dan yazabilirsin. Bunun altına yorum olarak bırakabilirsin. Lütfen videoyu bitirdiysen de hocam mükemmel olmuş ya da yorumlar kötü olmuş da diyebilirsin. Sıkıntı yok. Yorumlarını da bekliyorum. Sizleri çok seviyorum. İnşallah LGS sınavında başarılı olursunuz diyorum. Herkese görüşürüz. Herkese başarılar diyorum. Herkesi sevdiğimi de unutmayın. Lütfen bu videoyu izledikten sonra da matematikle alakalı daha bir şey izlemeyin. Kafanız karışabilir. Herkesi çok öpüyorum. Herkese tekrardan başarılar diyorum. Lütfen kendinize zaman ayırın. LGS'de heyecanlanmayın. Tık tık soruları çözün. Aklınıza da ben geleyim ya hocam. Muhammed hocamla beraber yapmıştık. Alıştırmaları yapmıştık. Zaten onlara benzer şeyler çıktı. Çok mutluyum gibi mesajlarınız da olursa ben zaten çok sevinirim. Çok uzattın hocam. Hemen videoyu bitir. Bitiriyorum hocam. Herkese görüşürüz diyorum. Bay bay.